Evet değerli güreş severler, 916.'sı yapılan Perşembe Yaylası Aybastı Er Meydanı'nda Ordu'da sizlerle beraberiz. Ortak yayında ben spikeriniz Halil Bağdat ve Soner Yasak günün ilk tur güreşlerinde sizlerle beraber olacağız. Evet. Değerli güreş severler, gerçekten Er Meydanı'nda an be an yükselen ve adrenalini damarlarımıza istediğimiz anlar başladı. Başpehlivanlar Er Meydanı'na dizildi. Az sonra bir röportajımız olacak ve bu röportajda Aybastı Belediye Başkanımız Sayın İzzet Gündoğar hocamız Mehmet Çelik'le günü değerlendirecek, ama onun haricinde hemen bu turda başpehlivanların eşleşmesinden sizlere bahsedelim. Emre Erkal Seçkin Duman, Hamza Özkaradeniz Ali Güngör Ekin, Orhan Okulu Şah Ali Kurt, Mustafa Taş Salih Dorum, Serdar Yıldırım Erkan Taş, Ali Gürbüz Hüseyin İyican, Mustafa Doğan Özkaya, Cengizhan Şimşek, Mustafa Batu Yıldıray Pala, Fatih Atlı Yunus Emre Yaman, Recep Kara Feyzullah Aktürk, İsmail Koç Hamza Köseoğlu, Osman Kan Fatih Çakıroğlu, Mehmet Yeşil Onur Şenel. İşte bu turda güreşecek 26 isim kozlarını paylaşacak. Buradan gelen 13 galip pehlivan bir tur sonra 64'ü tamamlayacak. Bakalım ikinci turda bizi nasıl bir heyecan bekliyor. Evet sevgili Soner Yasak, çok heyecanlı bir gün. Şu anda tüylerimiz açıkçası diken diken. Neler söylemek istersin? Evet sevgili güreş severler, Ordu Aybastı Er Meydanı'ndan herkese iyi seyirler. Güzel bir güreş olacağını düşünüyoruz. Bugün Ordu Perşembe Yaylası'nda 16-17 derece sıcaklık var. Muhteşem bir hava var. Her şey güreşe uygun. 916. geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası. Mustafa Ordulu Mustafa Pehlivan yağlı güreşlerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de ortak yayınımıza çok değerli üstadımız Halil Bağdat'la birlikte birinci turu anlatmaya çalışacağız. Toplamda 77 baş pehlivanımız kol bağlayacak. İlk turda 26 baş pehlivanımız, 51 pehlivanımız tur atladı. Toplamda 1446 pehlivanımız bu güreşlere iştirak ettiler, kol bağlayacaklar. Biraz sonra Aybastı Belediye Başkanımızla röportajımız gerçekleşecek ve şu anda Cazgırımız sunumunu yapıyor. Biz sözü ona bırakalım, tekrar buradayız. Otomotivlerin sahibi Sayın Mevlüt Kaya adına güreşiyor. Şahali Kurt, Antalya Korkuteli, Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kuşçu İnşaat, Enes Kuşçu ve Tahsin Kuşçu adına güreş yapıyor. Er meydanlarının yeni başpehlivanlarından Osman Kan, Antalya Serik, İstanbul Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım adına güreş yapıyor. Milli güreşçilerimizden Aslı Nesli Trabzon'un evladı. Şu anda Türkiye Cumhuriyetimizde Trabzon'u temsil eden mevcut tek başpehlivanın Fatih Çakıroğlu, Trabzon of. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Var bir şey? Yine bugün burada Korkuteli Kredi ve Kooperatif Başkanımız Sayın Hasan Can Cerrah adına güreş yapıyor. Salih Dorum, Antalya Korkuteli. Evet değerli güreş severler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Fortis Tarımların sahibi genç iş insanı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. Aslı Nesli Karadenizli, Sinop
Durağan Sarıyarlı. 2022 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2024 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan ikincisi. Mustafa Taş, Sinop, Duran Sarıyer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın, yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Fortis Tarımların sahibi genç iş insanı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. 2024 yılı tarihi Kırkpınar baş altı birincisi, er meydanlarımızın Çiçeğiburnu'nda taze baş pehlivanı Erkan Taş, Sinop, Duran Sarıyer. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan Bey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Serik güreşlerimizin güreş sahası, Veli Demir Otomotivlerin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Akyazı. Başaltı pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Başaltı pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahsur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada sahibi ünlü iş adamı Sayın Sedat Uludağ adına güreş yapıyor. Yunus Emre Yaman, Zonguldak Alaplı. Çetin Tur. Yaz. Hayır onu değil. Cengiz Han'ın yazsam. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Doktor Sayın Niyazi Nefi Kara adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Çetin İnşaat, Çetin Gayrimenkul, Çetin Turizmleri Yönetim Kurulu Başkanımız genç iş insanı Sayın Çetin Tal adına güreşiyor. 2014 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Aslı Nesli Samsun Ladikli Fatih Atlı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Kaya Emlak Otomotivlerin Yönetim Kurulu Başkanı genç iş insanı Sayın Halil Kaya adına güreşiyor. Cengizhan Şimşek, Antalya Serik Gibiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Genkaş Çelik Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanları genç iş insanları Sayın İsmail Kaşlıca, Sayın Özgür Gencer adına güreşiyor. Mustafa Doğan Özkaya, Çorum Mecitözü. Hüseyin İcan, Manisa Turgutlu. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız yine CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 yılı birinci etabı tertip komite başkanımız Doktor Sayın Niyazi Nefi Kara adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Gönül İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Sayın Ali Abay adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 1988 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı merhum baş pehlivanımız Recep Gürbüz'ün mahtumu Ali Gürbüz. Antalya Korkuteli Sımandır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulüp Başkanımız değerli Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Aslı Nesli Dadaşlar Diyarı Erzurumlu. Bugün burada Çerkezköy
Erzurumlar Dernek Başkanım Edip Nurettin Akın adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Dadaşlar Diyarı, Erzurum. İlham Uzun. Devam et. Sadece İsmail Koç'a. Tokat'ta faaliyet gösteren Uzunlar Yönetim Kurulu Başkanı, Uzunlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhami Uzun adına güreş. genç iş adamı Sayın İlhami Uzun adına güreş yapıyor. İsmail Koç, alkışlıyoruz. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Samsun Lezirköprü Kunduz güreşlerimizin efsane güreş ağası Çiçekler Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Sayın Halil İbrahim Çiçek adına güreş yapıyor. Yıldıray Pala Samsun gibi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Afyonkarahisar şu Afyon'da faaliyet gösteren Pehlivanoğlu besicilik sahibi ünlü iş adamı Sayın eski pehlivan Osman Kahraman adına güreş yapıyor. Mustafa Batu Antalya. Evet değerli güreş severler. Aslı, nesli ordumuzun, ülkemizin öz evladı. Tarihi Kırkpınar'a son 20 yılına adını altın harflerle yazdırdı. Dünya minderlerinde, Kırkpınar'larda ordumuzu en iyi şekilde temsil etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreşiyor. Yine bugün burada Gün Kuyumculuk, Gün İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanları, genç iş insanları Sayın Dursun, Sayın Yusuf ve Sayın Davut Gün kardeşler adına güreşiyor. 2004, 2007, 2008, 2016 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Recep Kara Ordu Ünye. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Harun Aslan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Marmara Eleksal Yönetim Kurulu Başkanı Karamürselli genç iş adamı pehlivanlarımıza abilik hamilik yapan atasporumuzu çok seven Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Avrupa minderlerinde milli marşımızı çaldırdı. Tüm dünyaya ezberletti. Hep birlikte alkışlıyoruz. Feyzullah Aktürk, Manisa Akhisar. Evet değerli güreş severler, Manisa Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın adına güreş yapıyor. Onur Şenel Samsun. MCM Özparlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı. Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. 2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanımız Mehmet Yeşil Antalya Aksu Karaöz. Evet değerli güreş severler, 916. tarihi Er Meydanı'nda birinci tur güreşlerini tutmak üzere hazır bulunan baş pehlivanlara şöyle aziz seyircimden kuvvetli bir moral alkışı istiyoruz. Alkışlar sizlerden, güreşler koç yiğitlerimizden.
Evet, er meydanında güreşi olmayan pehlivanlar lütfen er meydanını boşaltalım. Lütfen. Filiz Nurullah'tan Aydın Demir'e idmanda mandayı gömdük çamura. Uyar ama haktan gelen emire, varmaz güreşmeyene kız bizim elde. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Hadi aziz seyircim, baş pehlivanlarımıza hep beraber dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah tamam versin. Dönün siz. Tam dönün, biraz daha gelin. Kıymetli misafirlerimiz şu anda meydanımızda Fransa'da faaliyet gösteren Belediye Başkanı Sayın Pembe Hekimoğlu yetiştirmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine Sertekin Mahallesi. Değerli güreş severler, hepinize Aybastı Perşembe Yaylası'ndan selamun aleyküm. Tabii 916. yılı geride bırakıyor. Aybastı geleneksel Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Büyük anısına yapılan bu güzel güreşler CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin tabii ki 4. etabı. Yanımızda bu heyecanı her zaman yakından samimi karşılamasıyla ev sahipliği yapan Aybastı Belediye Başkanı Sayın İzzet Gündoğar var. Sevgili başkanım, yine tatlı bir heyecan, yine güreşte doğuyoruz ve Ordulu Mustafa'nın ruhu şad olsun. Evet, bizi ekranları başında izleyen tüm izleyenlerimize, güreş severi hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza tarihi Aybastı Perşembe Yaylası Er Meydanı'ndan öncelikle saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet, bugün Aybastı Perşembe Yaylası tarihi günlerden bir günü tekrar yaşıyoruz. CV Enerji Ligi kapsamında 4. etabında şu an güreşlerde 2. gün. Yaklaşık 1600 güreşçi burada kol bağlıyor. Bağlamaya da devam ediyor. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Katılım güzel, hava güzel, ortam güzel, her şey harika. Ben öncelikle bu güzel organizasyonu ilçemizde yapılmasına vesile olan, bizi bu kapsama alan Geleneksel Güreşler Federasyonumuza, Başkanımıza İbrahim Türküç Bey'e teşekkür ediyorum. Şahsında tüm federasyonumuza, yine bize bu muhteşem organizasyonu düzenleyen, onun himayelerinde devam eden, bizim ev sahipliğimizde devam eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler Bakanımıza şahsında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten 9-16 Türkiye'de en eski güreşleri yapan Er Meydanı burası. Burası Türkiye'de en fazla seyircisi olan Er Meydanı burası. Burası Türkiye'nin en güzel, en özel yaylası. Aybastı Perşembe Yaylası. Burada tarih var, kültür var, doğa var, spor var, dostluk var, kardeşlik var, sevgi var, muhabbet var, her şey var. 916 nereden geliyor diye merak edenler olabilir. Yıl 1105. Niksar o zaman danışmentlerin başkentiyken Danışment Gazi 10.000 kişilik ordusuyla Niksar'dan çıkıyor. O zaman şu an bulunduğumuz topraklar Trabzon Rum Pontus Devleti'ne ait. Amansız bir mücadele. Burayı İslam topraklarına katmak için 10.000 kişiden 6.000 kişiyi, vatan evladını şehit veriyoruz. Danışment Gazi biricik evladı Emir İsmail'i şehit veriyor. Kendisi de burada gazi oluyor. 3 gün sonra o da şehadet şerbetini içiyor. 1105'te burası Türk İslam topraklarına geçiyor. 1106'dan itibaren burada fetih şenlikleri kutlanıyor. Güreşler, at yarışları. Bizim bu festivalimiz sadece güreşten ibaret değil ama olmazsa olmazı bu organizasyonun omurgası güreş. At yarışları, konserler, yöresel yarışmalar. Gerçekten burada 6000 şehidimiz var. Şu tepenin arkasında, güreş festivalinin arkasında şehit Emir İsmail'in türbesi var. Burada dünyanın en güzel, en özel doğal menderesleri var. Burası yine mendereslerin bitişinde Karadeniz'in en özel Çiselli Şelalesi var. Bizim yaylamızın diğer bir özelliği de ulaşımı en kolay. Tokat, Amasya, Samsun, Ordu illerinin Erzincan, Sivas merkezi. Perşembe Yaylası da burada Perşembe günleri pazar kurulduğundan o ismi taşımaktadır. Biz yıllık 1 milyon üzerinde ziyaretçi alan bir yaylayız. Bu bağlamda bu güzel organizasyon muhteşem gidiyor. Emeğe geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Güreşçilere
başarılar diliyorum. Kardeşlik ruhu içerisinde centilmence bir güreş olmasını diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm izleyenlerimize diyorum ki güreş bugün devam ediyor ama bitmiyor. Yarın da yakın bölgede olanları bu güreşi seyretmeye bekliyoruz. Buraya gelemeyenleri de ekran başına davet ediyoruz. Tekrar güreşin kalbinin, yağlı güreşin kalbinin attığı Aybastı Perşembe Yaylası'ndan tüm izleyenlerimize canı gönülden saygıyla, hürmetle selamlıyor. İyi seyirler diliyorum. Bu işte emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımıza, Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanımız İbrahim Bey'e, şahsında tüm ekiplerimize teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle saygılar sunuyorum. Efendim İzzet Gündoğan, Ordu Aybastı Belediye Başkanı çok güzel ifade etti. Tarih dehlisinde gittik geldik. Huzurlu peşrev atılıyor ama şimdi huzurlu bir yayın başlıyor. Arkadaşlarımız ve biz gün boyunca 2 gün bu güzel güreşleri sizlere aktaracağız. Birinci tur huzur peşrevi tamamlandı. Haydi bakalım huzurlu bir şekilde güreşleri seyretmek üzere sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Evet, herkese bir kez daha selamlar, saygılar. Başpehlivanlarımızın birinci tur güreşleri an itibariyle başladı. Değerli belediye başkanımıza da burada bizler için sunduğu ortam için, her şey için daha doğrusu teşekkür ediyoruz. Sayın İzzet Gündoğar'a. Evet, başpehlivanlarımızın birinci tur güreşlerini sizlere bir kez daha eşleşmeler bazında hatırlatalım. Emre Erkal, Seçkin Duman, Hamza Özkaradeniz, Ali Güngör Ekkin, Orhan Okulu, Şahali Kurt, Mustafa Taş, Salih Durum, Serdar Yıldırım Erkan Taş, Ali Gürbüz Hüseyin İyican, Mustafa Doğan Özkaya, Cengiz Han Şimşek, Mustafa Batu Yıldıray Pala, Fatih Atlı, Yunus Emre Yaman, Recep Kara, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu, Osman Kan, Fatih Çakıroğlu ve an itibariyle işte ekranlarımızda Ali Gürbüz Hüseyin İyican, Orhan Okulu, Şahali Kurt, Recep Kara, Feyzullah Aktürk, Mehmet Yeşil ve Onur Şenel karşılaşmaları ile sizlerle beraber olacağız. Evet sevgili Soner Yasak, Sivi Enerji Yağlı Güreş Ligimizin 4. etabı başpehlivanlar bazında burada başladı. Tabi artık puan aslanın ağzından midesine indi. Kırkpınar'da burada toplanacak puanların ne kadar önemli olduğunu hep beraber gözledik. A torbasına, birinci torbaya girmenin ne kadar önemli olduğunu gözlemledik. Bu noktada 2 gün boyunca bizi burada nasıl bir heyecan fırtınası bekliyor? Sen neler bekliyorsun? Yorumlarını almak istiyorum. Evet sevgili Halil Üstadım, tabii güzel bir hava var. 17 derece civarında olan 916. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası güreşleri hocam, şu anda bu arada bir ezandan dolayı, evet, ezan-ı Muhammed'den dolayı ara verildi. Biz de ara verelim, tekrar yorumlarımıza devam ederiz.
sana bakayım da. Ses kapalı değil mi? Evet sevgili güreşseverler, ezanı Muhammedi okundu ve güreşlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ali Gürbüz, Hüseyin İyican, Orhan Okulu, Şahali Kurt, Mehmet Yeşil, Onur Şenel, Recep Kara, Ordu Ünyeli, Feyzullah Aktürk'le şu anda eşleşme yaptılar. Birinci tur güreşleri. Bu güreşlerde bakalım ilk galibiyet kimden gelecek? Sevgili Bağdat, senin bu konudaki öngörün nedir bu güreşlerle ilgili? Şimdi bu konuda öngörü belirtmek için çok erken. Çünkü ezanla beraber nabızlar tekrar sıfırladı. Tempolar düştü. Yani her şey tekrar başlayacak. Bu noktada ekrandaki görüntülere de bir baktığımız zaman Orhan'ın kasnaktan erkenden döşenmeye başladığını ve kasnak güreşini rakibi Şahali Kurt'a uygulamaya başladı ve oradan da baskıya devam etti ve bu baskı çabuk da sonuç verebilir. Çünkü şu anda Şahali Kurt bu hücum karşısında açıkçası çözüm üretmiş bir pozisyonda değil. Recep Kara, Feyzullah Aktürk, her iki milli güreşçi, her ikisi de tabii minder güreşinin esaslarını bilerek büyük bir tecrübeye sahipler ama Recep Kara tabii çok daha tecrübeli Feyzullah Aktürk'e göre, ancak ilerlemiş yaşını muhakkak hesaba katmamız lazım. Feyzullah Aktürk olimpiyat takımında olmadığı için federasyonumuzun izniyle başpehlivanlıkta güreşmeye başladı ve başladığı günden beri de açıkçası başpehlivanlık boyuna büyük bir heyecan, büyük bir keyif getirmeyi başardı. Tebrikler Feyzullah Aktürk'e bu noktada. Hava serin, burada 17-18 derece aralığında bir ısı var. Bu da açıkçası sıcak olsaydı Recep Kara'nın Feyzullah Aktürk'ün karşısındaki yani temposu karşısında hızlı eriyebilmesine neden olacaktı ama şimdi bu arada Feyzullah inanılmaz sağlı sollu başladı. Süper bir performans göstermeye başladı. Evet, bu noktada havanın sıcak olmaması Recep Kara'nın işine gelecek. Çünkü dev isim bu büyük dev kasayla sıcak havada daha çabuk eriyor ama böyle havalarda güreşi bazen kendisi yere indiriyor ve burada rakibin yukarıdaki hücumlarına iyi paratlar koyarak rakibe yukarıda kendisini taşıtıyor ve nabzını düşürdükten sonra tekrar ayaklanabiliyor. Recep Kara
Feyzullah Aktürk karşılaşmasını bu noktada puanlamada izleyeceğimizi kendi seyircisi önünde söyleyebiliriz. olduğu yeri, Evet, bu arada Recep Kara geçen sene burada bir protesto yapmıştı ve burada güreşmemişti ama bu sene çıktı kendisi saha ve seyircisi önünde güreşmeye karar verdi ve bu da bence alkışlanacak bir karar. Recep Kara bazen subliminal mesajlar vermek için bu tip reaksiyonları gösteren bir isim. Kimine göre problem, kimine göre alkış hak eden bir durum ama ben açıkçası Recep Kara'nın bu dev ismin yağlı güreş için yapmak istediklerini anlayabiliyorum ve eleştirilecek değil, takdir edilecek noktalar olduğunu da düşünüyorum. Evet, Mehmet Yeşil, Onur Şenel, iki tecrübeli isim. Tabii Mehmet Yeşil büyük bir marka, yıllardır zirveden inmeyen bir isim. Orada şu anda tempo yok ama sanıyorum Mehmet Yeşil mevcut performansıyla, potansiyeliyle, ismin ağırlığıyla üstünlük sağlayabilir Onur Şenel'e. Bu arada Ali Gürbüz sırt aşağı bir yeniş. İlk yenişi Ali Gürbüz gerçekleştirdi tabii. Çıkardığı Hüseyin İyican karşısında bir galibiyet aldı. Dış kazık ters paçayla galibiyete uzandı Ali Gürbüz. Açık söylemek gerekirse Ali Gürbüz'ün Sive Enerji Yağlı Güreş Ligi'ndeki performansı çok etkileyici. Neredeyse toplamda bir turluk güreşler yaparak şu ana kadar, yani bundan önceki etapları da hep kazandı. Hani klasik bir söylem var. Kura şansı. Evet, kura şansı çok iyi gitti Ali'nin ve Sive Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde açıkçası süper bir performans gösterdi ve ligin şu anda puan farkıyla aynı zamanda lideri Ali Gürbüz. Evet, Orhan Okullu kendisi gibi Antalyalı olan, ayak güreşini, ayakçılık güreşini iyi yapan, dayanıklılık güreşini yapan Korkut elinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Şahali Kurt'la bu sene yanılmıyorsam 2 kez karşılaştılar ve ikisini de kazanan Orhan Okullu oldu. Ve bu arada tabii Orhan Okullu da Kırkpınar'da istediği performansı, daha doğrusu sonucu hem gösteremedi hem alamadı. Bu noktada artık Sive Enerji Ligi bu onun için çok önemli olma. Geçen senenin lideri ve şampiyonu Sive Enerji Yağlı Güreş'inde Orhan Okulu. Evet, şu anda açıkçası zirveden uzak bir puan tablosu var Orhan için. Bu arada Mehmet Yeşil sanıyorum galip gelmeyi başardı. Büyük orta pehlivanları işte Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil farkı. 5 dakika sonra Tecrübe böyle bir şey. sona erecektir. Evet, tecrübe önemli. Gerçekten her zaman için fark yaratan unsurlardan biri. Hatta en önemlileri de diyebiliyoruz. Evet, Orhan acaba ihtara mı güreşecek? Çünkü Şahariye temposu var. Böyle devam ederse ihtar gelebilir. İhtar anonsu duymadık, onu söyleyecektim. Ama her an gelebilir. Gelebilir çünkü Sive Enerji Yağlı Güreş'inde liginde hakemler kabul etmek gerekir çok daha titiz ve Mustafa Taş ile Salih Doruk arasında geçen müsabakada Mustafa Taş galip. Evet, Mustafa Taş'ın galibiyet anonsu bizlere ulaştı. Evet, güreşebilir diyorduk. Orhan Okulu'nun yani 3 ihtara güreşebilir. Ama güreşi yere indirirse de hızlı da sonuç alabilir Orhan Okulu. Bu arada Feyzullah Aktürk dışarıdan, dış paçadan çekti. Kasna. Osman Han ile Fatih Çakıroğlu arasında geçen müsabakada Osman Han galip. Evet, Osman Kan galip anonsu gene bizlere ulaşan. Baş pehlivanlar güreşlerinde İsmail Koç ile Hamza Köseoğlu arasında geçen müsabakada Hamza Köseoğlu baş pehlivanı hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Evet, Orhan Okulu da Orhan Okulu ile Şahari Kurt arasında geçen müsabakada galip gelmeyi başardı. Orhan Okulu güreşi yere indirir indirmez sonuca gitti Orhan Okulu. Temposunun karşılığını aldı. Oldukça diri, oldukça istekli gözüküyor Orhan Okulu. Gerçekten büyük bir zafere de ihtiyacı var. Bu dönem biraz şanssız gidiyor her şey onun için. Bu arada ekranlarımızda Cengizhan Şimşek ve Mustafa Doğan Özkaya karşılaşması. Tabii
coğrafya konumu itibariyle burada Mustafa Doğan Özkaya'yı adeta ev sahibi gibi de düşünebiliriz. Kendisi Çorum Hamamözü'nden buraya çok yakın. Muhtemelen burada ciddi bir taraftarı da vardır. Ancak kendisi gibi takım arkadaşı Cengizhan Şimşek'le karşılaşıyor. Bakalım burada nasıl bir sonuçta karşılaşacağız. Sayın Soner Yasak. Evet, Cengizhan Şimşek de tabii çok bu konuda istekli, ataklı, CV Enerji liglerinde çok hareketli, hırsı olduğunu görüyoruz. Bakalım burada bir sonuca gidebilecek mi? Hava şartları ne kadar etkileyecek, onlara bakacağız. Sevgili güreş severler, şu ana kadar yenişlere baktığımız zaman Mustafa Batu, Yıldıray Pala güreşi şu anda ayakta devam ediyor. İsmail Koç, Hamza Köseoğlu güreşi ayakta devam eden güreşlerden bir tanesi. Mustafa Doğan Özkaya, Cengizhan Şimşek güreşte şu anda ayakta devam eden. Recep Kara ve Fevzi Aktürk'te ayakta devam eden güreşler. Şu anda geniş olanlar Orhan Okulu, Şahali Kurt'a galip geldi. Mustafa Taş, Salih Dorum'u yendi. Ali Gürbüz, Hüseyin İyican'ı yendi. Evet. Ali Güngör Ekin ile Hamza Özkaradeniz arasında geçen müsabakada Ali Güngör Ekin galip. Evet, Ali Güngör Ekin de galip geldi. Onun işaretlerinden. Hamza Özkaradeniz Kırkpınar'da sansasyonel bir güreş yaptı ve çok ciddi anlamda takdir gördü. Hatta çok da ciddi anlamda bir hayran kitlesi kazandı. Tabii bugün Ali Güngör Ekin, bu arada Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşi güzel karıştı. Neler olacak orada? Mustafa Batu kaçırdı. Bloka edemedi. Şimdi boyundurukla Mustafa Batu'ya üstünlük aradı. Yıldıray Pala. Bu arada İsmail Koç güreşte şu anda ayakta gidiyor, bayağı atak güreşiyor. Ataklı ve Hamza Köseoğlu az önce bir ihtar aldı. Evet. Bu tempo tabii ikinci ihtarı fazla geciktirmez, onu söyleyeyim. Çünkü savunma yani yapıyor ve gezdiriyor. Yani güreş ağzıyla konuşalırsak Hamza Köseoğlu bir tırpan, sert bir tırpan. Hakemin ihtarına bakıyoruz. Hakem bir kez daha gelirsem diskalifiye edeceğim gibi bir hareket yaptı. Evet, orada bir hareket yaptı. 38 numaralı hakem. Evet, yanılmıyorsam Savaş'tan orta hakem 30 numaralı Savaş'tan. İsmail Koç'un temposu hiç düşmedi. Hızlı bir galibiyet arıyor. İhtar her an gelebilir Hamza Köseoğlu'na. Gelebilir. Hakeme dikkatle bakıyorum. Bir kere daha oraya kürüdü. Hakemin kuleye işaretleri var. Hamza Köseoğlu'nun bir tane ihtarı var. İkinci ihtarı. Şu anda eşlemeniz yapılıyor. Çok acele eşleme. Bu arada Mustafa Doğan Özkaya, Cengizhan Şimşek güreşinde roller değişti. Şimdi üst bölgede Cengizhan Şimşek. Cazgır'ın dediği gibi altta düştüm diye üzülme, üste çıktım diye sevinme. Bu yağlı güreş. Doğasında her şey her an olabilecek. Adı üzerinde. Orada Recep Kara, az önce Feyzullah Aktürk'ün atakları vardı ve bu ataklar neticesinde güreşi de yere indirmeyi başarmıştı ama orada yer güreşinde üstünlük kuramayınca güreşi ayağa kaldırmıştı hakem. Ama güreş ayağa kalktıktan sonra adeta Recep Kara'nın içinden farklı bir Recep Kara çıktı. Tempoya tempo koyacağız. Aynen. Çırak dedi. Öyle bir güreş var şu anda. İsmail Koç güreşinde Hamza Köseoğlu'nun ikinci ihtar geldi. İşaretlerim ikinci ihtar geldi. Evet. Şimdi Hamza eğer 3 kez daha geri giderse diskalifiye olacak. Şimdi 3 ihtar verdiyse bu. Kıymetli misafirlerimiz. Bu arada Cengizhan Şimşek orada kaçırdık. Paça kazıktan asmıştı. Ters paçadan hayır bulamadı. Roller tekrar değişti. Çok hızlı bir isim. Mustafa Doğan Özkaya, eğer kepçeyi doldurmazsanız ya da eliniz paçayı bulamazsa bir şekilde toparlanmayı başarıyor. Mustafa Doğan Özkaya başpehlivanlar içindeki en hızlı isimlerden biri. İsmail Koç galip geldi bu arada. Elini kaldırdı hakem. Hakem niye elini kaldırdı? Çünkü Hamza Köseoğlu güreşe dönemedi. Başpehlivanlık güreşlerinde tabiri caizse Sibob'u kesti Hamza Köseoğlu. Zaten İsmail Koç'un bu temposu İsmail Koç ile Hamza
Köseoğlu arasında geçen müsabakada İsmail Koç galip. Evet. İsmail bu performansıyla bu şekilde devam Bugün iyi edilirse başladı, burada evet. kürsüyü bulabilir. Bugün çok iyi başladı. İyi gördüm İsmail'i. Yani şöyle Hamza Köseoğlu gerçekten kendisi de tempolu bir isim. Yani bu kadar tempolu bir ismin bu kadar tempo yemesi İsmail Koç'un ne kadar iyi ve hazır olduğunun da göstergesi. Evet, Recep Kara dikkatimi çekiyor. Yani kor güreşiyor şu anda Recep Kara. Yani iştahlı. Bu arada Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşinde Yıldıray bir anda pozisyon buldu ve bastırdı. Bakalım çökmeye çalışıyor ama buna Mustafa Batu tecrübesiyle müsaade edecek mi? Mustafa Doğan Özkaya bastırdı. Orada bir payanda Butu buldu. Kaçtı orada. Mustafa Doğan Özkaya temposu keyif veren bir güreş izliyoruz. Mustafa Doğan Özkaya, Cengizhan Şimşek karşısında ama Recep Kara, Feyzullah Aktürk gerçekten yani nasıl söyleyeyim çok tat vermeye başladı bu dakikalarda. Hem bir taraftan Feyzullah, bir taraftan Recep Kara inanılmaz bir karşılık veriyorlar her ikisi de birbirine. Karşılıklı ataklar birbirine. Recep Kara dişini tutuyor orada. Tabi bu kadar tempolu, bu kadar nasıl söyleyeyim çarpışmalı bir güreşte her şey olabilir. Kol da kırılabilir, bacak da kırılabilir. Sonuçta bu güreş. Serdar Yıldırım, Erkan Taş. Erkan Taş tabii ki Kırkpınar'da baş altında birinci olduktan sonra herkesin çok merak ettiği bir isim oldu. Taş gibi bir baş pehlivan daha geldi. Taş ailesinden. Evet, Taş ailesinden baş ailesine. Baş ailesinden. Taş ailesinden baş güzel Serdar Yıldırım tabii gerçekten çok seviliyor, çok saygılı ve çok iyi bir baş pehlivan. Ancak ufak bir arızası var. O arıza onun yani bildiğimiz Serdar Yıldırım temposuna ulaşıp ulaşmayacağı noktasında bende soru işaretleri oluşturuyor. Neden ulaştırıyor? Çünkü sakat bir isim her zaman yani özellikle aksiyon bölgesinin hani bir insanın normalde yürümesi için eklemlerinin çalışması gerekir. Eklemlerde bir sıkıntı varsa bırakın hani koşup güreş yapmayı, yürümeniz bile artık zordur. İşte bu noktada Serdar Yıldırım Kırkpınar'da Feyzullah Aktürk'te yapmış olduğu güreşte evet bu arada şu bilgiyi de verelim. Baş pehlivanlarımızın bu turdaki güreş süreci tamamlandıktan sonra ekranlarınızdan ayrılmayın. Çünkü yenişlerin tekrarları peşi ardına peşi gelecek. Bu güzel enstantaneleri hep beraber izleyeceğiz. Değerli güreş severler, bu dipnotu da hatırlatmış olalım. Evet, Recep Kara Feyzullah Aktürk ekranında bakarken hakemin Mustafa Batu ve Yıldıray Pala'yı ayağa kaldırdığını gördük. Çünkü aksiyon yoksa ayağa kaldırın. Kalk talimatı var kuleden. Evet. Az önce Recep Kara ve Feyzullah Aktürk güreşinde aynı şekilde bir karar çıkmıştı. Ve Mustafa Doğan Özkaya, Cengizhan Şimşek güreşi de ayağa tekrar kalktı. Evet, Serdar Yıldırım'dan bahsediyorduk. Feyzullah Aktürk'le Kırkpınar'da yapmış olduğu güreşte hatırlayacaksınız diziyle ilgili bir sıkıntı yaşadı ve o sıkıntı az da olsa devam ediyor. Bu da Serdar'ın bildiğimiz o yüksek tempodaki saldırgan güreşini yapabilir mi, yapamaz mı noktasında kocaman bir soru işaretini benim aklıma koymuş durumda sevgili Soner Yasak. Evet, ben de aynı görüşteyim. Her an her şey olabilir. Ama burada en çok dikkat çeken güreşlerden bir tanesi Mustafa Doğan Özkaya, Cengizhan Şimşek güreşi. Bayağı heyecanlı ve keyif veren güreş. Cengizhan Şimşek sürekli oyun ayraçlığı içerisinde. Bakalım Mustafa Doğan Özkaya'ya karşı ne yapabilecek? Buradan galip gelebilecek mi? Hep birlikte bakacağız. Recep Kara Ordu Ünyeli. Geçen sene güreşmemişti. Bu sene seyircisinin karşısında kendi memleketine Feyzullah Aktürk'e karşı neler yapabilecek? Bunları hep birlikte biraz sonra göreceğiz sevgili Bağdat. Evet, Erkan Taş, Serdar Yıldırım. Güreşte tempo yok. Her iki genç isim. Güreşi yere indirebilirlerse orada bir tempo. Çünkü bakın Serdar Yıldırım normalde güreş tempoyu yapabilirdi ama farkındaysanız şu anda kadar o saldırganlığını paçalara şöyle bir taktik de almış olabilir. Puanlamayı bekle.
puanlamada ya kısmet de. Evet. Bu da olabilir. Kurt isim Mustafa Çelik böyle bir taktik vermiş olabilir. Karışma zaten bir arızamız. Bu arada Mustafa Batu Yıldıray Pala, havada uçan pehlivanlar izliyoruz. Kıran kırana adeta deste. Küçük pehlivanı gibi güreşiyor. Her iki isim Yıldıray. Çok atak, karşılık veren Mustafa Batu. Tempo yüksek. Keyif çok yüksek. Ara sıra nabzı düşürmek için dursalar da hemen birbirlerine karşı amansız bir atak yoğunluğu içine giriyor. Her iki baş pehlivan Mustafa Doğan Özkaya, Cengizhan Şimşek güreşi yerde. Ama her ikisi de birbirine o kadar. Bu arada dış kazıktan ters paçaya girebilecek mi? Ortaya makas bacağını yerleştirmek istiyor Cengizhan Şimşek. Sanki buradan girecek gibi gözüküyor. Evet, bekliyoruz. Mustafa Doğan'ın zor dakikaları olabilir eğer Cengizhan Şimşek'in, değerli güreş severler, sol kalçası göğüse doğru biraz daha giderse çok büyük bir tehlike başlayacak ama toparlandı oradan. Şimdi arkaya doğru bir suplex gelir mi? Kemaneden ters aşırma attı. Evet, orada çok hızlı bir karar verdi ve uzun bir zaman sonra sanki bara bakılacak gibi oradan. Bence bakılmayacaktır. Yani bakılsa da karar belli. Cengizhan bir anda boşalttı. Bakın kemaneyi doldurduğu anda kaldırdığı acı kuvvetiyle. Evet, burada çok, yeniş çok net. var, mükemmel. Net. Harika bir oyun, harika bir görsel şov izletti bize her iki baş pehlivan. Ya nasıl yani, şimdi hala karar verilmedi mi? Bazen gerçekten şaşırıyorum. Yani çok net bir yeniş var burada. Değerli güreş severler, işte burada kemaneledi, astı, iki ayağı birleştirdi ve dengeyi sağladıktan sonra bir anda kemaneden ters aşırmalı. İşte bu pozisyonda zaten bu arada yönetmenimize teşekkür ediyorum. Yeniş anını tam da doğru yerde durdurdu. Yapar. Fatih Bey'e burada teşekkür ediyoruz. Ekibine de teşekkür ettik, sağ olasın. Evet. Başaltı pehlivanları kurallarını çekmek üzere çok acele cetvel hakemliğine gelsinler. Evet, soğuksun. Evet, bakıyoruz. Şu anda ekranlarımızda Seçkin Duman, Kocaeli Büyükşehir'in baş pehlivanı, gene kemerden Emre Erkal'la. Yalnız bir altını çizmemiz gereken bir konuda Cengizhan Şimşek'in reaksiyon süresinin hızı. Çünkü az önce de belirttik. Türkiye'deki baş pehlivanlarının en hızlılarını saysak ilk üçe koyacağımız isimlerden biri Mustafa Doğan Özkaya'ydı. Bu noktada Cengizhan Şimşek'in kemaneden yakalayıp aşırana kadarki süresinde geri dönmesine müsaade etmeyecek kadar hızlı davrandı. Bu da gerçekten benim dikkatimi çeken bir unsurdu Sayın Soner Yasak. Doğrudur. Yani zaten demiştik bu güreşin çok keyifli, çok hareketli geçeceğini ve o anlamda Cengizhan da orada sonuca gitmesini bildi. Recep Kara Feyzullah Aktürk güreşi stabil vaziyette devam ediyor sevgili güreş severler. Serdar Yıldırım, Erkan Taş, iki tane genç pehlivanımız. Onlar da şu anda kendilerini yokluyorlar. İkisi de iyi bilen, teknik anlamda bilen güreşçilerimiz. Emre Erkal, Seçkin Duman güreşi de ayakta devam eden güreşlerden bir tanesi. Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşi de dikkat çeken güreşlerden bir tanesi sevgili Vedat. Evet, Recep ve Feyzullah yani ara ara, yani interval bir güreş yapıyorlar. Yani ara ara nabız 180, 170, 160 oralara çıkıyor. Sonra 1-2 dakika duruyorlar. Oralarda bir 130'u, 120'yi, 140'ı görüyor ve sonra birdenbire bir kez daha 160'a, 170'e doğru nabız alıyor. Orada bir boyunduruk, bakalım kasnaklı çekti, yere indiremedi, savurdu, septi orada Feyzullah Aktürk kafasıyla Recep Kara'yı, yoksa gerçekten koluyla göğüs arasında bir yerde kafayı tam olarak sıkıştırabilseydi Feyzullah Aktürk için zorlayıcı bir süreç olabilirdi. Evet, Emre Seçkin, durağan bir karşılaşma var. Tabii Emre geçen sene bir form yakaladı ve onun üzerine koyarak devam ediyor.
bu senede oldukça iyi bir form grafiği gösterdi. Seçkin Duman bu sene baş pehlivanlıkta çok, nasıl söyleyelim, heyecan vermesi beklenen, atraksiyon beklenen isimlerin başında geliyor. Şu dakikaya kadar, şu güne kadar Seçkin inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Sakatlığı var, onun var mı onu bilemem ama böyle inişli çıkışlı grafikler bazen sakatlığın aslında gizli bir göstergesidir. Ama bu konuda bilgim yok, onun için bir şey demiyorum ama Seçkin Duman kendinden beklenen performansı şu güne kadar tam olarak er meydanlarına daha, ya bu tabii benim görüşüm. Bu benim görüşüm. Kimse katılır katılmaz onu bilemem. Ama Seçkin Duman potansiyelinin altında güreş yapıyor. Özellikle bu sene şu dakikaya kadar. Ondan beklentiler çok çok daha yüksek. Mustafa Batu Yıldıray Pala'da, orada da bir interval izliyoruz. Yani birkaç dakika yükselen, birkaç dakika ki şu anda bakın ikisi de birbirine yaslandı, bekliyor ama birkaç dakika sonra bakın tekrar nabzın bir kez daha yükseleceğini izleyeceğiz. Serdar Yıldırım çizgisinin çok dışında güreşiyor şu dakikalarda. O bahsetmeye çalıştığım arıza onun temposunu indiriyor. Yani şu ana kadar paçalara hiç inmedi. Dikkatini çekmiştir. Normal şartlarda boşaltarak o paçalara puanlamaya kalır mı güreş? Kaldı bile aslında. Serdar Yıldırım da şu anda son sözünü, son kozunu orada söyleyecek. Şu dakikaya kadar karışarak bence mevcut olan sakatlığını, yani arızasını ciddi anlamda korumayı başardı. Karşısında çok güçlü bir isim. Puanlama geldi. Evet, puanlamaya gitti bile demek istedim, buydu. Zaman çok hızlı geçti. Başpehlivanların bu 30 dakika süreye indirilmesi, böyle bir karar var. Tabii bunu şöyle söyleyeyim, ne kadar federasyonumuz bu kararı alsa da yapılan çalıştaylarda Sayın Soner Yasak, bu Ali Gürbüz gibi, Mehmet Yeşilgeşil gibi, Recep Kara gibi mega isimlerin, dev isimlerin talebiyle olmuş olan bir durum. Ama biraz benim görüşüm güreşin keyfini biraz azalttı diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Sonra ne olur onu bilemem. Bunun ne olması gerekiyordu mesela, kendi görüşünüz açıktan baktığınız ya zaman. mesela geçen sene, şimdi şöyle 30 dakika güreşimiz var. Baş pehlivanlık güreşinde peşref 5 dakika ile 7 dakika arasında sürüyor. Evet. 5 ile 7. Benim yaptığım ölçümlerde böyle bir data var. Şimdi baktığımız zaman 30 dakikalık güreşin 5 ila 7 dakika. Hadi biz bunu ortalama 5 dakika alalım. Geri kaldı 25 dakika. 25 dakikada işte bazen göz silme, sulanma, işte ayağım döndü, kılım döndü, yünüm döndü derken birkaç dakikada öyle gidiyor. Yani güreş tempo kazanmadan zaten puanlamaya gidiyor. Şimdiye kadar mesela baktığımız zaman işte az önce sen de işaretin, Cengiz Han, Mustafa Doğan, Özkaya güreşinde tempo olduğu, Yıldıray Pala, Mustafa Batu güreşinde tempo oldu. Evet, burada harika bir kemaneden ters aşırma izledik. Bir diğer adıyla, bilinen adıyla suplex. Tabii suplex bize ait bir oyun adı değil ama yerleşmiş bir durumu da var. Ona da itirazımız yok. Ama yağlı güreş orijininde kemaneden ters aşırma işte az önce gördüğümüz oyunun adıydı. Şimdi puanlamalara gideceğiz. Heyecanla bu süreci bekleyeceğiz. Dediğim gibi yani güreş tam olarak ritmini bulmadan, pehlivanlardan biri tamamen eriyip hücum yapan pehlivanın galibiyet çıkarmasına yetecek zamanı bulmadan puanlamaya geliyoruz. Bu da biraz daha yani puanlama güreşi izleme, puanlama stratejilerini izleme durumunu ortaya çıkaran sonuç oluyor. Sayın Soner Yasak. Evet. Evet, bu arada Osman Aynur bu tur atladı. Mustafa Batu'yu şu anda Yusufcan Zeyben de aynı zamanda antrenörünü yapıyor. Mustafa Batu'ya taktikler veriyor. Şimdi tabii Osman Aynur Yıldıray Pala ile bu sene 2 kere güreşti. Bir galip geldi, bir yenildi. Bu noktada Yıldıray'la nasıl güreşilebileceği noktasında çok büyük bir tecrübe olarak Osman'ın fikirleri var. Fikirlerini ve görüşlerini şu anda Mustafa Batu'ya
aktarıyor. Bu da Mustafa Batu için açıkçası bir nimet, büyük bir avantaj. Ama tabii sen de biliyorsun, sporda bazen beynin istediği şeyleri yapamayabilirsin. Aynen. İşte bu noktada bakalım Yıldıray Pala şimdi Osman Aynur'un vermiş olduğu taktikler nezdinde Mustafa Batu'nun güreş sistemini daha doğrusu alınmış olan sistemin kendisine uygulanmasına müsaade edecek mi? Bunu göreceğiz şimdi. Bu turda açıkçası benim en çok sonucunu merak ettiğim Recep Kara Feyzullah Aktürk güreşi olacak. Neden? Çünkü az önce sen de işaret ettin, Recep Kara kendi saha ve seyircisi önünde bence sezonun en istekli, istikrarlı güreşini yaptı. Adeta bir deste pehlivanı gibi güreşti. Onu bu sene hiç böyle görmemiştim. Kırkpınar'da dahil olmak üzere. Karşısında Feyzullah Avrupa şampiyonu, bence bir şampiyonla güreşmesinin de vermiş olduğu zevk de var. Zevk de var, keyif de var. Dolayısıyla bak kapandı. Normalde dikilmedi. Yani minderci pozisyonu aldı, karşısında bir minderci olduğunu bildiği için. Neler olacak? Tabii Feyzullah Aktürk hızıyla fark yaratacaktır ama Recep Kara bu hıza bir çözüm üretmek zorunda. Ama bu çözüm nasıl olur onu bilmiyorum. Yani Recep Kara için zor bir dakika süreci başladı. Serdar Yıldırım, Erkan Taş. Şimdi bakalım o bahsettiğim Serdar Yıldırım'ın puanlamayı bekliyor dediğimiz, işte bakın bir kere bile güreşin düzünde atraksiyon göstermediği o paçalara yavaş yavaş pençe atmaya başladı. Mustafa Batu Yıldıray Pala helalleşti. Orada da hemen sol puanlama güreşi orada başladı. Ekranın üst bölgesinde güreş puanlama olarak başladı. Emre Alkar, Seçkin Duman gene orada. Seçkin'in puanlama noktasındaki patlayıcı kuvveti, hızı, tekniği fark yaratabilir. Ağır Emre Erkal karşısında Sayın Soner Yasak. Evet, Serdar Yıldırım artık dizlenmeye başladı. Puanlama bölgesi onun bölgesi. Erkan Taş bakalım nasıl bir çözüm üretecek Serdar'ın atakları karşısında. Ama güreş karışırsa koltuk altlarını sağlı sollu çok iyi kullanan bir isim. Erkan da yanlarda gerçekten kazıklarda çok etkili bir isim. Yani her iki tarafın silahları aslında birbirinin zıttı. Bakalım kimin silahı kime üstün gelecek, orayı merakla bekliyoruz. Recep Kara Feyzullah Aktürk, bu arada Feyzullah Aktürk sağ eliyle paçayı bir an bulmuştu ki orada Recep Kara hemen sol eliyle paçadan sıyırdı, aldı o eli oradan. Davuzlar, başaltı pehlivanlarımızdan şöyle bakıyoruz. Emre Erkal, Seçkin Duman. Evet, Seçkin yanlara doğru küçüldü, paçayı buldu, oradan koltuk altı geçer mi, boşalttı, çift girdi, bir daha çıktı, bir daha doldurdu. Orada Emre Erkal'ı karıştırmaya çalışıyor, şaşırtmaya çalışıyor. Seçkin Duman artık bence aksiyon alacak dakikalara getirdiğini düşünüyor güreşi. Şimdi bir kez daha indi ama çıktı. Ama bunu artık durmayacak Seçkin. Onu söyleyelim. Sonuç arayacak. Sonuç bulmaya çalışacak. Seçkin Duman. Evet, Recep Kara Feyzullah Aktürk, bakın Recep Kara'nın parat alışına bakın. Normalde bir yağlı güreş, yani mesela Ünal Karaman'la güreşirse işte şu andaki pozisyonla güreşir. Ama karşısında olunca Feyzullah olunca kendini kapatıyor ve alanı daraltıyor. Bu arada Seçkin ataklarını sıklaştırdı, paçayı buldu, sürüp arkaya geçebilir. Evet, orada kemaneli yere indirdi, puan aldı Seçkin Duman. Seçkin Duman'da az önce söylemiştik, artık sabrı kalmadı, sonuç arayacak demiştik ve sonucu buldu hızıyla. Bu arada paçalara indi Serdar ama orada koltuk altından iyi karşıladı Erkan Taş. Az önce söyledik, defalarca söyledik, dedik ki Serdar Yıldırım puanlamada rolleri değiştirecek, paçalara inmeye başlayacak. Böyle bir stratejisi vardı benim gözlemlediğim kadarıyla. Recep Kara'ya bir ihtar geldi. Recep Kara'ya bir ihtar anonsu az önce işittik. Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşi hemen ekranımızın sol bölgesinde. Feyzullah, son 3 güreş kaldı. Feyzullah'ın atakları var. Artık Recep yukarıdan kolları makaslamaya başladı. Bu da Recep Kara'nın artık şöyle söyleyelim, mazotun
Hani kırmızı yer var ya zaman yakıt göstergesinde. Evet. Kırmızı bölge. Oraya geldiğini gösteriyor. Bütün Gerçekten her şeyini orada oynayacak artık. aynen, yani çok büyük bir efor koydu Recep Kara. Şu anda yani hissediyor zaten Feyzullah Aktürk de onun yani kasların şu anda titremeye başladığını hissediyor Feyzullah Aktürk. Recep Kara karşısında yalnız Recep Kara'yı alkışlıyorum çünkü süper bir güreş koydu genç rakibi, Avrupa şampiyonu rakibi karşısında bu yaşına rağmen sezonun en iyi güreşini çıkardı. Ordu Aybastı Er Meydanı'nda yener yenilir ama alkışı hak edilir bir güreş koydu Recep Kara. dev isim Recep Kara. Harika bir performanstı şu dakikaya kadar. Serdar Yıldırım, Erkan Taş güreşi, işte Serdar yavaş yavaş dizleniyor. Bakın Serdar paçalara indiğinde hemen Erkan Taş da yan kasına doğru hareketlenmeye başlıyor. Az önce bahsetmiştik. Bakalım her iki tarafın silahları birbirine zıt demiştik. İşte bu noktada hangi tarafın stratejisi yani silahı üstün gelecek, onu bir kez daha altını çizmiş olalım. Sayın Soner Yasak. Batu'yla Yıldırım Bala'ya ikisine de birer ihtar geldi. Kule hakem ve hükmü. Evet yani şöyle bundan sonra sevgili Soner Yasak 2 tane Sivri Enerji Yağlı Güreş Ligi karşılaşması kalıyor. Dolayısıyla burada hiç kimse puan almadan çıkmak istemiyor. Evet. Yani az önce de söyledik ya, ligin başında puan aslanın ağzındaydı. Artık puan aslanın kursağında diyelim. Midesine, kursağına indi. Sıkıyorsa al bakalım. Evet. Durumu var burada. Evet. O yüzden her ikisi de bu arada Serdar Yıldırım, Erkan Taş yandan kastaktan arkaya dolaşmaya çalıştı. Koltuk altıyla çıktı. Şimdi Serdar Yıldırım paçaya indi. Koltuk altından gösterdi. Bir kez daha indi. Arkaya geçebilir mi Erkan? Topuğu yakaladı. Her an her şeyin olabileceği kadar kas kanadı denedi. Serdar Yıldırım aşağıda kaldı. Arkaya dolaştı. Vurgudan kaçırdı. Serdar orada bir intihar dalışımı yaptı. Payandaya oturdu ama orada yan etkisiyle kaydı Erkan. Şimdi arkaya doğru oturabilir. Serdar orada bir kas kanadı, paçayı buldu, budadı ve puan aldı Serdar Yıldırım. Puanlamada işte bu noktada süper performansıyla, işte bakın orada bacağının da sekmesini görüyoruz. İyi karıştılar, her ikisini de tebrik ediyoruz. Yan kazık mı, koltuk altı mı derken Serdar Yıldırım ters paçayı buldu, koltuk altından mermi gibi geçti ve işte bu pozisyonda bakın şimdi bacağı da attı, koltuğun altından böyle geçti ve son olarak kemane ile aradığı puanı buldu ve ikinci tura adını yazdırdı. Ama yüzündeki işaret biraz acısı olduğunu da gösterdi Sayın Soner Yasak. Evet, her iki genç pehlivanımızı tebrik ediyoruz. Gerek Serdar Yıldırım gerek yeni baş pehlivanımız Erkan Taş da gerçekten alkışlanmayı hak eden pehlivanlarımızdan. Evet, artık iki atomik isim Mustafa Batu ve Yıldıray Pala. Kaybedilecek çok şey var. Kimse kaybetmek istemiyor. Özellikle Mustafa Batu. Neden? Artık çok tecrübeli bir isim. Yani yeni gelen gençlere güreş kaybetmek istemez eskiler. Bu noktada Yıldıray Pala yenilirse olsun aslanım, daha önünde zaman var denir, sırtı sıvazlanır. Ama Mustafa Batu yenilirse biraz belki sevenleri tarafından tepki görebilir. Yani genç bir isime. Bu arada Recep Kara, Feyzullah Aktürk, az önce bahsettik, bakın yukarıdan Recep Kara'nın yüzü ifadesine bakın. Kolları nasıl makaslıyor. Orada tabii kollar makaslandığında bu arada Feyzullah Aktürk'ün atakları ciddi anlamda. Recep'in yüzüne bakmanızı rica ediyorum değerli güreşler. Recep'in yüzüne bakın. Artık yani otomatik pilotta uçuyor şu anda. Evet. Yani vücudundaki refleksler onun yüzüne yansımış. Tecrübeyle uçuş yaptığını gösteriyor. Tabii yıllardır bu Er Meydanı'nda hakem, bakıyorum ikinci ihtarı işaret ediyor. Mavi el havadaydı. Bakıyoruz Recep Kara derin bir nefes çekti. İkinci ihtar. Recep Kara ile Feyzullah Aktürk arasında geçen müsabakada Recep Karabaş pehlivan'a ikinci ihtar geldi. Tarafından ikinci ihtar verildi. Bize arz oldu. Evet. İkinci ihtarı hemen
Şimdi artık orada Feyzullah, bu arada Recep Kara Feyzullah'a fazla teslim ediyor orta kasla. Bu da açıkçası koltuk hatlarını Recep Kara'nın zaten bel çok kalın, dönemez, mümkün değil. O yüzden o el ortadan geldiğinde işte bir kez daha geldi yukarıdan sol koluyla gerdandan kesiyor şu anda. Recep Kara girmesini istemiyor. Bakın oraya koltuk altından paçaya doğru inmeye çalışıyor. Eğer Recep Kara'yı kenara kadar getirebilirse, üçüncü ihtar gelir. 2 kere daha götürmesi gerekir Sayın Soner Yasak. Evet. Bu giderse bir bak, Recep Kara şu anda ne yaptı? Yan tarafa doğru döndü. Kendini kenara götürtmüyor. Ama güreşin düzü olmadığı için de yere de inemez nabzı düşürmek için. Hani Recep Kara artık Feyzullah Aktürk'ün çok büyük bir hata yapmasını bekleyecek ama şu anda dediğim gibi otomatik pilotta uçuyor Recep Kara. Yani artık neyi var neyi yok ortaya koyuyor Recep Kara. Sezonun en iyi güreşini yapıyor kendi adına. En iyi performansı. Süper bir güreş çıkardı. Selamatlanmak üzere er meydanına. Recep Kara. Tabii yaş farkı da var. Karşısındaki İşte genç atak bir güreşçi Feyzullah Aktürk. Kilo, yaş, sakatlıklar Recep Kara'nın, hani iyi bildiğim için söylüyorum. Ne dirsekleri, ne omuzları, ne dizleri, ameliyat olmadığı. Bu arada kasnaktan, evet Recep bu 2 oldu. Son bir kürüme kaldı. Recep'in artık Sırat Köprüsü'nün başına geldi dev isim Recep Kara. Bir kez daha gitmesi açıkçası diskalifiye olmasına neden olur ama bakalım neler olacak. Profesör Doktor Sayın İbrahim Ufuk Kaynak Beyefendi teşrif etmişlerdir. Kendilerine coşkulu alkışlarımızla hoş geldiniz diyorum. Yine Perşembe Yaylası er meydanımıza. Evet, ortak yayınımızda bu arada Recep Kara artık neyi var neyi yok ihtardan, 3. ihtardan da kurtarmaya çalışıyor. Elindeki bütün kozları masaya yatırdı artık. Bakalım neler olacak. Son enerjisini de harcadı. Recep Kara ihtar almamak için arada bu tarafa doğru dönse de hemen Feyzullah Aktürk adeta direksiyonu ele geçirmiş bir kaptan gibi sürekli Recep Kara'yı kenara doğru kürmeye devam ediyor. Bakalım hakeme de bir yandan bakıyorum. Kenara getirdi. Hakemin Recep diyor ki, Recep'in ne dediğini anladın mı? Evet. Yeter artık. Evet, Ömer Eren Antalya bölgesinden er meydanlarının en iyi hakemlerinden biri. Ömer Eren hakemliğini çok beğendiğim bir isim. 7 numarayı da bulmuş Ömer. Bu arada ihtar bir kez daha. Şimdi artık 3 oldu. Bakıyorum. Evet, hakem 3'ü gösterdi. 3 oldu dedi ve Feyzullah Aktürk'ün eli kalktı. Recep Kara da çırağının alnından öptü. Her ikisini de alnından öpüyorum. Her ikisini de tebrik ediyorum. Gençlik, tecrübe, her şey vardı. Dolu dolu bir güreş vardı. Harika bir güreş vardı. Teşekkürler sevgili başpehlivanlarımıza. Geriye Mustafa Batu güreşi kaldı. Tek şu anda puanlama güreşi. Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşi. Son puanlama güreşi 1. turun. Bakalım burada ne olacak? Ziya Pala, Yıldıray Pala, Mustafa Batu karşısında neler yapabilecek hep birlikte göreceğiz. Selman Altaş, Aybastı Belediye Başkanımız Sayın İzzet Gündoğar, Recep Kara'nın son Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz sürmesi ve son ihtarı. Sayın Hüseyin İnanır Beyefendisi saygıdeğer misafirlerimizi selamlıyorlar. Recep'in vermiş olduğu büyük mücadele yüzüne çok yansıdı. Ama güreşi, yani ben yaşlandım, kiloluyum falan filan, hiçbir şey yani Recep Kara'yı durdurmadı. %100'ünün çok üzerine çıktı. Her şeyini verdi. Yapabileceği her şeyi yaptı Recep Kara. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. 43 yaşında Recep Kara, eğer yanlış bilmiyorsam. Bu noktada yıllardır er meydanında üst seviye güreş yapmış, vücudunda tek bir sağlam bölge kalmayan böyle bir ismin bu mücadelesini alkışlamaya davet ediyorum herkese. Ayakta alkışlanması gereken pehlivanımız.
Ayakta alkışlamaya davet ediyorum herkesi. Feyzullah'ı da alkışlıyoruz, o da elini öptü. Ya Feyzullah yani çok artık yani etiket bir isim. Feyzullah'ın performansı hani beni şaşırtmıyor ama Recep'in bugünkü güreşi dediğim gibi sezonun Recep Kara adına en güzel güreşlerden birisini sen yaptın. Mükemmel. Kıran kırana. Evet, Pala, Yıldıray. O da burada aslında bakarsanız Sayın Soner Yasak. Evet. Ev sahibi sayılır. Bu noktada neden? Çünkü kendisi Samsunlu. Burada onun da Samsun şuraya çok yakın bir taraftar kitlesi vardır ve burada kaybetmek istemeyecektir. Çatalca Belediyesi'nin baş pehlivanı Yıldıray Pala. Her ikisi bak, Mustafa Batu şu anda biraz daha sakin, biraz daha nasıl söyleyeyim, aklını kullanarak güreşiyor. Hamleyi Yıldıray Pala'ya bıraktı. Hamle şu anda Yıldıray Pala. Mustafa Batu. Evet, bu arada protokolde de karşılamalar var. Yıldıray Pala'nın, çünkü çok genç, çok istekli, çok arzulu bir isim. Bazen kontrolsüz ataklar yapabiliyor. Menzilin dışından çift atlayıp iki diz yerde bırakabiliyor. Muhtemelen Mustafa Batu hamleyi karşıya bıraktı. Yani Yıldıray Pala'nın hamlesine hamle yaparak onu hatalamaya çalışacak Mustafa Batu. Yani hıza hız, tempoya tempo güreşi yapmayacak Mustafa Batu. Baş altı pehlivanları. Yani en azından ben öyle tahmin ediyorum ama şu dakikaya kadar yapmış olduğumuz tahminlerde bir şey ıskalamadık gibi gözüküyor. Çünkü biz bu isimlerle tabiri caizse gözümüzü açıyoruz. Bu isimlerle gözümüzü kapatıyoruz. Onları adım adım takip ediyoruz. Güreşlerini artık gözlerimiz kapalı bir şekilde ezbere biliyoruz. Dolayısıyla bu kimyayı birbirine kattığımız zaman ortaya 3 aşağı sonuç çıkıyor. 3 aşağı 5 yukarı sonuç değişmiyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Celal Tezcan Beyefendi'ye ev sahibi olarak Aybastı Belediye Başkanımız adına tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, Batu bekliyor. Yıldıray, genç Yıldıray, bakalım ne kadar sabredecek seni atağa geçmek için. O da tabii Mustafa Batu'nun onu şu anda beklediğini biliyor. Artık yani genç de olsa, hani baş pehlivan olmuş bir isim, belli bir güreş tecrübesine sahiptir. Ama gençler biraz daha tabii sabırsız olabilir. Bu noktada Batu pehlivan bunu da iyi biliyor. Batu'nun bir yerde o sabırsızlığını bekleyecek. Şu anda zaten ihtarlarda sanırım birer kanıtlar var. Koç Yiğitler saat 13.50'de ikinci tur kurallarını çekmek üzere kısmetler giyilmiş, paçalar bağlanmış, vücutlar yağlanmış bir şekilde er meydanında hazır olunuz. Bu arada sevgili Soner Yasak, saat 13.50'de galip gelen, bu turda galip gelen pehlivanlarımızı anons edebiliriz. Kimler galip geldi? Hemen yapalım. Oraya bakalım. Emre Erkal Seçkin Duman güreşinde Seçkin Duman galip geldi. Hamza Özkaradeniz Ali Güngörekin güreşinde Ali Güngörekin galip geldi. Orhan Okulu Şahali Kurt güreşinde Orhan Okulu galip geldi sevgili güreşseverler. Mustafa Taş Salih Dorun güreşinde Mustafa Taş galip geldi. Serdar Yıldırım Erkan Taş güreşinde biraz önce keyifle izlediğimiz güreşlerden bir tanesi. Serdar Yıldırım galip gelmesini bildi. Ali Gürbüz Hüseyin İyican güreşte zaten ilk galip gelen baş pehlivanlarımızdan biri Ali Gürbüz. Mustafa Doğan Özkaya Cengizhan Şimşek güreşinde Cengizhan Şimşek galip gelmesini bildi. Şu anda Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşi puanlamada devam ediyor. Her iki güreşimizin birer tane puanı var. Fatih Atlı Yunus Emre Yaman güreşinde. Onun sonucu şu anda bizde yok. Evet. Recep Kara Feyzullah Aktürk güreşinde kutluyoruz. Ayakta alkışladığımız Recep Kara güreşinde Feyzullah Aktürk galip gelmesini bildi. Bu arada seyircilerimizin kafası da karışmasın. Bazen çünkü kafayı karışabiliyor. Bizim söylemek istediğimiz, hani ben söylediğimden sen anladığından mesulsün diye bir söz var ya. Aynen. Şimdi kazanan Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu, apoletli bir baş pehlivan, mükemmel bir seviye ve baş pehlivanına da süper bir heyecan getirdi. Onun şu anda Recep Kara'yı yenmesinde bir sürpriz yok. Yok.
Ama Recep Kara'nın sezonun en iyi güreşi yapması 43 yaşına rağmen, ilerlemiş yaşına rağmen. İşte bu altı çizilmesi. Rağmen. Biz bundan bahsediyoruz. Evet. Yani Feyzullah Aktürk gibi bir isme burada hakikaten yani maça maç vurduk. Kora kor gittik. Kıran kırana gitti. Son dakikalara kadar, o ikinci ihtara kadar dayanabildiği kadar dayandı. Her şeyi zorladı. Ama Feyzullah Aktürk hata yapmadı. Yani Avrupa'da final yapan bir insanın zaten hata yapması çok zor. Aynen. Odaklanması mükemmel Feyzullah Aktürk'ün. İşte bu noktada Recep Kara çok önemli bir isme kıra kıra güreş yaptığı için altını çizdik, alkışladık. Ve elini öptü, ustasının elini öptü. İsmail Koç, Hamza Köseoğlu güreşinde sevgili güreş severler, İsmail Koç galip geldi. Osman Kan, Fatih Çakıroğlu güreşinde Osman Kan galip geldi. Mehmet Yeşil, Onur Şener'i yenerek ikinci tura ismini yazılan güreşçilerimizden. Evet, şu anda tek kalan güreş Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşi. Bakalım burada sonuç ne olacak? Her iki güreşçi çok temkinli, birbirini teknik anlamda iyi tanıyan iki tane güreşçi. Sonuç ne olur? Öngörü olur mu olmaz mı? Şu anda iki güreşimizden öngörü zaten onu yaptık sevgili Soner Yasak. Yani Batu Yıldıray'ın hamlesini bekleyecek. O hamlenin, şimdi futboldaki gibi şöyle düşünün. Bir futbol takımı atağa çıktığında arkada boşluk bırakır, doğru mu? Aynen. Kontra ataktan gol yersiniz. Gol atarlar. İşte burada şu anda şekilde Mustafa Batu Yıldıray'ın hatalı bir hücumunu bekliyor. Yani onun buna karşılık onun hücumuna hücum yapacak. Yani arka tarafın, onun oyununun arkasına sızmaya çalışacak Mustafa Batu. Yani yanılır biliriz tabii ki, bunu iddia etmiyoruz. Ama şu anda güreşin çok net bir şekilde benim pehlivan sezilerimde gördüğüm bunlar. Bunları anlatıyoruz. Bunları ifade etmeye çalışıyoruz değerli güreş severlere. Hakemler de zaten güreşi biraz daha hareketlenmesi yönünde telkinleri var baş pehlivanlarımıza. Evet, hamlelere bakıyoruz. İlk hamle farkındaysan sürekli Yıldıray Pala'dan. Yani şimdi bak, güreşe ayrılacak. İlk ele kasnak atan Yıldıray, düzeltiyorum, kasnağa el atan Yıldıray oluyor. İlk güreşi bağlayan Mustafa Batu oluyor. Evet, bağlayan oluyor çünkü gelişini bağlayarak, güreşi bağlayarak Pala'nın hareketlenmesini, hızlanmasını istemiyor. O momentumu kazanmasını istemiyor. Çünkü eğer bir anda hızlanırsa Yıldıray sağlı sollu gerçekten muazzam bir hıza sahip ve orada refleksleri daha hızlı olan Yıldıray'ın avantaj sağlaması mümkün. Mustafa Batu da bunu biliyor ve hata yapmak istemediği için kesinlikle maksimum dikkatle Yıldıray Pal'ın Yıldıray Pala ile Mustafa Batu arasında geçen müsabakada her iki baş pehlivana hakem heyetimiz tarafından ikinci ihtarları verilmiştir. İhtar durumları 2-2'nin bilgilerimize arz oldu. Evet, 2-2 ihtarlar bu şekilde. Her ikisini de hakemler gayrete getirmeye çalışıyor. Güreşin deme anlamına geliyor bu. Köşeye sıkıştırmak anlamına geliyor. Bu hamle hakemler tarafından yapıldı. Değerli güreş severler. Evet, bakıyoruz. Sabreden kazanacak noktasına geldik. Bakalım neler olacak. Mustafa Batu mu, Yıldıray Pala mı? Evet, Yıldıray Pala'dan bir atak. Evet, şimdi dizlendi ama iki dizini koyarak yere iniyor. Bu hamlesini, yani ikinci bir hamleyi, şimdi ister yani evinde, sağında, solunda, bunu müsait olan herkes yapabilir. İki dizini yere koysun. Böyle bir zıplamaya çalışsın, ayağa kalkamazsınız. Ama bir ayak taban yere basıp bir diz yaptığınız zaman yukarı doğru, sağa sola doğru, ileri arkaya doğru her yere hamleniz olur. İşte bu iki dizi yere koymak pehlivanın ikinci hamlesinde yavaşlamasını veya yapamamasını anlamına gelir. Zaman kaybedebilir. Hücum mesafesini kısaltabilir. İşte bu da zaten o hücumun, yani arka tarafa yapılacak hücumun başlangıç noktası olur. Sayın Soner Yasak. Evet. Mustafa Batu da işte böyle bir hata bekliyor. Çünkü tecrübesi ona böyle fısıldıyor şu anda. Mustafa, kendine dikkat et. Yıldıray'ın hatası gelecek. Orayı bulmaya çalış, orayı yakalamaya çalış, oraya sızmaya çalış. Tabii. Yani olay bu şu anda net bir şekilde.
Başkan Vekili röportaj alıyorum. Size dönüyorum. Tamamlıyorsunuz. 10 kala zaten öteki tur başlayana kadar da 5 dakika kala ayrılırız. Şimdi gireceğim ben. Devam edin siz. Paslaşırız. Gitmek üzere az. Şey yapsın hocam. Radyo ekranı ikiye bölsün, röportajla bölsün. Olmazsa tabii. Bitiyor çünkü. Tabii. Mümkünse güneş varken girileceğim. Devam edin. Olursun. Evet. Mustafa Batu Yıldıray Pala güreşi devam ediyor. Bakalım burada kim hata yapacak? Mustafa Batu kontra atakla karşılık verebilecek mi? Sevgili Bağdat. Bu arada seyircilerimize bir dipnot geçelim. Federasyonumuzun almış olduğu karar neticesinde ortak yayınımızda sizlerin değerli yorumlarını, sosyal medyadan gönderdiğiniz yorumlara okuyamıyoruz. Çünkü güreşe odaklanmamız isteniyor. Hani bu bir sosyal medya yayını olmadığı için, televizyon yayını olduğu için ben sizlerin mesajlarınızı görüyorum ama yönetim kurulumuzun bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda yorumlarınızı okuyamıyoruz, okumuyoruz. Bilginiz olsun, yani bize gönül koymayın. Emir demir keser. Biz başkanımızın ve federasyonumuzun bize vermiş olduğu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada güreşi en doğru şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu noktada herkesten anlayış bekliyoruz. Kendi kişisel platformlarımızda bu noktada sıkıntımız yok ama burası ortak bir yayın. Bu noktada herkesin bu noktada bizlere anlayışlı olmasını rica ediyorum ve talep ediyorum. Evet, bakıyoruz. Yıldıray Pala başladı. Kıpırtılar başladı. Yıldıray Pala'da hareketlenme başladı. Daha fazla arayışlar var. Yavaş yavaş Mustafa Batu'nun bu ikinci ihtardan sonra üstüne doğru gitmeye başladı. Bu üçüncü ihtar Mustafa Batu'ya kalkar mı? Şu anda zor çünkü herhangi bir kürüme yok ama Mustafa Batu'yu biraz sonra hakem uyarabilir ve uyarması da gerekir. Çünkü puanlama safhasındayız. Yani illa kürüm olması gerekmiyor. Aktif pasif durumu var. Yıldıray Pala biraz daha istekli, daha hareketli. İşte o gençlik ona şey yapıyor, heyecan. Baskı kuruyor. Ona baskı kuruyor içgüdüsel olarak ama Batu'da işte dedim ya. Şu anda yine orada bir göğüste kalkma izledik. Kenara götürdü. Hakeme bakıyorum. Kuleye birinci kürümesini yaptı diyor. Evet. Kuleye işaret etti. Bir yaptı dedi. Geriye kaldı iki, yani üçüncü bir ihtar için Mustafa'nın, ama Mustafa şu anda diri. Onu söyleyeyim, yani o kürümelere müsaade etmeyecektir. Yani bu güreş diskalifiyeyle bitmez. Mustafa Batu işte buna müsaade etmez. Evet, bak şimdi başladı karşılık vermeye. Orada Butu buldu. Arkaya doğru aktarabilir mi? Hayır, bir türlü orada Kemane'yi bulamadı. Çünkü dizin altından Butu'yu ele geçirebildi ve aktardığında ileri fazla gitti Yıldıray Pala. Ama işte o ihtardan sonra biraz daha güreşin rengi değişti. Şimdi Yıldıray kasnak paçadan buldu, söktü. Koltuk altından geçti mi? Hayır, orada iyi küçüldü. Yıldıray yalnız bu atakları yapıyor fakat verimli olmazsa onun da oksijen sibobu kesebilir. Onu söyleyelim. Kesinlikle. Verimlilik çok önemli yağlı güreşte. İşte Batu'nun da istediği bu zaten. Arayıp da bulamadığı şey Batu'nun. Evet. Yani Pala yani şu anda şöyle %51'e %49 gibi bir performans ortaya koysa da tek bir hatasını Mustafa Batu affetmeyecektir. Onun için dikkat etmesi gerekiyor her iki tarafında. Yani biz tabi burada gördüğümüz, ben bir pehlivan olarak bu işi yapmış bir isim olarak gördüğüm olayları ve pehlivan kafası olarak, bu arada koltuk altını gösterdi. Kasnak eldeydi. Orada Mustafa Batu bir anda sağ koluyla
Yıldıray Pala'nın sol kolu altından çekti, yukarı aldı, müsaade etmedi. Orta kasnağı şimdi teslim etti. Neden bunu yapıyor? Biraz daha aşağılara girmesini istiyor. Bu biraz yemleme de olabilir. Batu için konuşuyorum. Çünkü ikidir koltuk altına girdi. Ama koltuk altına girdiğinde Mustafa'nın el kasnakta olmadığı için kurtarmaya gitti. Ama el kasnakta olsaydı o koltuk altından geçerken muhtemelen yana doğru süpürecekti Mustafa Batu. Bunlar hep tabi senaryo ama yağlı güreşin normal ritüelinde olan akışlar bunlar. Evet. Sevgili Soner Yasak. Evet. Evet. Yıldıray kafa döşte, el kasnakta. Mustafa da yukarıdan göğsüyle alanı daraltıyor. İşte bir de kalkmaya çalıştı. Kafa göğüsteyken terse doğru paçaya el attı. Yıldıray Pala sanki ne bileyim hani böyle 1.92 metrelik bir baş pehlivanmış gibi inanılmaz bir olayı denedi. Tehlikeli bir iş. Çünkü bu sefer oraya uzanmak için açtığı o sol bacağıyla açıkçası bir tırpanda sırt aşağıda gidebilir. Evet, başaltı pehlivanları salınıyorsunuz. Kol bağlayın. Evet. Hava iyice serinlemeye başladı. Öğlenden burada sonra yağmur veriyordu ve yağmur da bekleniyordu. Şu ana kadar yağmadı ama hava tahmin raporları Türkiye'de oldukça başarılı. Bakalım bu tahmin gerçekleşecek mi? Evet, Mustafa kendini kürütmüyor. Sağlam bacaklarıyla güreşi kilitledi. Yukarıda kafayı döşe saplayan Yıldıray. Koltuk altlarında istediği boşluğu tam bulamadı şu anda ama orta kasnakta ısrarı devam ediyor. Bu ona avantaj sağlayacaktır. Mustafa Batu kendini burada gerdirtiyor. Bakın bu gerdirtilmelerde eğer öne doğru ani bir boşaltma yaparsa dengesi bozulabilir Mustafa Batu'nun. Ama çok dengeli bir isim. Buna da şu ana kadar çok müsaade etmedi. Mustafa Batu ısrarla Yıldıray Pala'nın hatasını bekliyor. Aşağı girmesini bekliyor. Yan kasnakta hedeflediği boşluğu bulmayı bekliyor Mustafa Batu. Yani Mustafa güreşe döşenmeyecek, paçalara inmeyecek. Zaten paçalara kasnaksız inmeyen bir isim. Butları iyi bulan, boşalttıktan sonra sağlı sollu butları iyi bulan, uçuran bir isim. Az önce bunu denedi ama dizin altında. Bu arada çengeli yetiştirmeye çalıştı. Bacak kısa kaldı. Yıldıray koltuk altını geçti. Paçayı buldu, orada gerdirdi. Kurtardı Mustafa. Bir kez daha koltuk altı gösterdi. Ama menzilin içinden yaptığı için iki diz yerde kalmadı. Yakalayamadı bu noktada Mustafa Batu. Tempolu anlardı. Bu da toplamda 4. koltuk altı gösterme. Hakeme bakıyoruz. Orada bir şeyler söyledi. Ne söyledi bilmiyoruz ama Mustafa'nın 3 iddialarla diskalifiye olayı olması için 2 kürümenin daha Yıldıray Pala tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama bu şu anda çok zor. Mustafa Batu artık bakıyorum biraz da Mustafa'da da yorgunluk belirtileri var ama geçtiğimiz günlerde çok ağır bir sakatlık geçirmişti. Yani yarasını gördüm. Yani ben onun yarasını görünce böyle bir içim, yani nasıl söyleyeyim, kırkıldı, öyle söyleyelim. O yüzden biraz antrenman formunu kaybetti Mustafa Batu ama gene de of, kalkmaya bak. Kalkmaya bak. Yıldıray Pala orada koç gibi bir toz attı. Boşalttı, dizlendi. Koltuk altını kapattı orada Mustafa Batu. Bakalım. Artık zaman daraldı. Her ikisi de kafasında bir anda şunu da düşünüyor. Sayın Soner Yasak. Güreş ilerledikçe bir tur sonra için açıkçası şanslarını azaltıyorlar. Tabii dinlenme süreleri azalmış. Azalıyor. Yani burada 64 tane baş pehlivan ikinci turda kol bağlayacak. Bu süreçte fazla bir süre kalmadı. Dolayısıyla dinlenme süreleri çok fazla olmayacak. Özellikle yani bir tur sonra önemli isimlerden mesela diyelim ki Ali Gürbüz'ü çektiler. O zaman dım şansları yok fazla. Dım olacak sevgili Soner Yasak.
Evet, biz de bazen böyle anlatırken kendimiz de zevk alacağız, eğleneceğiz. Sizlerle böyle konuşamasak da etkileşim kuracağız değerli güreş severler. Evet, Mustafa yukarıdan karşılıyor. Yumuşattı kendini bu arada. Statiklikten çıktı Mustafa Batu. Statiklikten ne demek? Az önce farkındaysanız gerdirmişti. İşte onu bıraktı. Yumuşadı. Yani şimdi bir göğüs çaprazı denedi. Kim? Yıldıray Pala oradan boşalttı. Paçayı da buldu ama bunları biraz yarım yapıyor, boşaltıyor. Yani aldıktan sonra %75'ler civarında oyunun orada boşaltıyor. Yıldıray'ın tamamlama yetisi, yani yetisi şu dakika kadar sonuç vermedi. Yani bunu tamamlayamadı oyunlarını. O yüzden de Mustafa Batu gibi tecrübeli, zeki bir isim açıkçası çok da büyük bir risk görmeden şu dakika kadar geldi. Ama Yıldıray dediğim gibi aşağı küçülmelere devam edecek. Paçaları bulmaya isteyecek. Kalkmalara devam edecek. Mustafa Batu da ama Yıldıray da tabii Mustafa Batu'nun ne düşündüğünü biliyor bu arada. Mustafa Batu da bu açıklardan birinden bir hata yakalayıp puana gitmek isteyecek. Ama bu turda her iki tarafta eve boş gitmek istemiyor. Puan cebe koymak istiyor çünkü Kırkpınar var seneye. A torbası bu arada işte menzilin dışından girdi. Butu bulmak istedi. Önce bakıyoruz sağ bacağı, sonra da sol buta gitmek istedi Yıldıray Pala. Yani çıkışlarında da dolu çıkıyor. Bu da önemli. Onu da söyleyelim. Şimdi dikkatimi çekti. Bu arada Yıldıray Pala'yı bakın nereden tutuyor? Kısmetin kasnağından tutuyor. Kasnak ipinden tutuyor. Şimdi oradan nasıl bir avantaj sağlar? Şöyle bak, kafası nerede? Döşte değil mi? Evet. Orada buradan şey yapıyor. Yani buradan çektirip kafasını da yukarıdan ittirdiğin zaman akciğerlere baskı uyguluyor. Yani nefes almasını azaltır. Aynı zamanda bakın şimdi onu dikti. Eğer çekebilir, boşaltabilirse bir andaki oradaki boşluktan da koltuk altlarından hızlı geçişler yapabilir. Avantajlar böyle. Ama Mustafa bu durağan sürede nabzı şişmişti az önce. Şu anda nabzı düşürdü. Nabzı normale indirdi. Ve beyin tekrar artık kurgu yapmaya başladı. Mustafa'yı tanıdığım için bunları söyleyebiliyorum. Yüzüne baktığımda ne düşündüğünü rahatlıkla anlayabiliyorum. Nabız düştü, normale geldi. Mustafa artık kafayı az önce bulanmıştı. Tempo yüksekti. Ama şimdi tren raya oturdu diyelim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Güreş düzeldi, bak şu anda üstünlük kalmadı. Mehmet Hilmi Güler beyefendinin himayesi Kalmadı. Bakalım Yıldıray gene atakların başlangıç noktası olacak, onu söyleyelim. Mustafa atak kesinlikle yapmayacak. Tabii ki Yıldıray Pala çok büyük bir hata yapmadığı sürece işte Yıldıray'ın atağında yapacağı muhtemel hatayla cezayı kesmeye çalışacak Mustafa Batu, tabii kesebilirse. Festivaline hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, er meydanı gerçekten an itibariyle pehlivanlarla çok güzel bir görüntü. Türk Obası, Aybastı Belediye Başkanımız Sayın İzzet yayla, pehlivanlar, gerçekten bin yıllardır yaşadığımız işte görüntü. 916 yıldır ama arada herhalde boşluklar olmuştur. Bunu yapıldı mı Sayın Vadat? Şimdi tabii bununla ilgili tarihi bir data veremem. Mesela ben her zaman söylerim. 663. Kırkpınar'ı yaptık, doğru mu? Doğrudur. Peki ben buradan kamuoyuna soruyorum. Madem 663 tane Kırkpınar yaptık, 200. Kırkpınar'ın baş pehlivanı kim? Ya da 1. Kırkpınar'ın baş pehlivanı kim? 10. Kırkpınar'ımızın baş pehlivanı kim? 400. Kırkpınar'ımızın baş pehlivanı kim? Yani bunlar somut değil. O yüzden 916, evet burada 916 yıldır güreş tabii ki yapılıyor ama işte aradaki boşluklarda, mesela o zaman 916 ise diyelim ki 800. baş pehlivanımız burada kim mesela? Evet. Gibi. Bunlarla ilgili bir data var mıdır çalışma? Yok. Neden? Sonuç ilişkisi kurmayı öğrenmemiz lazım. Yağlı güreşin içinde birçok hurafe bilgi var.
Bir takım insanlar gelmiş bunları atmış. Biz de neden sonuç ilişkisi kurmadan sorgulamadan biat etmişiz, inanmışız. O yüzden sorgulamayı öğrenmemiz lazım. Evet, bakıyoruz, unutmayalım, ikişer ihtar var. Her iki başpehlivanımızın da Mustafa Batu'nun bu arada kasnaktan çektiği bir zor dalış denedi orada. Yıldıray bunları tekrar deniyor ama dediğim gibi az önce nabzı düşürdü, dengesini buldu Mustafa Batu. Çok da zorlanmadan şu dakika kadar bu atakları savurdu. Hatta az önce Can gönülden teşekkür ediyorum. Burası tarihi. evet, başkanımızı da dinleyelim bu arada. Her zaman söylüyoruz. En fazla sevgisi olan güreş sahası. Türkiye'nin en eski tarihi güreş festivali. Perşembe yaylamız sıradan bir yayla değil. Hiçbir yaylada 6.000 şehit yatmıyor. Bizim yaylamızda bu topraklarımıza yurtvatanı denen 6.000 şehidimizin aziz hatırasına. Yine bu topraklar için şehit olmuş Emir İsmail'in hatırasına. Yine buralar için gazi olmuş Danışmat Gazi'nin hatırasına 916 yıldır bu festivalleri yapıyoruz. Onların torunları olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz. İlk günden bugüne bu festivallerin yapılmasında emeği olan belediye başkanlarımıza, valilerimize, kaymakamlarımıza, ağalarımıza destek olmuş sponsorlarımıza, burada güreşmiş ama ahirete intihar etmiş tüm geçmişimizi hayırla, rahmetle yad ediyoruz. Allah razı olsun. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize canı gönülden teker teker teşekkür ediyor. Festivalimizin hayırlı, uğurlu ve kazasız, belasız geçmesi dileğiyle bu el meydanında güreşen kardeşlerimize başarılar diliyor. Hepinize saygıyla selamlıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Ev sahibimiz, evet, ev sahibi belediye başkanımız gerçekten güzel bir konuşma yaptı. düşünen, üreten, yarışan ordu dedik. Sayın Bakanımıza ve kıymetli ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz bir kez daha. Ordumuzun 19 ilçesi ve bu ilçelerdeki halkımızın huzuru, refahı için, gelişmesi için mücadeleye devam eden kıymetli bakanımıza ve ekibine bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere siz değerli hazırlanan kıymetli hemşehrilerimize hitap etmek üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Celal Taş Tekcan Beyefendi alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Evet, konuşmalar devam ediyor. Tribündeki saygıdeğer spor severler, güreş severler ve değerli halkımız, hepinizi sevgi, saygıyı, hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanım, aslında bugün burada olmak istiyorum ama acil bir mazeretten dolayı bizden ayrılmak zorunda kaldı ve tabii haliyle selam ve sevgileri ve göndermeler olmak memleketi ve selam ve sevgileri size emaneti devredeceğim. Biz büyükşehir olarak, büyükşehirin felsefesi olarak ilimizin hangi köşesinde bu ilin gelişmesini görüşümden altınlaştı saygı için herhangi bir olan merak esnasından ötürüyorsa bu ilin kültürüne, ekonomisine desteklendiği için hata olmak istiyor ve ev yaşlardaki
Aybaşı Yayası Mustafa Güreş etkinlikleri ve kültür festivalleri bu amaçla desteklemek ve bu müdürlerle hep beraber görüyoruz. Evet, baskı var sağ tarafına, ses gelmiyoruz, biraz daha yaklaştır diyor. Biraz yaklaştırsam dudağına değdi kabul edeceğiz. Şimdi bu festival sadece bir hafta süren festival, güreş amaçlı olmakla beraber o ülkenin ortaya koyabileceği, ürettiği bazı mallarını, bazı ürettiği malzemelerini yarış daha iyisini yakalamak için bir festivale dönüşmüş de durumdayız aynı zamanda. Çünkü sanıyorum daha önce burada en iyi kuzu, işte ne bileyim en iyi koyun kuzu gibi yarışlar da yapıldı. Değil mi Sayın Bakan? Tabii bunun biraz daha yoğunlaşması ve aynı zamanda şehir ekonomisine katkısı olması lazım. Festivaller genelde, evet güreş bir festival değildir, kusura bakmayın, bir etkinliktir ve çok önemli bir etkinliktir, oraya geleceğiz. Ama aynı zamanda festivallerin içerisinde ekonomik yarışlar vardır, üretim vardır, sunuş vardır, yarış vardır, daha iyi bulma vardır. İşte düşünen, üreten, yarışan ordunun da esprisi bu. O kuzu yarışmasında işte en iyi bal yarışması olabilir, en iyi fındık yarışması olabilir. Yani artık ürettiğimiz mallarımızı bir etkinlikle, bir festivalle hem tanıtma hem de bunun ekonomik katkıda bulunması lazım diye düşünüyorum. Neyse biz bugünkü 96 yıl kutladığımız güreşe gelirsek, malum 11. yüzyılda Türkler orduya bu kapıdan girmek istemişler. Ve bu meydan, işte az önce belediye başkanı söyledi, 6.000 şehit vererek bu bulunduğumuz bu mübarek toprak kanla yoğrulmuş bir topraktır ve Türk kanıyla yoğrulmuş bir topraktır. O yüzden biz bu heyecanımızı bu güreşle, dokunması kutladığımız bizden sonra gelen nesle aktarmamız için, tarihe iz bırakmak için her yıl daha iyi arayarak, daha güzel yaparak kutlamak zorundayız. Çünkü bizden sonra gelen nesil bunu herhangi bir kitabın köşesinde böyleymiş, varmış, olmuş diye değil, görerek, yaşayarak öğrenmesi lazım. Burada çok lafa gerek yok çünkü güreş heyecanlı devam ediyor. O yüzden bu işe emeği geçen her birim, kurum, kişi ve STK'lar varsa, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Başkanımıza özellikle ve değerli başkanımızın emeği hiç yadsınamaz ve İzzet Bey'e teşekkürlerimizi, sevgilerini sunuyor ve ellerine sağlık diyoruz. İyi ki varlar diyoruz ve herkese saygılar sunuyorum ve hayırlı olsun güreş etkinliğimiz ve devamını Allah nasip etsin. İnşallah 2000'lerini, 3000'lerini, 5000'lerini bu millet inşallah bunu kutlayacaktır. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkan Vekilimiz Celal Tezcan Beyefendi'ye açıklamaları için teşekkürlerimizi bir kez daha arz ediyoruz. Evet, Başkan Vekilimiz dediler, ürettiklerimizi servis etmemiz gerekiyor. İşte ikinci gününde festivalimizin özellikle Aybastı'nın ev hanımlarının üretmiş olduğu peynirler vardı. Ben de Dünya Şampiyonlar Ligi'ne, Peynir Ligi'ne girmesi konusunda Aybastı'nın da öncülük edeceğini, bu hususta da kıymetli bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Beyefendinin himayelerinde gerçekleşeceğinden hiç şüphemiz olmayacağını belirtmek istiyorum. Kıymetli Hazurun, kıymetli hemşerilerimiz, siz değerli hemşerilerimize hitap etmek üzere AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ufuk Kaynak Beyefendi, alkışlarınıza kürsüye arz ediyorum. Sayın Vekilim buyursunlar. Efendim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biz
Ben ilk önce herkese bir teşekkür edeyim Sayın Başkanımdan. Buraya katılan bütün Aybastılılara, dünyanın öbür ucundan dahi gelenler var. Biraz önce karşılaştık hepsiyle. Efendim biz 1071 yılında Anadolu'ya girdik. 1108 yılında şu gördüğünüz alanda güreş yapılmaya başlandı. Ve bu güreş de yağlı güreşti. Güreşlerin şahına yağlı güreş denir. Neden? Çünkü bunun bu salonda yaptığınız gibi 3'er dakikalık bir oyun değildir. İnanılmaz bir ustalık isteyen, vücuda sürülen yağlarla güreşmenin en zor hale geldiği, bu gerçekten yiğitlik isteyen bir iştir. Bu işin en iyi ustası da Kelle Aliço'dur. Sultan Abdülaziz de dahi güreşmiştir. 26 defa Kırkpınar başpehlivanı olmuş, 27.sinde Koca Yusuf'la berabere kalıp Koca Yusuf'a kemerini devretmiştir. Öyle mi? Tamam. Ve ben bunun çok kısa bir bilgi verdim. Yani burada şu meydandaki şu yiğitleri biz tam 1108 yıldır aynı şekilde devam ediyoruz. İnanılmaz köklü bir millet, inanılmaz güzel bir gelenek. Ben hepsine başarılar diliyorum. Burada kaybeden yok. Bu şenliği düzenleyen herkese, yardımcı olanlara, özellikle iş adamlarına, belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ben gerçekten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bunu daha da geliştirerek sürmesi için biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli vekilimiz Sayın İbrahim Ufuk Kaynak Beyefendi'ye hitapları için teşekkür ediyoruz. Kıymetli Hazırun, kıymetli konuklarımız, göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, teveccühe teşekkürlerimizi arz ediyorum. 34 Ankara Jandarma Manisa 413 plakalı aracı lütfen bulunduğunuz yerden alınız. 38 Ankara Jandarma Manisa 413 plakalı aracı lütfen bulunduğu yerden alınız. İlgi alakanıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalınız. Kontrol, ses kontrol vekillerine. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabı Ordu Büyükşehir Belediyesi 916. geleneksel Ordulu Mustafa Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık 2. tur kura çekimleri başlıyor. Kura çekimlerini ziyaret etmek üzere Aybastı Kaymakamımız Sayın Murat Karnap Beyefendi'yi, Aybastı Belediye Başkanımız Sayın İzzet Gündoğar Beyefendi'yi, Ordu AK Parti Milletvekilimiz İbrahim Ufuk Kaynak Beyefendi'yi, Ordu AK Parti İl Başkanımız Selman Aktaş Beyefendi'yi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Celal Tezcan Beyefendi'yi, güreşlerimizin ağası Sayın Ender Şahin Beyefendi'yi er meydanına davetimi arz ederim. Sen çağır. Avrupa şampiyonumuz Tevfik Odabaşı'nı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bülent Odabaşı Beyefendileri er meydanına davetimi arz ederim. Evet, kurasını çekmek üzere Yusufcan Zeybek geliyor. Yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Irmak Beyefendi'yi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hüseyin İnanır Beyefendileri er meydanına davetimi arz ederim. Evet, kurasını çekmek üzere Yusufcan Zeybek geliyor. 23 numara Yusufcan Zeybek. Orhan Okulu geliyor. ...53 numara Orhan Okulu. Mustafa Taş geliyor.
39 numara Mustafa Taş. Ali Gürbüz geliyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Ordu Aybastı Yağlı Pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlık 2. tur kuralları an itibariyle çekilmekte. Megastar Ali Gürbüz kurasını çekiyor. Son 63 numara Ali Gürbüz. Hüseyin Gümüşalan geliyor. Bu turda yayın kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Çelik ile birlikte ben Recep Tosun anlatıp aktaracağız. 9 numara Hüseyin Gümüşalan. Serhat Gökmen geliyor. Serhat Gökmen geliyor. Bakalım bu turda kim kimle kapışacak? İnşallah CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Pehlivan güreşlerinde son 64'te baş pehlivanlar kura çekimindeler. Bu turu yayın kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Çelik ile birlikte ben Recep Tosun anlatıp aktaracağız. 49 numara İsmail Balaban. Ön eleme turunda Cengizhan Şimşek'in o muazzam fevkalade jeneriklik süpleksi şu anda güreş kamuoyunda inanılmaz derecede trend topik oldu diyebiliriz. Osman Aynur geliyor. Dilerseniz sizleri kura çekimiyle baş başa bırakalım. Sen de burada bir yemeğe davet ettim. Şurada bir yerde restoran varmış. 21 numara Osman Aynur. İsmail Koç geliyor. Müsaadendin beni. Devamında Serdar Yıldırım geliyor. ...51 numara İsmail Koç. Serdar Yıldırım geliyor. Antep'te yaptılar ışık değil. Devamında Ertuğrul Dağdemir'e geliyor. 25 numara Serdar Yıldırım. Devamında Dilin Gürel geliyor. ...45 numara Ertuğrul Dağdevren. Ali İhsan Batmaz geliyor. 41 numara Nedim Gürel. Devamında Enes Doğan geliyor. 3 numara Ali İhsan Batmaz. Devamında Osman Kan geliyor. 19 numara Enes Doğan. Süleyman Başar geliyor. Devamında Turan Balaban geliyor. 1 numara Osman Kan. ...55 numara Süleyman Başar. Özkan Yılmaz geliyor. Devamında Mustafa Arslan geliyor. 9 numara Turan Balaban.
Devamında Furkan Durmuş Altın geliyor. 7 numara Özkan Yılmaz. Yıldıray Akın geliyor. 15 numara Mustafa Arslan. Devamında Ünal Karaman geliyor. 27 numara Furkan Durmuş Altın. ...47 numara Yıldıray Akın. Devamında Kürşat Şevki Korkmaz geliyor. 17 numara Ünal Karaman. Devamında Tanju Gemici geliyor. ...33 numara Kürşat Şevki Korkmaz. Devamında Recep Taslak geliyor. ...35 numara Tanju Gemici. Devamında Faruk Akkoyun geliyor. 37 numara Recep Taslak. Evet, İsmail Erkal geliyor. ...31 numara Faruk Akkoyun. Devamında Hasan Cengiz geliyor. ...8 numara İsmail Erkal. Yalçın Öncül geliyor devamında. Devamında Cengizhan Şimşek geliyor. 18 numara Hasan Cengiz. ...64 numara Yalçın Üncül. Devamında Yunus Emre Yaman geliyor. ...50 numara Cengizhan Şimşek. Serkan Sertürk geliyor. Beş numara Yunus Emre. Devamında Okan Acar geliyor. Devamında Kaan Kaya geliyor. 14 numara Serkan Sertürk. ...28 numara Okan Acar. Ali Yanatma geliyor. Kaç numara? 34 numara Kaan Kaya. Devamında Serhat Balcı geliyor. 13 numara Ali Yanatma. Devamında Bekir Eryücel geliyor. Ve yine Mecit Yıldırım geliyor. On numara Serhat Gökmen. Serhat Balcı. ...22 numara Bekir Eryücel. Ali Altun geliyor. 26 numara Mecit Yıldırım. Devamında Süleyman Aykırı geliyor. 36 numara Ali Altun. Devamında Abdullah Güngör geliyor.
61 numara Süleyman Aykırı. Yazıyorsun değil mi? Yavaş. Recep Çakır geliyor. ...56 numara Recep Çakır. Evet. Menderes Saltık geliyor. 2 numara Abdullah Güngör. Evet, Seçkin Duman geliyor. 16 numara Menderes Saltık. Devamında Yıldıray Pala geliyor. ...54 numara Seçkin Duman. 24 numara Yıldıray Pala. İbrahim Çoraman geliyor. Aleykümselam. 42 numara İbrahim Çoraman. Arif Akın geliyor. Altı numara Arif Akın. Osman Özgün geliyor. ...60 numara Osman Özgün. Onur Balcı geliyor. ...46 numara Onur Balcı. Semih Turgut geliyor. ...4 numara Semih Turgut. Salih Erinç geliyor. ...29 numara Salih Erinç. Hakan Çalışır geliyor. ...32 numara Hakan Çalışır. Fatih Koyuncu geliyor. ...12 numara Fatih Koyuncu. Ali Gökçen geliyor. ...30 numara Ali Gökçen. Ali Güngör Ekin geliyor. ...48 numara Ali Güngör Ekin. Erkan Ertan geliyor. ...57 numara Erkan Ertan. Kemal Şahin geliyor. ...40 numara Kemal Şahin. Ramazan Bircan geliyor. ...20 numara Ramazan Bircan. Mustafa Kemal Karaboğa geliyor. ...58 numara Mustafa Kemal Karaboğa. Ahmet Serbest geliyor. ...38 numara Ahmet Selbest. Evet, Feyzullah Aktürk geliyor. Evet, Rıza Yıldırım geliyor devamında. Devamında İsmail Güzel geliyor.
52 numara Feyzullah Aktürk. 44 numara Rıza Yıldırım. 62 numara İsmail Güzel. Evet, baş pehlivanlarımız. Evet, baş pehlivanlarımız. Şöyle buyurun anı fotoğraf için. Hemen protokolümüzün önüne buyurun baş pehlivanlarımız. Hemen bir anı fotoğrafını çekelim. Evet, kıymetli baş pehlivanlarımız. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, baş pehlivanlarımızın ikinci tur kura çekimlerini arz ediyorum. Osman Kan Abdullah Güngör ile, Ali İhsan Batmaz Semih Turgut ile, Yunus Emre Yaman Arif Akın ile, Özkan Yılmaz İsmail Erkal ile, Turan Balaban Serhat Balcı ile, Mehmet Yeşil Fatih Koyuncu ile, Ali Yanatma Serkan Sertürk ile, Mustafa Arslan Menderes Saltık ile, Ünal Karaman Hasan Cengiz ile, Enes Doğan Ramazan Bircan ile, Osman Aynur Bekir Eryücel ile, Yusufcan Zeybek Yıldıray Pala ile, Serdar Yıldırım Mecit Yıldırım ile, Furkan Durmuş Altın Okan Acar ile, Salih Erinç Ali Gökçen ile, Faruk Akkoyun Hakan Çalışır ile, Kürşat Şevki Korkmaz Kaan Kaya ile, Tanju Gemici Ali Altun ile, Recep Tastak Ahmet Serbest ile, Mustafa Taş Kemal Şahin ile, Nedim Gürel İbrahim Çoraman ile, Serhat Gökmen Rıza Yıldırım ile, Ertuğrul Dağ Evren Onur Balcı ile, Yıldıray Yakın Ali Güngör Ekin ile, İsmail Balaban Cengizhan Şimşek ile, İsmail Koç Feyzullah Aktürk ile, Orhan Okulu Seçkin Duman ile, Süleyman Başar Recep Çakır ile, Erkan Ertan Mustafa Kemal Karaboğ ile, Hüseyin Gümüşalan Osman Özgün ile, Süleyman Aykırı İsmail Güzel ile, Ali Gürbüz Yalçın Üncül ile arz ederim. Evet kıymetli baş pehlivanlarımız. Hemen sıraya geçelim. Evet kıymetli baş pehlivanlarımız buyurun. Evet baş pehlivanlarımız. Hemen yağlarımızı alalım. Çok değerli baş pehlivanlarımız lütfen sahanın bu tarafına doğru bir düzen alalım, sıraya geçelim. Çok değerli baş pehlivanlarımız. Seyircimiz sabırsızlıkla sizleri bekliyor. Evet kıymetli baş pehlivanlarımız buyurun Kur'an numarasına göre hemen sıraya geçelim. 1 numara. Evet Osman Kan. Hemen 1 numara Osman Kan. Osman'cığım buraya. Evet saygıdeğer misafirlerimiz, her yıl ülkemizde trafik kazalarında ortalama olarak 5.000 insanımızın hayatını kaybederken 288.000 insanımız yaralanmaktadır. Ordu İl Jandarma Komutanlığımızda bu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
Şu anda baş pehlivanlarımızın ellerinde olan trafikte saygılı ol, kazalara engel ol pankartı ile baş pehlivanlarımız huzurlarınızda. Ordu İl Jandarma Komutanlığımıza, vatandaşlarımıza bu trafik bilincinin oluşmasına katkı sağladığı için kınalı kuzularımıza sizlerin coşkulu alkışlarınızla teşekkür ediyoruz. Evet baş pehlivanlar. Baş pehlivanlarımız. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. 2024 yılı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabı Ordu Büyükşehir Belediyesi 916. geleneksel Ordulu Mustafa Yağlı Pehlivan Güreşleri 2. gün. Baş pehlivanlık 2. tur müsabakaları. Baş pehlivanlarımıza şöyle kuvvetli bir moral alkışı istiyoruz. Alkışlar sizlerden, güreşler onlardan. Domaysır buna bir ses yükleyelim. Antalya Alo, ses. Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Ses Nefi kontrol. Kara adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kuşçu İnşaat sahipleri, ünlü iş adamları Sayın Enes Kuşçu ve Tahsin Kuşçu adına güreş yapıyor. Osman Kan, Antalya Serik. İstanbul Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel Bey adına güreş yapıyor. Bugün de burada aslı, nesli bu toprakların öz evladı olan, Bursa'da iş adamlığı faaliyetini gösteren, Bursa Karacabey'de faaliyet gösteren Gün İnşaat, Gün Kuyumculuk Limited şirketleri sahibi, pehlivanlarımıza hamilik yapan Sayın Yusuf ve Davut Gün adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Abdullah Güngör, Samsun Ladik. Evet değerli güreş severler, 1 Eylül tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı Antalya Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri tertip komite başkanımız, aynı zamanda Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Caran adına güreşiyor. Yine bugün burada Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanımız Sayın Hasan Can Caran adına güreşiyor. Ali İhsan Batmaz, Antalya Korkuteli Bozova. Karamüsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık Bey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kameraya bak. Bana dönerseni böyle doğal. Ama siz vücudunuzu oraya dönün. Sayın Abdullah Tor adına Değerli güreşseverler, 2. tur 64 pehlivan. Tabii bu 32'ye düşecek. Ancak biraz önce ilk turun puanlamasında muhteşem bir puanlamada puanını alarak galip gelmeyi başaran İstanbul Çatalca Belediye Spor Kulübü Erhan Güzel'in değerli belediye başkanı pehlivanı Yıldıray Pala Mustafa Batu mücadelesinde puanla alarak yoluna devam etti. Yanımızda tabii Sayın Hüseyin İnanır var. Yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız, vekilimiz, Sayın Başkan Vekilimize sormak istiyorum. 2. turda çektik. Değerli güreşseverler. Evet. Neler söyleyeceksin sevgili başkan? Evet. Öncelikle ben ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize Yaylaların Yaylası Aybastı Perşembe Yaylası'ndan selamlar, saygılarımı sunuyorum. 916.sını düzenlediğimiz geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivalimiz 4. gününde yağlı güreşlerimizle devam ediyor. Geçen yılı itibariyle Türkiye'de geleneksel güreş festivaline, güreş ligine dahil olmuştuk. Aybastı olarak 7 ilçeden biriyiz. Güreş Federasyonu'ndayız. Aynen Futbol Federasyonu gibi Güreş Ligi'ndeyiz. 7 ilçeden biri olduk. Festivalimizde bu sene 1700 güreşçimiz kol bağlıyor. Kıran kırana güreşlere sahne oluyor. Çok güzel bir mücadele var Doğalı Çayırımızda. Türkiye'nin en eski, en köklü ve en çok seyircisi olan Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'ndeyiz. Çok güzel bir mücadele devam ediyor burada. Ben güreşçilerimize başarılar diliyorum. Burada
Festivalimizin baş mimarı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyonda hiçbir şeyden kaçınmadı, tüm fedakarlıkları yaptı. Tüm güreş severlere bizleri izlediği için teşekkür ediyor. Güreşçilerimize başarılar diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Değerli güreş severler, geleneksel 916 yıldır devam ediyor. Tabii Ordu dendiği zaman Aybastı Perşembe Yaylası'nda Mustafa Büyükbeylivan anısına yapılan bu güreşler CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabındayız. Haydi bakalım, ikinci turda 64 pehlivan 32'ye düşecek. Ben yine cazgırlarla ve salınmayla sizi baş başa bırakıyorum. İkinci yarıda tabii biz anlatacağız. Sevgili sözü Recep Tosun'a bırakıyorum. İstanbul, Şile. Yayın Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Çelik röportajını tamamladı ve biz sizleri de baş pehlivanların salavatlamasıyla baş başa bırakıyoruz değerli güreş severler. Veli Demir filoları, Veli Demir otomotivleri sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım, Sakarya Karapürçek. Evet değerli güreş severler, 23 Ağustos 2024 tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı İstanbul Şile Er Meydanı'na davet eden güreşlerimizin tertip komite başkanı, aynı zamanda İstanbul Şile Belediye Başkanımız Sayın Özgür Kabadaya adına güreşiyor. Mecit Yıldırım, İstanbul Şile. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada MG Arsa Yapı, MG Prefabrik Yapı, MG Yapı Marketler sahibi, İstanbullu genç iş adamı, pehlivanlarımıza hamilik, ağabeylik yapan değerli iş adamımız Sayın Muhammed Ali İvgin adına güreş yapıyor. Mustafa Arslan, Kocaeli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Kumluca'da faaliyet gösteren Uçar Emlakların sahibi Sayın Osman Uçar adına güreş yapıyor. Menderes Saltık, Manisa Turgutlu. 1 Eylül tarihlerinde tüm güreş sever halkımızı Antalya Şehzadeler Diyarı Korkuteli Altınkiraz Er Meydanı'na davet eden Korkuteli Altınkiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Ceran adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Şişçi İbo restoranların sahibi genç iş insanı Sayın Cem Yıldırım adına güreşiyor. Okan Açar, Antalya Korkuteli. MCM Özbarlar Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Özbarlar adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren İltemir İnşaatların sahibi genç iş insanı Sayın Hasan İltemir adına güreşiyor. Furkan Durmuş Altın, Antalya Korkuteli Taşkesik. Yalova Subaşı Belediye Başkanımız Sayın Turan Canbay adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Karamüselli ünlü iş adamı Turan Nakliyatlar sahibi, Burhan Nakliyatlar sahibi iş adamı Sayın Burhan Yavuz adına güreş yapıyor. Semih Turgut, Altın Kemerli Başpehlivanlar Diyarı Karamüsel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreşiyor. Yine bugün burada 11 Ağustos 2024 Pazar günü yapılacak olan Samsun Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri 2 ebedi altın kemerin sahibi Çiçekler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Çiçek adına güreşiyor. Ünal Karaman, Çorum. Evet değerli güreş severler, tüm güreş severleri 1 Eylül tarihinde Antalya
Korkuteli Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Ceren hanımefendi adına güreş yapıyor. Bugün burada Finikeli iş adamı Emrah Erdoğan İnşaatların sahibi Sayın Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. Hasan Cengiz, Antalya Korkuteli. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya Finike'de faaliyet gösteren Emrah Erdoğan İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı genç iş insanı Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. Enes Doğan, Antalya Elmalı Yuva. Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde güreş yapıyor. Yine bugün burada Ordu İkizce Noteri Sayın Arif Kır adına güreş yapıyor. Ramazan Bircan, Antalya Kumluca. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. 2023 yılı Edirne Tarihi Kırkpınar başaltı güreşlerinde derece yaptı. Baş pehlivanlığı yükseldi. Er meydanlarının yeni baş pehlivanlarından Bekir Er Yücel, Çorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Fortis Tarımları Yönetim Kurulu Başkanı genç iş insanı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. 2006 yılı tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Osman Aynur, Antalya Serik Gibiz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Velidemir Otomotiv, Velidemir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. ve 101. yılları başpehlivanı. Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Antalya Kepez Dureller. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Güzel adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Samsun Vezirköprü Kunduz güreşlerimizin altın kemerli efsane güreş ağası Sayın Halil İbrahim Çiçek adına güreş yapıyor. Yıldıray Pala, Samsun Gibi. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Yasemin Fazlaca hanımefendi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Altınovalı ünlü iş adamı, değerli iş adamı İzzet Sancak Tutan Bey adına güreş yapıyor. Kaan Kaya, altın kemerli başpehlivanlar diyarı Karamüsel. Antalya MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Kürşat Şevki Korkmaz, Antalya. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Ahmet Serbest, Çorum. Samsun Canik Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sandıkçı adına güreş yapıyor. Recep Taslak, Samsun Canik. Gölcük Belediye Başkanımız Avukat Ali Yıldırım Sezer Bey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Aslı Nesli damadı olan Gölcük Belediye Başkan Yardımcım Sayın Vedat Eren adına güreş yapıyor. Yıldıray Akın, Kocaeli Gölcük. Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Azim Otomotiv sahibi ünlü iş adamı Sayın Abdullah Top adına güreş yapıyor. Ali Güngör Ekin, Karamürsel. Aslı Nesli Samsun Tekkeköylü. Bugün burada pehlivanlarımıza hamilik ağabeylik yapan Aslı Nesli Aybastılı olan Bursa Karacabey'de iş adamı olan
Gün İnşaat, Gün Kuyumculuklar sahibi iş adamı Sayın Yusuf Davut Gün kardeşler adına güreş yapıyor. Salih Erinç, Samsun Tekkeköy. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı adına güreş yapıyor. Aynı zamanda tüm güreş severleri 29 Eylül tarihinde Manisa Yunus Emre Belediyesi Yuntdağ Yağlı Pehlivan güreşlerine davet eden Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban adına güreş yapıyor. Ali Gökçen, Manisa Turgutlu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Milli güreşçi. Bugün burada MG Arsa Yapı, MG Prefabrik Yapı, MG Yapı Marketler sahibi İstanbullu ünlü iş adamı Sayın Muhammed Ali İvgin adına güreş yapıyor. Faruk Akkoyun, Kocaeli Kandıra. Manisa Turgutlu Hakan Çalışır. Antalya Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Menderes Dal Bey adına güreş yapıyor. Antalya avukatlarından Ümmü Özmen'in pehlivanı. Antalya avukatlarından Ümmü Özmen hanımefendi adına güreş yapıyor. Ali Altun Antalya. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Tanju Gemici, Samsun Terme. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Marmara Eleksol Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı, pehlivanlarımıza abilik hamilik yapan Karamürselli iş adamı Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Ertuğrul Dağdevren, Balıkesir Susurluk Ümiteli Köyü. Evet değerli güreş severler, Anayasa Komisyonu Başkanımız Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt adına güreş yapıyor. Onur Balcı, Tokat. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Doktor Sayın Niyazi Nefi Kara adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı, Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. 2024 tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda yapmış olduğu güreşlerle sizlerin gönlünde taht kurdu. Tarihi Kırkpınar baş pehlivan üçüncüsü Serhat Gökmen, Samsun Ladik. Evet değerli güreş severler, er meydanlarımızın milli güreşçilerinden Rıza Yıldırım, Tokat Tural. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Fortis Tarım Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı, genç iş insanı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. 2022 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2024 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti. Aslı Nesli Sinop, Duran Sarıyer'den, Mustafa Taş Sinop, Duran Sarıyer. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Doktor Sayın Niyazi Nefi Kara adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya Kemerli iş adamı Çetin Turizm, Çetin İnşaat, Çetin Gayrimenkuller Yönetim Kurulu Başkanı, genç iş insanı Sayın Çetin Tal adına güreşiyor. 2024 yılı tarihi Kırkpınar başaltı ikincisi er meydanlarımızın Çiçeğiburnu'nda baş pehlivanı Kemal Şahin, Samsun Tekkeköy. Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Çanakkale Çardak Yağlı Pehlivan güreşlerimizin altın kemerli efsane geçmiş dönem güreş ağalarından Sayın Ramazan Güven adına güreş yapıyor. Seçkin Duman, Kocaeli, İzmit. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 2023-2024 CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ana sponsorumuz Sayın Tarık Sarvan adına güreşiyor. 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı. 2023 yılı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi lig şampiyonu Orhan Okulu, Antalya Kumluca. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcekbey adına güreş yapıyor. Bugün burada Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Kaya Emlak Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Kaya adına güreş yapıyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Cengizhan Şimşek, Antalya. Antalya'mızda ataspor güreşe sözde değil özde sahip çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada tarihi Kırkpınar adını altın harflerle yazdıran ağların ası Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim adına güreşiyor. 2013-2017 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı. İsmail Balaban, Antalya Elmalı Akçay. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Köklüoğlu Orman Ürünleri sahibi kerestecilik ünlü iş adamı Sayın Selahattin Köklü adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Köklüoğlu Orman Ürünleri sahibi, kerestecilik sahibi iş adamı Sayın Selahattin Köklü adına güreş yapıyor. İbrahim Çoraman, Antalya Elmalı. Evet, Tokat'ta faaliyet gösteren Uzunlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tokatlı genç iş adamı Sayın İlhami Uzun Bey adına güreş yapıyor. İsmail Koç. Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada pehlivanlarımıza abilik hamilik yapan Elekson Marmara Elekson Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Avrupa minderlerinde milli marşımızı tüm dünyaya ezberletti. İstiklal Marşımızı göndere çektirerek, okutturarak madalyalar Türkiye'ye hediye etti. Feyzullah Aktürk, Manisa Akhisar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Mustafa Kemal Karaboğa, Antalya. Karamüsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık Bey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda güreşlerimizin güreş ağası olan Sayın Taceddin Aslan adına güreş yapıyor. Erkan Ertan, Altın Kemerli Başpehlivanlar Diyarı, Karamüsel. Evet değerli güreş severler, 6, 7, 8 Eylül 2024 tarihlerinde 672.si yapılacak olan tarihi Elmalı güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Antalya
Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Fortis Tarımların sahibi genç iş adamı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. Serkan Serttürk, Antalya Elmalı Dereköy. Muğla Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Muğla Fethiye'de faaliyet gösteren Mert Mermerlerin sahibi Mustafa Armağan Gökmen adına güreş yapıyor. Ali Yanatma, Muğla Fethiye. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. 2004 yılında Tarihi Edirne Kırkpınar'da baş pehlivanlık üçüncüsü oldu. Yaptığı güreşlerle seyircimizin gönlüne tat kuruyor. Elleri hazırlayalım. Hüseyin Gümüşoğlan altın kemerli baş pehlivanlar diyarı Karamüsel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mahsur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Eren adına güreş yapıyor. Osman Özgün, Kocaeli Halıdere. Sakarya Hendek Belediye Başkanımız Sayın İrfan Püsküllü adına güreş yapıyor. Süleyman Aykırı, Sakarya Hendek. Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına güreş yapıyor. Er meydanlarımızın milli güreşçilerinden İsmail Güzel, Konya. 2024 yılı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. etabı. 11. geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri Tertip Komite Başkanımız, aynı zamanda Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Doktor Sayın Niyazi Nefi Kara adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Gönül İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı genç iş insanı Sayın Ali Abay adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 1988 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu Ali Gürbüz. Antalya Korkuteli Sımandır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına güreş yapıyor. Bugün burada Tokatlı iş adamı, Meral İnşaatlar sahibi iş adamı Sayın Mehmet Meral adına güreş yapıyor. Yalçın Öncül, Bursa. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Manisa Akhisar Selçuklu'da faaliyet gösteren Artaşlar Zeytinyağı Fabrikaları sahibi iş insanı Sayın Ümit Artaç adına güreş yapıyor. Süleyman Başar, Manisa Akhisar Selçuklu. Antalya Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Saniye Ceren hanımefendi adına güreş yapıyor. Bugün burada Adanalı Ümit Yaşar Güler beyefendi adına güreş yapıyor. Recep Çakır, Antalya Korkuteli İmrahor. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, baş pehlivanlarımız görüyorsunuz. Dualı Çayır Er Meydanı'nda resim gibi dizildiler. Baş pehlivanlarımıza şöyle öpün ellerinizden kocaman bir alkış istiyorum, alkış. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Hadi el öpün aziz seyircim. Baş pehlivanlarımıza hep beraber dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar.
Haydi Allah derman versin. Ekranları başında bizleri izleyen değerli güreş gönüllüleri, güreş sevdaları, değerli güreş seyircileri. Hepinize selamünaleyküm. Ben Mehmet Çelik. Ben Recep Tosun. Bugün ikinci turdayız. 64 pehlivanımız biraz önce buralarını çektiler. Eşleşmeler de tamamlandı ve şu an ekranlarımızda geldi. Bu da ayrı güzel bir hizmet. Evet, buradan hemen şöyle bakacak olursak hemen bir okuyalım. Özellikle öne çıkanları dilersen, çünkü 64 baş bölüm, biz de daha fazla sıkmayalım güreş severlerimizi. Hakikaten salavatlarken çok sıkıldılar. Hemen o zaman öne çıkan güreşlerden ben Osman Aynur Bekir Eryüzeli çok sıkı buluyorum. Biraz önce sıkı derken yani denk pehlivan profillerinin mücadelesinde, boyunda, kısmeti, paçaya inişinde ve tabii ki biraz daha yapısının atletik noktasında bir de hedefi olma noktasında bunları böyle profilleri karşılaştırıyoruz. Sen tur aralarında Yıldıray Pala bambaşka bir noktaya evrildi dedin ve Yusufcan Zeybek'le kapışacak. Şimdi bana göre kapışsın, en iyilerine kapışsın. Neden diyeceksin? Yıldıray Pala'da yani istikbal vaat eden puanlamada yani tek puanlama kaldı biliyorsun. Mustafa Batu'yu müthiş bir oyunla puanını alıp geçmeyi, yenmeyi başardı. Kazanan Türk güreşi olacak bu karşılaşmada sonrasında. Yani diyoruz ki Yusufcan Zeybek, Yıldıray Pala. Bu turun en özel kapışması. İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek. Şu anda tüm sosyal medya adreslerinde bu eşleşme konuşuluyor Üstad Mehmet Çelik. Kesinlikle ben katılıyorum. Belki çok talihsiz, zaman zaman şansı ayağına geldi, zaman zaman ayağına gelen şansı kendi elinle iten tabii küçük hata nüansları bunlar. Bir Cengizhan Şimşek var ama şimdi tabii Cengizhan Şimşek aynı takım arkadaşı, aynı zamanda da zirvenin 2 yıldır üst üste olan Yusufcan Zeybek karşısında hemen düzeltelim Cengizhan Şimşek'i, İsmail Balaban. Hakikaten biraz önce de söyledim, Cengizhan Şimşek. Sarı Fırtına İsmail Balaban bugün sakatlığıyla beraber geldi. O kadar çok büyük bir kapışma, büyük bir mücadele beklersek hayal kırıklığı olur. Çünkü ben dün de görüştüm İsmail Balaban'la. Kırkpınar'daki o sakatlığı yükseliyor, biraz toparlanmış ama Sarı Fırtına bu. İsmail Balaban bu skalası, background'u çok yüksek. Çok da fazla böyle gazı dökmeden ben bugünkü güreşte Cengizhan Şimşek'in biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kırkpınar'da güzel başladı, güzel gidiyordu. Faruk Akkoyun mücadelesine kadar. Burada da az önce ilk turda Mustafa Doğan Özkaya'yı jeneriklik bir galibiyetle yine süpleksle kendini hatırlattı. Ben yine bu er meydanlarının en iyi baş pehlivanlarından biriyim mesajını verdi Cengizhan Şimşek. Ali Gürbüz Yalçın Öncül kapışması, nispeten Ali Gürbüz tabii ki Yalçın Öncül karşısında mutlak favori olarak çıkacak Üstad Mehmet Çelik. Evet, katılıyorum. Şöyle Yalçın Öncül biraz önce hepsi bağlantılı geliyor. Cengizhan Şimşek Yalçın Öncül mücadelesinde Yalçın Öncül adeta Cengizhan'a turu verdi. Yani kendi elinle ikram etti diyelim daha. Çünkü Kırkpınar'da çok hazır bir Yalçın Öncül vardı. Çok üzüldü Yalçın. Maç biter bitmez dikkat edersen ekranlara da yansıdı. Şimdi o Yalçın Öncül hazır gelmiş. Bir de Kırkpınar'da biraz tabii Kırkpınar göre moralsiz bir Ali Gürbüz var. Sükutu hayali uğran bir Ali Gürbüz ama kendini hatırlatacak. Ama hem hatırlatacak, bir de CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin lideri Ali Gürbüz. Yine buradan da lider olarak dönmek isteyecek. Çok. Bir de Ali Gürbüz, yani neresinden bakarsan bak Ali Gürbüz kendini ispat etmiş, marka değerini, Yağlı Güreş serisinin yüreğini adeta nakşetmiş bir baş pehlivan. Kırkpınar baş pehlivanı, 4 kemeri var. Ama diğer eşleşmeleri de şöyle Mustafa bir Taş yorumlayalım. Kırkpınar finalisti. O da merakla bekleniyor ki o da başaltının finalisti. Kemal Şahin 2 baş pehlivan ve başaltı Kırkpınar finalistleri kapışacak. Bu da ilginç bir eşleşme değil mi Üstad? Şimdi güzel bir konunun altını çizdim. Şimdi Kemal Şahin getirdi. Şimdi Erkan Taş mücadelesinde Erkan da bugün ilk turda gitti ama veda etti. Helal olsun Erkan'ımıza da. Onun dışında da tabii Kemal Şahin baş altında finalde evet ikinci sırada bitirdi ama başta da ikinci sırada final yapan Mustafa Taş ilginç olacak. İkincilerin kapışması. Pehlivanlara göre sen nasıl görüyorsun? Mustafa Taş, Kemal Şahin biraz hırs yapar mı Kemal? Yani Mustafa Taş, ben Kırkpınar öncesi
kesinlikle şunu söylemiştim. Kırkpınar'a kadar kendini en iyi saklayabilen, gizleyebilen bir baş pehlivan olarak çayıra çıktı ve ben dip dalga olarak onu tanımlamıştım. Onu da finale kadar sürükledi. Kemal Şahin karşısında mutlak favori olarak çıkacak hiç kuşkusuz. Çünkü CV Enerji'yi aldığı güreşteki Mustafa Taş kalibresini, kalitesini öncelikle Kemal Şahin'e ve tüm rakiplerine ispatlamak durumunda. CV Enerji aldığı güreşlikinin zaten ciddiyeti, müsabaka çarpışması, sertliği ortada. Mustafa Taş burada Kırkpınar baş pehlivanlık finalisti Apoleti olarak Kemal Şahin karşısında mutlak favori olarak çıkacağı öngörüsündeyim. Kemal Şahin de kazanırsa kariyer adına büyük bir çıkış yapar. Bu da bir gerçek. Mutlaka ama şöyle bir bakıyorum. Gerçekten birinci turda yani öyle sınırlı sayıda pehlivan güreşmesine rağmen yine de isim sahibi, ünvan sahibi pehlivanların birinci turda veda ettiklerini gördük. CV Enerji 4. etap. Ordu Mustafa Büyük rahmetle de anıyoruz, biraz ondan da bahsediyoruz. Tabii ki. Puansız kapattılar yani onlar. İlk turda ön elemede elendikleri için. Değerli güreş severler, şöyle hemen bir bakalım. Son durağımız zaten CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Kocaeli Seka Park ve sonrasında da şimdi 4. ayağındayız. Evet. Orada Seka Park'a göre gelen ondan sonraki tablo ilk ona şöyle bir baktığımızda Ali Gürbüz 35 puanla arayı açık bir şekilde devam ettiriyor. Yusuf Can Zeybek Kırkpınar oradaki zirvesini burada ikinci ama 25 puanda Yusuf Can Zeybek CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ikinci sırada ama aynı puana sahip Sarı Fırtına İsmail Balaban'ın 25 puanla 3. sırada olduğunu görüyoruz. Hüseyin Gümüşalan 21 puanda 4. sırada. Orhan Okulu 17 puanla 5. sırada. Evet, Enes Doğan 15, Serdar Yıldırım 14, Osman Kan 14, Ali İhsan Batmaz 13, Serhat Gökmen 11. Bu isimlere bakıldığında hemen hemen hepsi de bu turu da geçtikleri takdirde puan sıralamaları oldukça değişkenlik ortaya koyabilir ama Orhan Okulu özelinde parantez yapmak isterim. Değerli Mehmet Çelik üstadım, bugün çok iyi gördüm onu. Çok istekli, çok arzulu. Kırkpınar'daki o sükût hayali bugün izlerini silecek kanaatindeyim. Ve mücadelelerde başladı. Değerli güreş severler, haydi bismillah diyoruz. Tam 916 yıl geride kaldı. Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan güreşlerinde ve kündazlarını var. Ali Yalçın karşısında biraz hızlı girdi. Erken bir galibiyet arıyor. Hava sıcaklığı 28 santigrat derecede. Hava bazen açıp kapatıyor, sen bu hava sinerjisi çok iyi biliyorsun. Bu arada sarmadan yükleniyor, toparlandı bir anda Yalçın Öncül. Sarmadan erken galibiyet arayan Ali Gürbüz'e bir anda toparlandı ve mücadele ayakta devam edecek. O da bir sürpriz yapabilirdi. Evet. Bu Yalçın arada Öncül. Yalçın Bursa'da çok keyifli bir liderlik yapıyor. Geçtiğimiz hemen Kırkpınar sonrasında Hakan yani orada Hakan Söyünmez. Hakan Söyünmez Hanım pehlivanlarla ilgili güzel bir ödül töreni vardı. Belediye Başkan Yardımcılar geldi, STK'lar, ağlar geldi. Orada abilik yaptı. Tabii Özturgut orada çok parlayan güzel bir başaltı pehlivanı, güzel bir pehlivan yetişti. Şimdi Yalçın'ın temposu Kırkpınar'dan hiç şaşmamış. Ali'nin çift sarmasında çabuk toparlandı dediğin gibi. Diğer ekranlara şöyle bir bakacak olursak benim gözüm sağ üst kadrajda Yusuf Can Zeybek. Senin ısrarla hep altını çizdin Yıldıray Pala. Korakor bir mücadele var. Birbirlerini bakalım kim kabul ettirecek güreş taktiklerini. Yusuf Can Zeybek Kırkpınar baş pehlivanlık apoleti olarak mutlak favori olarak Yıldıray Pala'yı, o şansı tanır mı tanımaz mı bilmiyorum ama çok sert bir müsabaka bizi bekliyor sağ üst kadrajda. Keza sol alt kadrajda da Orhan Okulu, Seçkin Duman, ikisi de çok dinamik, bugün çok hazırlar. İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek mücadelesi zaten bu turun en çok öne çıkan karşılaşması. Çok konuşulacak bu mücadeleler değerli güreş severler. Seçkin Duman, Orhan Okulu. Belki Orhan Okulu için çok iyi geçmedi Kırkpınar ama Orhan Okulu'nun marka değeri 2 altın kemeriyle yine göz kamaştırıyor. Son derece mütevazi, sakin bir baş pehlivan Orhan Okulu. Genç Seçkin Duman karşısında bakalım. CV Enerji'yi çok sevdi Orhan Okulu. Geçen yılın şampiyonu ama İsmail Balaban, Cengizhan Şimşek dün konuştuk, sakatlığı yükseliyor. Ancak İsmail Balaban bu hırslı, böyle çok
antrenman mücadelesinde bile hedefleri olan, hırsı olan bir pehlivan İsmail Balaban. Bakalım orada nasıl bir performans, ben de merak ediyorum. Hemen Enes'e. Bu arada Enes Doğan yükselmeye, ışıldamaya, parıldamaya devam ediyor. CV Enerji Aldı Güreş Ligi'nin 6. sırada bulunan Enes Doğan genç baş pehlivan Kırkpınar'da da çeyrek finale kalmıştı. Ramazan Bircan'ın ustasını mağlup ederek o da adını son 32'ye yazdırdı. Bu arada Yusuf Can Zeybek sağ üst kadrajda Yıldıray Pala'ya sağlı sollu kasnaklarla hücumlarıyla az önce Demir bariyerlere kadar sürdü. Eğer böyle tempoyla devam ederse bakalım yarı güreşini mi tercih edecek Yıldıray Pala yoksa ihtar mı alır senin de söylemiş olduğun gibi. Şimdi boyunduruklarla karışık dikkat edersen kasnağa son derece oradan başlayıp kasnağa uzanıyor. Kasnak ve paçada her ikisi de aslında Yıldıray Pala, artık Yusuf Can Zeybek kendini fazlasıyla ispat etti. Bu arada Muhittin Böceği Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya yürekten kutluyorum. Muazzam bir örnek oluşturan kemer turu yaptı. Akdeniz Antalya'da müthiş bir Yusuf Can Zeybek var ama Yıldıray Pala, ben şöyle inanıyorum, kendisini biraz daha gündeme taşıyabilmek için tüm ağırlığını koyacak bu maça. Bu arada sol alt kadrajda bir atraksiyon oldu. Seskin Duman Orhan Okulu mücadelesinde Seskin Duman VAR'a izlenmesi noktasında bir öngörüde bulundu. Bakalım VAR izleyecek mi Orhan Okulu Seskin Duman müsabakasında. Evet, bu arada Recep Süleyman Ayk ve İsmail Güzel karşısında turu geçti. Ali Gürbüz bir kez daha Yalçın Öncü bakıyoruz. Çok rahat. Diğer tarafta güzel. bakıyoruz. Ama düdük çaldı mı arada Recep? Bilmiyorum. Hayır, düdük çalmamıştı sanırım. Bence ben düdük çaldığını görmedim. Bakıyoruz. Evet, Ali Gürbüz Yalçın Öncül düdük çaldı gerekçesiyle mücadeleyi durdurdu. Bakın işte burada Orhan Okulu Seskin Duman mücadelesinde neler yaşanmış. İşte bu tırpanda. Bu tırpanın izlenmesini istiyor Seskin Duman. Evet, şimdi orada tabii tırpana bakıyoruz. Değerli güreşsever nizami boyutlarda ama yere inişe tekrar bir bakmamız lazım. Tamam, tırpan var ama burada şimdi Ali'nin burada koltuk altından Yalçın Öncül geçmek istedi. Burada sanki sakatlandı mı durdu. Bakın bir anda Ali Gürbüz düdüğü duymadığı için gerdanlama yaptı. Herhangi çünkü mücadele yöneten hakem 29 numaralı hakem mücadele düdük çalmadığı için net galibiyet Ali Gürbüz özelinde. Şimdi bunu anons etmeleri de çok güzel. Çünkü neden? Şimdi Ali Gürbüz'ü burada nasıl kutlamak lazım Yalçın Öncül karşısında? Düdük yoksa maç devam ediyor. Ali Gürbüz bu. Zaten canı yanmış Kırkpınar'da ve büyük bir mücadele beklentileri olan bir adam. Kemal'in her zaman en iddialı ismi. Ve şimdi burada da düdükleyene kadar profesyonellik bu. Düdük yoksa güreş devam ediyor. Belki biz buradan ekranda Yalçın'ın sağ olduğunda anında bir sıkıntı gördük ama dediğim gibi hakem doğru bir karar verdi. Düdükle başlar, düdükle biter mantığı var. Aynen, gerçeği var. aynen. Hemen işaretledim onu da. Bu arada Ertuğrul Dağ deviren rakibi Onur Balcı karşısında, Recep Taslak da Ahmet Selbest karşısında yoluna devam etti. Galip gelen. Bu arada Serdar Yıldırım da galip ilan edildiği noktasında yayın kurulu başkanımız Sayın Üstü Kaftan direktiflerini bizlere sundu. Hemen yanımızda sağ olsun Üstü Kaftan. Sol üst kadraja Hüseyin Gümüşalan Osman Özgün mücadelesi yansıyor. Geliyor mu keçi dikmesi orada? Bakalım Hüseyin zorluyor. Yapacak mı? Yusuf Can Zeybek de Yıldıray Pala'ya yapmış olduğu temponun karşılığını aldı. Mücadele yere indirdi. Yukarıda tam karşıt iki hareket. Tabii yan kasnakta orada biraz Yusuf Can Zeybek. Bu arada Hüseyin Gümüşalan uzun yıllardır görmemiş olduğumuz patlangoç oyununu yapabilir. İki paçayı da tersten aldı. Evet, Ali Altun galip bu arada değerli güreşseverler. Bakalım patlangoçu deneyecek. Evet, Hüseyin Gümüşalan patlangoç. Uzun yıllardır ben bu oyunu görmemiştim. Merhum ustam Aydın Demir patlangoç oyununun profesörüydü ve o yıldan bu yıla ilk kez baş pehlivanlıkta Hüseyin Gümüşalan. Siz de ilk kez duyuyorsunuz belki ismini. Patlangoç oyunu. Tersten iki paçayı net bir şekilde aldı. İşte bu oyunun tam tarifi bu. Patlangoç oyunuyla net bir galibiyetle bakın. Çok rahat çevirdi dikkat edersen. Her iki paçaya da helal olsun Hüseyin Gümüşalan.
Güzel patlambaç oyununu ben senden duyuyorum. Uzun yıllardır Aydın Demir Usta'nın oyunuydu. Rahmet dileyelim Aydın Usta'mıza da. Tabii paça kazık dendiği zaman hemen paça kasnak, paça kazık, iç kazık Aydın Demir Usta'mız da bir kez daha Karanlıçel'e selamlarımızı yollayalım. Sevgili Ahmet Taşçı'ya ve tabii ki Kadir Birliğe, oradaki tüm değerlerimize, Cino Mehmet'e. Hakikaten güzel oldu. Bu oyunları pek göremiyoruz, sık göremiyoruz. İşte bunlar eğitim dairesi, hani bir an evvel bu noktalarda eğitim dairesi kurulup alt boy pehlivanlara bunların aslında o kadar bir de vücuduna göre çok rahat bir hareket Hüseyin'in. Hiç yorulmadan yenebileceğiniz bir oyun aslında bu. Evet, Hüseyin Gümüşalan, Osman Özgün'ü aynı noktaya Mustafa Taş Kemal Şahin mücadelesi geldi. Hüseyin Gümüşalan'dan sonra sol üst kadraja Yusuf Can Zeybek'in baskısı söz konusu. İç paçayı alıp aktarabilir mi? Ama Yıldıray Pala çok mücadeleci karakterini ortaya koyuyor şu ana kadar. Daha temkinli, daha dikkatli Yıldıray Pala. Rakibinin gücünü biliyor. Bakalım bir de temkinli zamanı süreye yayıp sanıyorum puanlamaya kadar taşıyabilirse ama buna Yusuf Can Zeybek'in müsaade edeceğini düşünmüyorum. Ama Yıldıray Pala bu. Çatalca Belediye Spor Kulübü özellikle Erhan Güzel büyük beklentileri var. Orada da bir ödül töreni yapıldı. Ama dediğim gibi Muhittin Böceğin Türkiye genelinde hakikaten bir kemer sahibi Kırkpınar Pehlivanı'nı müthiş bir karşılama izleyebildin mi bilmiyorum, takip ettin mi? Evet, bu arada Yunus Emre Yaman da Ankara Aski Spor Kulübü'nün baş pehlivanı, adını son 32'ye yazdırdı değerli güreş severler. Arif Akın'ı yenerek. Büyük orta pehlivanlarımız. Değerli güreş severler çok hızlı başladı. 64 eşleşmesi 32 pehlivan. 16'ya girme mücadelesini vurduktan sonra verecekler ve şimdi bir kez daha Yusuf Can Zeybek paça ve kasık şu anda Yusufcan hakikaten yan kasnaklara girdiği zaman, kası vurduğu zamanda da amansız oluyor ama bugün biraz daha farklı. Yıldıray Pala'ya, o alıştığımız Yusufcan Zeybek'in biraz daha farklı mücadeleci yanlarını sonuca gitmek istiyor. Neden? Evet. Yıldıray Pala Kırkpınar'da Cengizhan Şimşek'le korakor bir puanlama yapmıştı. Onun puanlamadaki performansını da gözlemledi. Dolayısıyla sonuca odaklı görüşüyor. Bu arada değerli Üstü Kaftan dedi ki Süleyman Başar son 32'de. Hemen burada Mustafa Arslan ile Menderes Saltık arasında geçen müsabakada Mustafa Arslan galip. Evet, Mustafa Arslan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı, o da adını son 32'ye yazdırdı değerli güreş severler. Burası Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Er Meydanı değerli güreş severler. CV Enerji'nin Türkiye Yalı Güreşki'nin 4. etabındayız. Bu arada Yıldıray Pala yan kazık yan paçada sağ üst kadrajda yükleniyor Yusuf Can Zeybek. Evet, toparlandı Yusuf Can Zeybek, inanılır gibi değil. Tam her şeye hakim oldum derken Yıldıray Pala Yusuf Can Zeybek bir anda toparlandı ve bastırtmadı kendini. Moral motivasyonu Yıldıray Pala'ya kaptırmadı. Hemen karşı hücumları yapıyor Yusuf Can Zeybek sağlı sollu ataklarla. Son 32'ye kalma mücadelesinde müthiş bir rekabet, müthiş bir kapışma var. Değerli güreş severler, sert elensi Yusuf Can Zeybek'ten sağ üst kadrajda adeta alev atıyor değerli güreş severler. Sağ alt kadrajda Cengizhan Şimşek İsmail Balaban'ı mağlup ederek adını son 32'ye yazdırdı değerli güreş severler. İddialar da yavaş yavaş verilmeye başladı. Evet. Cengizhan Şimşek son 32'de. Tabii burada söylemiştim İsmail'in sakatlığına devam ettiğini. Kurallarınızı çekmek üzere cetvel hakemini belirleriz. Başaltı pehlivanları. Baş pehlivanları. Cengizhan Şimşek görmüş olduğunuz oyunda adını son 32'ye yazdırdı değerli güreş severler. Evet, İsmail henüz sakatlıktan kurtulmuş değil. Baş pehlivanlık güreşlerinde Yıldıray Akın. Sen de altını çizmiştin zaten. Arasında geçen müsabakada Yıldıray Akın galip. Yıldıray Akın anons edildi. Yıldıray'ı da biliyoruz.
32 adını yazdırmayı başarıyor. Yıldıray Akın şöyle aynı zamanda da hem önündeki eşleşmelere bakıyorum. Yıldıray Akın da sezona iyi başlayan önemli pehlivanlarımızdan değerli severler. Evet, şimdi hazırlığı var Yusuf Can Zeybek'in. Maça son derece hakim. Şöyle iddiatlı dengesini kurmaya çalışıyor. Yan kazıkta içe zaman zaman içe de yürüyor. Çok rahat. Sağ alt kadraja Mehmet Yeşil. Fatih Koyuncu mücadelesi yansıyor. Paşa kazıklar havalandırıyor. Mehmet Yeşil iç paçayı buldu. Mehmet Yeşil de son 32'ye doğru her an yeniş yapabilir ve Mehmet Yeşil de son 32'de değerli güreş severler. Evet, Mehmet Yeşil bugün o da çok hazır Fatih geldi. Koyuncu mağlubiyet, evet. Şöyle bir bakalım. Fatih Koyuncu o da Şile'nin son derece saygın pehlivanlarından. Evet, bu güreş çok önemli. Recep, ben hakikaten Yusuf Can Zeybek 6 bugün 64 eşleşmesinde çizilecek önemli güreşlerden bir numarasına koydum ben bu güreşi. Yayının başında da senin de söylediğin gibi. Ve bir an bile durmuyorlar. İkisi de bir an bile durmadı. Tekrar ekrana gelecek arkadaşlar. Bu arada Kemal Şahin, Mustafa Taş mücadelesi. Manavgat Belediye Spor Kulübü'nün başa armağan ettiği yeni bir isim ve karşısında 2024'ün finalisti Mustafa Taş, 2022'nin de baş pehlivanı Mustafa Taş var. Seçkin Duman, Orhan Okulu. Orhan yine kasnaklarda değerli güreş severler. Yavaş yavaş sürüyor Seçkin Duman'ı. Orhan, bakalım Seçkin karşısında hiçbir hata rezervini kullanmayacak o düşüncede Orhan Okulu. Çünkü CV Enerji yağlı güreşteki onun için çok farklı bir atmosfer. Kırkpınar'ın açığını burada mutlaka kapatmak isteyecek diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum sağ alt kadraja. Türkiye Adı Güreşi'nin Prensi İsmail Koç ve yine Türkiye Adı Güreşi'nin bu yılki fırtına gibi esen baş pehlivanı Feyzullah Aktürk mücadelesi sağ alt kadraja kondu ki bu mücadelede sağ üst kadrajda Yusuf Can Zeybek ve Yıldıray Pala mücadelesiyle eşdeğer sertlikte. Evet, Turan Balaban bir ihtar, kule, pür dikkat. Bu arada koordinasyon nasıl buluyorsun? Hakemlerin sahaya şöyle bir bak, yayılmasına biz buradan çıplak gözle baktığımızda dağılımları, güreşçilerin Aybastı, Perşembe Yaylası, Er Meydanı'nın dağılımını nasıl buluyorsun? Zaten Kırkpınar'da bunu test ettiler. Muazzam bir, kusursuz bir organizasyona imza attılar SEK ve idarede noktasında. Yani her hafta üstünde koyarak ilerleyen bir MHK, kule ve çayır hakemleri söz konusu. Yürekten her birini tebrik ediyorum. Cetvelinden meydanına ve tabii ki kulesine. Sevgili Kazan Başkanı, Genel Sekreter Metin Şeneli, MHK'nin sekreteri diyelim, onu düzeltelim çünkü Mahir Bey bu noktada oyuncu çizgiyi biz de o title'ı güzel kullanalım. Koordinasyonda önemli emekleri var. Arasında geçen müsabakada her iki baş pehlivana kule hakem eğitimimiz tarafından birer ihtar verilmiştir. Evet, birer ihtar geliyor. Bu arada uzak kadrajda Ali İhsan Batmaz rakibini yenerek o da adını son 32'ye yazdırdı. Hemen sağ alt köşeden mi şu anda? Baş pehlivanla güreşinde açık, evet açık, evet uzak kadrajda. Ali İhsan'ın hemen Ali İhsan Batmaz galip. Ali İhsan'ın hemen kısa hareketlenen güreş olmadığında bu yorumlara girelim. Biz burada örnek olmamız lazım. Evet. Hareketli güreş varken değil de müsabakayı anlatmak esas olduğu için. Doğru. Ali İhsan Batmaz'ın performansını nasıl buldun bu sene? Devam edin. Korkudelili genç baş pehlivan, Korkuteli Belediyesi'nin baş pehlivanı çok güçlü bir fiziğe sahip. Yalnız şanssız kuralar çekiyor, bakalım o şanssız kura çekme mentalitesini umarım atlatır. Zorluk derecesi hep yüksek kuralar çekiyor. Kura şansı da çok önemli. Çok önemli, evet. Bu arada Yıldıray Pala daha yani avcılıkta belki biraz müdafada görünüşe de biraz da bunu Yusuf Can Zeybek'in çok arzulu, istekli, çok baskın mücadelesinden kaynaklanıyor. Bu anlamaya götürebilir mi? Bu anlamaya giderse yani bugün Yusuf Can Zeybek gülmeyi bilmeyen bir adam, son derece pehlivan, işini ciddiye yapan, hedefi var ama kolay bir lokma değil Yıldıray Pala.
O da bunun bilincinde. Yıldıray Pala eğer puanlamaya giderse Yusuf Can Zeybek gibi çok deneyimli ve sonucu odaklı bir başpelin altında bu kadar durmak, iyi kapanmak, açık vermemek bence kendi adına yer güreşinde de iyi test veriyor Yıldıray Pala. Ama nereye kadar dayanacak ya da bir noktadan sonra güreş puanlamaya evrilirse bence kariyer adına iyi bir çıkış yapacak Yıldıray Pala Yusuf Can Zeybek karşısında. Olabilir. Biz bu Kırkpınar'da sürprizler, yani sürpriz yapılan yani aritmik beklenmeyen galibiyetler sürpriz olarak ifade edildi. Onları görüyorsak burada niye olmasın? Burada niye olmasın? Tabii ki. Çünkü Kırkpınar'da hepsinde bir yorgunluk var ama Orhan Okulu Seçkin Duman mücadelesi bir ihtar anonsu geldi mi bilmiyorum henüz ama gelmedi, bu gelebilir. dakikalarda Şu anda çünkü gelebilir. Şu an belki de gelebilir. Hakem kuleyle konuşuyor. Eğer Hüsnü Patron'sa bu maçın hakemi kuleye baktı. Bir numaralı şu an Kahraman Şişman. Bir numaralı Kahraman Şişman. Kahraman Şişman. Ama evet. ikazda bulundu. Gördüm. Kuleden görüştü. Biraz güzel. Tabii bitti. Geldi. Evet. Tabii değerli güreş severler, Yusuf Can Zeybek eğer Kırkpınar'da bir yorgunluk söz konusuysa bunun en yorduğu Yusuf Can Zeybek'tir mutlaka. Peşinden Mustafa Taş'tır mutlaka. Ayrıca Yusuf Can Zeybek hafta içerisinde karşılama törenlerinde oradan oraya koşturdu, dinlenemedi. Aynen. Dolayısıyla yani performans olarak ben %100 olarak görmüyorum, dinlenemedi çünkü. Formu çok iyi ama yorgun bir Yusuf Can Zeybek söz konusu. Şimdi sağ alt kadraj İsmail Koç, Feyzullah Akgül. Çok baskılı İsmail Koç. Abi, çok baskı kurdu. İstekli. Çok İsmail Koç da bir kez daha Mahmut Babacı'na rahmet diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Yine onunla da sohbetimiz oldu. Mekanı cennet olsun. Atmaya çalışıyor o çünkü itikadleri fazla yüksek bir kahraman. Öyle bir insan. Tabii baba bu. Ancak bu acıyı Mehmet Reşit için yaşamış. Şimdi Yusuf Can Zeybek paçada kasnakta Recep şöyle bir astız vermiş. Kaldırdı. Yere indirirken de çok büyük baskı uyguluyor ama Yıldıray Pala'yı tebrik ediyorum. Bütün açıkları kapattı Yusuf Can Zeybek'in yapmış olduğu her hamleye karşılık. İsmail Koç'ta Feyzullah Akgül orada da bir hareketlenme var. Ama bu kadrajdaki güreşlerin ben puanlamaya gideceğini tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum, hissediyorum. Evet hareketleri var. Kemal Şahin karşısında Mustafa Taş var ama Mustafa çok ilginç. Kemal Şahin karşı güreşiyor. Yani dayanmıyor. Hep defansif yönüyle öne çıkan Mustafa Taş bu kez hücuma dönük bir güreş taktiği benimsemiş. Mustafa Taş böyle bir başpehlivan. Yeri geldi mi çok iyi müdafaa yapıyor. Yeri geldiğinde de pehlivana göre, taktiğe göre hücum yapabiliyor. Bence genç güreşçi kardeşleri Mustafa Taş'ı örnek almalı. Normal güreş arasındaki o stratejik değişkenliğini çok güzel ortaya koyabiliyor. O geçişi ve sabrı finale taşıdı ya o sabrını. Belki biraz farklı ama kontrola çıkışları, kontrole yaptığı oyunlar muhteşem bir yakıştı. Hatta bittiği bir müsabaka var. Ama Mustafa Taş bunu kaybetti dediğinde nasıl o? Orhan Okullu'ya karşı iki ihtar ve bir sarı kartı vardı. Yani bir de bir sarı iki ihtar. Ve Orhan Okullu karşısında lehine çevirdi karşılaşmayı. Bence büyük bir doktrin ortaya koydu. Mücadeleler özelinde Mustafa Taş. Evet. Kırkpınar'da. Değerli güreş severler 916. geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan CV Enerji yağlı güreşlerinin 4. etabı Aybastı Er Meydanı'ndayız ve her yer muhteşem. Hele hele turizm noktasında yayla turizminde Ordu Aybastı bir Perşembe Yaylası bir hikayesi var, bir kültür hikayesi var ki gelip görüp yaşamanız lazım. Bu yıl Allah'ın izniyle 916. Yusuf Can Zeybek sol eli kazıkta, sağ eli paçada, soluklanmasına bile müsaade etmiyor ama Yıldıray Pala yapmış olduğu her hamleye karşılık verdi şu ana kadar. Takriben 20 dakika geride kaldı. Şu anda Yusuf Can Zeybek'in bir hamlesi daha var. Paçalamada dikkat edersen paça şu an ipleri de iyice ele geçirmiş durumda. Yan kasnakta aman vermiyor ama Yıldıray'ın dizi noktasında orada dengesini her iki koluyla da sağlıyor Yıldıray. Yusuf Can Zeybek karşısında çok da yakıştırıyor kendisini. Samsunlu Yıldıray Pala İstanbul Çatalca
belediye başkanı sevgili Arhan Güzel tabii Gökhan Akçan Usta. Gökhan da ustalık olarak çok iyi hizmetler verdi. Bilmiyorum hatırlıyor musun ama öbür Haluk Bulat. Bu isimler yavaş yavaş çoğalmaya başladıkça böyle kaliteli pehlivanlar, mücadeleci, ne yaptığını bilen. Şimdi burada bir şahsiyeti var Yıldıray Pala'nın. Acemi bir tavrı yok. Çok ustaca güreşiyor. Hakikaten öyle. Kırkpınar Başpehlivanı 2 yıl üst üste almış Yusufcan Zeybek karşısındaki agresif bir başpehlivan Yıldıray Pala. Yani karşısında Yusufcan Zeybek'in hamlelerini çok çabuk bertaraf edebiliyor. Cesurca da orada soluklanıyor, bekliyor. Buradan Yusufcan Zeybek ne düşünüyor? Güreşi sonuçlandırmayı düşünüyor. Puanlamayı bırakmamak istiyor ama iç gazı iyice vurdu. Oradan çevirebilir mi? Sarmadan yaydıracak mı bakalım. Çok iyi direnç ortaya koyuyor. Çok. Şu pozisyon çok önemli. Sonuca gidebilir mi bu? Biraz zor. Burada biraz zor. Yaydırmadan oyun tatbik etmesi zor. Bakın çok estetik Yıldıray Pala. Sağ tarafına doğru eğer havalandırabilirse oradan aktarmak biraz zor. Oradan aktarmak biraz zor. Zaten Yıldıray Pala çok güçlü, o duruşunu ona gösteriyor Yusufcan Zeybek'e. Bakın vazgeçti. Evet. Başpehlivanı güreşlerinde Kemal Şahin ile Mustafa Taş arasında geçen müsabakada Kemal Şahin başpehlivana kule hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiş. Ne kadar verilen ihtarlar o kadar doğru, o kadar zamanlaması yerinde ki yani güreş severler Kemal Şahin karşısında o hep defansta alıştı mı Mustafa Taş daha güreşi arıyor. Kasna dikkat edersen ısrar var. Kasna tipinde Mustafa Taş'ın ama Kemal Şahin adeta roller değişmiş ama Kemal rakibinin gücünü çok iyi biliyor. Biraz önce bu ifadeyi Yıldıray Pala, Yusufcan Zeybek mücadelesi için de söylemiştim. Yıldıray Pala için. Ama aşağıda İsmail Koç, Feyzullah Aktürk. Şu an üstün patron her iki pehlivanı orada Önder Gülmez'i de görüyorum. Meydan hakemleri. Mustafa Şahin 38 Sırp numaralı Termeli Samsun'u yetiştirdiği önemli bir meydan hakemi. Orhan Okulu Seçkin Duman mücadelesinde Orhan Okulu güreşi son derece iyi bilen, aslında zaman zaman Orhan Okulu'nun paça ve kasnağını sürmelerini biliyoruz. Ondan sonra da Çangal'a girip son vuruşu yaptın ama keçi dikmelerini Orhan Okulu'da sizlere yapılan budamada çok iyi olan bir Orhan Okulu. Şu ana kadar bunlardan bir eser göremedik. Evet, bu arada Mustafa Taş, Kemal Şahin arada bir 8-9 yaş fark var. Mustafa Taş daha genç, daha dinamik. Genç, evet. Kemal Şahin'in yaşamış olduğu talihsizlikler sonrasında çok daha önceden de başpehlivanlığa güreşip çok da başarılı olabileceği kanaatim söz konusuydu. Ama artık başpehlivan 36 yaşında. 10 yıl kolay başpehlivanlıkta güreşebilecek bir kapasiteye sahip. Davullardan açıyor ya. Evet, yaklaşık artık bu mücadeleler puanlamaya doğru evrildi diyebiliriz. Yusufcan Zeybek sağ üst kadraja bir kez daha hamle yapıyor. Büyük orta pehlivanlarımıza yar getirelim. Büyük orta pehlivanları zamanınız dolmuştur. Oyunuz sonuluyor. Başpehlivanlık güreşlerinde Rıza Yıldırım ile Serhat Gökmen arasında geçen müsabakada Rıza Yıldırım başpehlivana kule hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Puanlamaya gidecek demiştim. Az bir süre kaldı. Değerli severler. Adımlar puanlamaya doğru atılan adımlar gibi geliyor bana. Evet, sağ alt kadrajda Feyzullah Aktürk ikinci ihtarı aldı. İlk dakikadan itibaren İsmail Koç'un bitmek bilmeyen o tempolu agresif güreşi puanlamaya çok az bir süre kala meyvesini verdi ve ikinci ihtarı aldı. Puanlamayı bırakmak istemiyor İsmail Koç da. Tıpkı sağ üst kadrajda Yusufcan Zeybek gibi Yıldıray Pala'da, Feyzullah Aktürk'te puanlamada çok daha agresif, daha hareketliler.
onların bu özelliklerinden tabii ki çekiniyorlar. Normal sürede Baş pehlivanlık güreşlerinde Ali Gökçen ile Salih Evinç arasında geçen müsabakada Ali Gökçen baş pehlivana kule hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Evet, ihtarlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu arada basın genellikle mükemmelmiş Reşadiye'de konaklıyorlar. Orada da Reşadiye Başkanı'nda tesisleri, sosyal tesisleri gezdim, kulüpleri gezdim. Antrenörlükten gelen bir belediye başkanı. Orada da çok değerli futbolcusu. Şimdi Ali kardeşim de kulüp başkanı var ya, yok Reşadiye için çalışıyor. Buradan da dün muazzam o yarı efendim olimpik havuz görmeni isterim mutlaka. Reşadiye Belediye Başkanı Erdoğan bu motor branşlara değerlerden ötürü çok güzel gelecektir diyor Reşadiye'yi. Termal Otel'e almış atıl bir vaziyetten. Seni inşallah burada sizi daha iyi konuklayacağız. Modernize edilmiş şekilde, evet. Dün tesisleri gördüm, sahayı gördüm. Ona da buradan tüm ekip arkadaşlarımıza, basın orada, kendilerimiz orada. Teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım. Puanlama dedik, puanlamaya gitti. Evet. Peki şimdi ne olacak? Senin kafanda neler var? Eşleşmelere şöyle şimdi bir değerli bakalım. yorumcum Evet. Şener Sar mesaj yollamış, sana hürmetlerini yolluyor. Şener, evet. Seçkin Duman Orhan Okulu'yu puanlamada almayabilir. Benim öngörüm bu doğrultuda demiş. Bu da önemli bir katkı. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şener Sar, seni seviyoruz güzel kardeşim. Yorumlar için teşekkürler. Başka? Evet, ben Menderes, evet düzeltiyorum. Bak Bu arada Yenişler sanırım, evet. Yenişleri bir evet. Seçkin orada. Enes Doğan yenmişti. Enes'i gördük. İşte tırpan. İşte o tırpan oyunu, bakın tam burada sağdan bir tırpan Orhan Okulu ve sol kalçasının üzerine Şimdi düştü. bu tartışıldı. Yok ya, burada açılma yok. Sol kalçasının üzerinde. Çok Yok. net. Bu aksiyonu yakalamış. Ama onu da yapmak, arkadaşlarımız Seçkin Duman onu düşünmesi bile çok büyük bir yetenek. Tırpan da çok tartışılıyor da nizami bir tırpan. Zaten tırpan ani bir refleksle yapıldığı zaman Ali bunu çok iyi yapıyor. Adeta topu yerden kesiyor. Kesme dediğimiz, bağladığımız noktada. Burada Ali'nin bakın 29 numara hakem devam diyor bunu zaten. bir daha alabilir miyiz arkadaşlar? Ali'nin bu Yalçın İncil'i bu kadar emin ki ama hakemin bak, hakimiyetine bak. Tabii. Ayakta alkışlamak lazım. 29'da kim bilmiyorum ama güreşten hiç kopmuş. Karar verebilen hakemlerimiz var artık. Karar verebilen, cesur. Kuleye baktı, Ali'nin elini kaldırdı. Yalçın'ın itirazı bile yok. Bir daha bakabilir miyiz ona arkadaşlar? Evet, şimdi geliyor. Bakın 29 numaralı hakem ne kadar kendinden emin. Mücadeleyi ben yönetiyorum, düdüğü ben çaldım. Başlattım, ben bitiririm diyor. Bakın. Şimdi bakın hakem şu anda kadraja giriyor. Devam diyor. Seçti de devam diyor ve Ali bunu büyük bir avantaja çeviriyor. Ve çok rahat. Ama itiraz da yok. Gayet güzel. Arkadaşlarımızı yakalamışlar. Ve Türkiye aldı güreşinde uzun yıllardır hiç görmediğimiz bir oyun. Patlangoç oyunu. Bunu biraz aç bu oyunu. Bu merhum ustam Aydın Demir ustamın yapmış olduğu, icat etmiş olduğu patlangoç oyunu. Yine bir Karamüselli, Koca Yusuf lakaplı Hüseyin Gümüşalan ustamızı anımsattı, hatırlattı. Patlangoç oyunuyla. Da bir çamaşır yani asar gibi. Paşalardan alarak ipler. Evet. Ama Aydın ustamız iplerden alırdı. Evet. Paşadan değil, güzel ama iplerden bak burada alırdı. bir oyunu anlatıyoruz. Cengiz Han Şimşek'in İsmail Balaban'ı yenmiş olduğu ve Mehmet Yeşilleşil'de iç kazık ters paçayla Fatih Koyuncu'yu oyunla Mehmet'i de tebrik ediyoruz. İşte burada daha tabii geniş geliyor. İkiye vurdu. Ters paçada çok rahat çeviriyor Fatih Koyuncu'yu. Tekrarlar geliyor arkadaşlar. Recep Tosun'la birlikte Mehmet Çelik tekrarları analiz ediyoruz. Hemen evet, bazı puanlamalar başladı sanırım üstadım. Hemen gelecek. Ancak bir bilgiyi vermek istiyorum. Kimler yenerek geçti? Ali İhsan Batmaz Semih Turgut'u, Yunus Emre Yaman,
Nail Bakır'ı, Mehmet Yeşil Fatih Kayıcı, Mustafa Aslan Menderes Saltı, Enes Doğan Ramazan Bilgileri, Serdar Yıldırım Mecit Yıldırım'ı, Ali Altuntaş Yürücü, Recep Paslak, Ahmet Selbesti, Ertuğrul Ağabey'in, Onur Balcı, Yıldıray Akın Ali, Giriş kapısında yerlerinizi Cengizhan Şimşek, İsmail Balabır, Süleyman Başar, Recep Çakır'ı, Hüseyin Gümüşoğlan, Osman Özgün'ü, Süleyman Aykırı, İsmail Güzel'i ve Ali Gürbüz, Yalçın Üncül'ü yenerek adını 32'ye yazdıran pehlivanlar oldu ve huzurlarınızda ikinci turun puanlamaları. Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu adına güreş yapıyor. Evet, başlayan mücadeleler de var ama tabii bizim odaklanmış olduğumuz Mustafa Taş, Kemal Şahin, Yusuf Can Zebek, Yıldıray Pala, İsmail Koç, Feyzullah Türk, Orhan Okulu, Seçkin Duman yağlanıyorlar. Güğümlerle yağlanıyorlar. O da ibriğe benziyor ama ibrik olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi böyle büyük organizasyonlarda kırmadan, incitmeden öngörülerimizi paylaşabiliriz. Öneri Çünkü dünya izliyor şu anda üstadım. Şimdi Ordu Aybastı sağ olsun sevgili başkan, sevgili bakanımız. Tabii Mehmet Hilmi Güler, önemli 3 dönem çok ciddi bir bakanlık, sevgili 3 dönem yetkiliğinin sonrasında da önemli bakanlık hizmetleri var. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in ve tabii Ordu Valisi her zaman devlet erkanının başında Muammer Erol. Burada yine şöyle bir Bilal'le Erdoğan, o da Dünya Konfederasyonu Başkanı olarak İbrahim Türküş, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız. Güzel, bugün Aybastı Belediye Başkanı da çok güzel bir sunum yaptı. İzzet Gündoğar'ı Validek'ten tebrik ediyorum. Ordu'ya tabii ki bu notları alırsa yağcı, sadece bakır bir ibrikler. Ben Kültür Bakanlığı'nda size bunların hep normları var, kriterleri var. Buranın da Kültür Müdürlüğü, Türkiye'de çok da değerli bir kardeşimiz. Teşekkür ederim. Bunu Kurtdere çok iyi yapıyor. Manavgat bunu çok iyi yaptı. Yani yağlı güreş, yağ kazanları, yağ ibrikleri, dolayısıyla muazzam organizasyonlar yapılmakta. Evet, puanlamalar başladı. Mustafa Taş mı, Kemal Şahin mi? Sol üst kadrajda. Yusuf Can Zeybek mi, Yıldıray Pala mı? Sağ üst kadrajda. İsmail Koç mu, Feyzullah Aktürk mü? Sağ alt kadrajda ve Orhan Okulu mu, Seçkin Duman mı? Sol alt kadrajda. Haydi bakalım, Allah derman versin yiğitlerimize. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde puan skalasında güçlü bir yer bulabilme adına, seni Kırkpınar'a favoriler hanesinde yer bulabilme adına çok önem arz ediyor CV Enerji Yağlı Güreş Ligi tüm etapları. Harika bir ambiyans, maneviyatı yüksek bir atmosferdeyiz. Ordu'dayız. Aybastı Perşembe Yaylası, Ordulu Mustafa Büyük ebedi kemeri Ordu'ya getiren Ordulu Mustafa şu anda ebedi istirahati Akyazı Akbalık Camii'nin hemen her meydanın yanındaki caminin avlusunda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mahsur Yavaş orada da ona rahmet diliyoruz. Hakikaten Ordu'nun adını altın harflerle yazdırdı Kırkpınar tarihine ve bu arada Kemal Şahin beline girdi. Çok Mustafa ilginç, Taş'ı bastırabilecek mi? Hemen Mustafa. yan baş attı. Tekrar tekten daldı. Her an puan çıkabilir. Bir kez daha beline girdi ama harika, çok güçlü bir ayaklara sahip Mustafa Taş. Yine defansif yönünü ortaya koydu. Ne yaptı? İşte yağlının faydasıyla da o yağ nasıl bir yılan gibi döndü adeta. O bağlamadan öyle bir sımsıkı bağladı ki Kemal Şahin, değerli güreş severler, siz de gördünüz. Bir sağ bir sol gösterdi. İki kez denedi. Çemberi kırmasını başardı Mustafa Taş ama iki kez teşebbüsü var. Kemal Şahin'in çok da iyi bastırdı o pozisyonda. Belki bilmiyorum, Çangal önde yani Çangal'ı atabilseydi önde. Bu arada Yusuf Can Zeybek de tek daldı. Yıldıray Pala'ya, o da uzak kaldı. Evet, her an kırılmalar yaşanabilir. Puan ya da puanlar çıkabilir. Yine bugün burada kaçta faaliyet gösteren peki sürprizler dedik. Olabilir her saniye. Sağ alt kadrajdaki kameramanımız İsmail Koç Feyzullah Aktürk mücadelesine dönebilir değerli yönetmenim. Hasan Cengiz mücadelesine döndüler.
Şimdi onu alacak kadraja tahmin ediyorum arkadaşlarımız ama çünkü orada da her an puan çıkabilir. Her an Feyzullah Aktürk her an da olabilir. İsmail Koç, Feyzullah Aktürk. Bu arada Yusuf Can Zeybek dörtlüde kaçırdık, evet. Yusuf Can Zeybek Yıldıray Pala'yı mağlup ederek elini öpüyor Yıldıray Pala. Saygı. Ekrana getirecek arkadaşlarımız, değerli güreş severler. Yusuf Can Zeybek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Zira bir kez daha tekte aldı. Kemal Şahin her an bastırabilir mi? Beline girdi. Toparlanmak istiyor. Mustafa Taş. Kemal Şahin mi? Mustafa Taş mı? Toparlandı. İnanılır gibi değil. Bir kez daha tekte aldı. Bakıyoruz. Evet, açık düşürdü. Puan almak isterken açık düşürdü. Kemal Şahin yoluna devam ediyor. Bence günün sürprizi. Ben de katılıyorum. Kemal Şahin çok sakin davrandı. En müsait zamanlamayı iyi yaptı. Timingi iyi planladı Kemal Şahin. Mustafa Taş karşısında sürpriz oldu. Gerçekten sürpriz oldu. Ama Kemal Şahin'de buna ihtiyacı vardı kariyeri ardında. Vardı. Şimdi Kemal Şahin buradan sonra bir özgüven. Şöyle özgüvenini kazanarak bence ilk kırılma noktası buydu. Buradan sonra yürüyecek. Sen bir pehlivan olarak, başaltı pehlivan olarak bu duyguları bilen adamsın. Şimdi bundan sonra bu adam yürüyecek. Neden? Ben Mustafa Taş'ı. Hele pazar günkü çeyrek finallere atabilirse kendini. Orada daha farklı bir şey olacak. Zaten dikkat edersen burada 4 sene evvel Abdullah Ersoy, Mahmut Demir'le birlikte Kırkpınar'da kabuk değişiyor demiştim. Onlar da bana katıldılar. Bu kabuk değişti artık. Değişiyor. Kesinlikle. Geliyor. Ustalar da saygı duyuyor. Ancak genç bir jenerasyona erken bu kabuk değişti. Yukarıda da fazla bir sırıtma yok. İşte biraz önce 2024'ün finalisti, 2024'ün başaltı finalisti de kaybetti. Ama bunlar var. Mustafa Taş'ı da tebrik ediyoruz ama Kemal Şahin bir anda şahinleşti. Manavgat Belediye Spor Kulübü adına. O zaman orada ustalar mutlu. Manavgat Belediye Başkanı yaptığı yatırımlardan mutlu. Sağ üst kadrajda, sağ alt kadraj aynı mücadele değerli yönetmenim. Sol alt kadrajda Orhan Okulu. Şurada Orhan var aşağıda. Hayır, Orhan Okulu sol alt kadrajda. Ya orada da var, çoklu olduğu için. Sağ alt kadrajda Osman Kan var. Osman Kan değil mi şu el sağdaki? Evet, Osman Kan, tamam. Abdullah Güngör. Sağ okay. üst kadrajda da Osman Kan, Abdullah Güngör. İsmail bir arka planda, bak üçüncü, şu arka taraf en sağdaki İsmail Koç. Hayır, şu anda İsmail Koç sağ alt kadrajda yok, kadrajda yok. Sağ alt kadrajda yok. Ünal Karaman'la Hasan Cengiz var orada. Evet. Arkadaşlar hemen onu Orhan Okulu mücadelesini alabiliriz. Orada da her an kırılma yaşanabilir. Tekli ekranda. En iyi şekilde getirmesen canını sıkma. Aynı anda bak şurada kaç güreş var? Şu anda aynı kadrajda iki güreş. Abdullah Güngör'ün Osman Kan'a hamlesi. Osman Kan'da yani Ela Hoca sığınıyor. Osman Kan'ın bir sakatlığı söz konusu. İyileşeceğim, daha iyi olacağım abi dedi sabah saatlerinde kendisiyle yapmış olduğum görüşmede. Osman Kan. Arkadaşlarımız yine dörtlü kadrajı ayarlıyorlar. Hiç telaş yapmayın değerli güreş severler. Şimdi Osman Kan, Abdullah Güngör, Osman Kan hemen. Abdullah da tebrik ediyorum ya. Yani hakikaten ustalığını konuşturuyor. Osman Kan karşısında Ladikli Abdullah Güngör. Değerli güreş severler, şimdi Osman Kan biraz daha hareketli. Değerli güreş severler. Abdullah Turan Balaban Serhat Balcı mücadelesi şu an yere indirdi. Serhat bastırması lazım. Mutlak hakimiyet peşinden sonra da 3 nokta aranıyor. Şimdi Recep Serhat Balcı Turan Balaban mücadelesi için. Sağ alt kadrajda da İsmail Koç ve Feyzullah Aktürk'ü mağlup etti. Arka arkaya galibiyetler, puanlar söz konusu. Feyzullah Aktürk. Orhan Okulu mücadelesinde ekranlara getirebiliriz değerli yönetmenim. Her an kırılma yaşanabilir. Seçkin Duman mücadelesi. Evet. Teşekkür ediyorum değerli yönetmenim. Ana Kulake ve iki tarafından bir iddia. Baş pehlivanlık güreşlerinde Serhat Balcı ile Turan Batman arasında geçen müsabakada Serhat Balcı galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Osman Aydın ile Bekir Erinçel arasında geçen o ilk dakikalarda kasnağını veren Seçkin Duman şimdi hiç vermiyor kasnağını Orhan Okulu'ya. Bir dalış gösterdi ama uzak kaldı. Orhan son derece dikkatli. Seçkin Duman bir o kadar istekli.
Perşembe Yaylası'nda kıyamet kopuyor ve biraz önce CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş'in 4. etabının ilk sürprizi diyebiliriz. Karşısında çiçeği burnundan daha yeni başaltı finalisti Kemal Şahin'e puanlamada Mustafa Taş'ın kaybetmesi tabi Sinop Duranları biraz üzdü ama bu bir mücadele. Burada korku sorulmuyor. Burası Er Meydanı ve yiğitlerin ne zaman kime galip gelecek? Tabi Halit Ruhiyesi de çok önemli. O günkü güreş psikolojisi de çok önemli. Ya Mustafa Taş da hep ödülleri karşılamalara gitti. Geçen hafta Düzoba Yaylası'nda 700 rakımda çok üşüdü. O soğuk algınlıkları dolayısıyla Mustafa Taş toparlayacaktır. Yeter ki sakatlık olmasın. Kesinlikle. Sakatlık. Mesela İsmail Balaban henüz atamadı. Bunu gördük. Bugün sabah da sohbet ettik. Ama Cengizhan Şimşek onun da böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Şimdi burada yürüyecek diye düşünüyorum Cengizhan Şimşek ama her zaman dediğimiz bir şey var. Biraz da kura şansı çok iyi olacak. Kesinlikle. Evet, çayırda sağ üst kadrajda Osman Kan, Abdullah Güngör, Demir Adam bütün pehlivanlık karakterini Osman Kan'a hissettiriyor. Bu yaşına rağmen ayakta alkışlanacak bir performans ortaya koyuyor. Sol üst kadrajda iki gaddar, iki sert baş pehlivan Hasan Cengiz ve Ünal Karaman. Sol alt kadrajda Orhan Okullu, Seçkin Duman. Her işte çok gaddar. İşte Ünal Karaman, Çorum'un yiğidi, Aski'nin sağ alt kadrajda Serkan Sertürk, Ali Yanatma kapışması 4'te ekranda. Evet, Serkan'ın da Ali Yanatma mücadelesi de çok önemli. Şu anda izlemeye yavaş yavaş Ali Yanatma girmiş pozisyonunda. Serkan Sertürk mücadelesinde Abdullah Güngör, Osman Kan. Orlamadayız değerli güreş severler. Biraz önce rakibinin Balaban'ı yenmeyi başardı, aldı puanla Serhat Balcı. Ali İhsan Batmaz, Semih Turgut'u, Mehmet Yeşil Fatih Soyuncu'yu, Mustafa Arslan Menderes Saltı, Deniz Doğan, Usta Ramazan Bircan'ı yenerek 32 adını yazdıran. Hadi bugün hemen bilgi verelim. Ne olacak? Kaç tur yapacağız bundan sonra? O bilgileri de verelim ekranları başındaki güreş severlere. Bugün hava muhalefetine göre 3 tur ya da 4 tur planlanıyor. Ama ben Önder Gürmez'le konuştum. Çeyrek finale kadar yarın baş pehlivanlar bırakılacağı noktasında talimat geldiğini, değişirse de zaten biz bunu anons edeceğiz. Hareketlendi Abdullah Güngör, Osman Kan. Osman kendinden son derece emin. Usta ben gideyim. Görüşürüz. Şu anda Abdullah Güngör'ün her iki paçaya hamlesini gördük. Bir kez daha minderde büyük bir kariyeri var. Milli güreşçi Abdullah Güngör ama Osman Kan bu. Sağ üst kadrajda bir anda dış kasnağa doğru yöneldi. Osman Kan mı, Abdullah Güngör mü? Gençlik bir tecrübe mi? Şu anda kırılma noktası. Her an ikisinden biri puan alabilir. Şimdi Abdullah Güngör'ün de biraz ihtiyacı var. Yani bu güreşi yapıyor, istiyor, seviyor. Aktif bir pehlivan. Osman Kan'ı geçerse o da farklı bir atmosferde devam edecek. Aybastı yani güreşlerinde özellikle CV Enerji onlar için de çok önemli. Pozisyondan bir puan çıkacak burada artık yaklaştılar birbirlerine çünkü. Osman Kan dış kasnakta daha hakim. Abdullah Güngör de paçada ama her an çiftlerse açabilir, aktarabilir. Osman Kan da iyi kapattı sağ üstten. Şimdi abimize dikkat edersen sağ parmaklarına doğru, koluna doğru Osman Kan orayı da kontrol etmek istiyor. Sol kalçasıyla bugün. Değerli güreş severler, yenişlerin tamamı tabii Yusuf Can Zeybek çok merak ediliyor. O yenişle gelecek puan. Evet, Osman Kan çok rahat bir dedim ama oraya iyi bloke etti. Evet, iyi kapattı. İyi kapattı. Osman Kan devam ediyor. Sevgili yönetmen Fatih Bedir, tüm yenişler ekrana geliyor. Kimse üzülmesin. Yusuf Can Zeybek'in de galibiyeti gelecek aldığı puan diyor. Değerli güreş severlere bu bilgiyi de paylaşalım. Osman Kan ile Abdullah Güngör arasında geçen müsabakada Osman Kan galip. Hadi.
Hasan Cengiz Ünal Karaman mücadelesi ekranlarda. Salih Erinç ve Ali Gökçe mücadelesi de var. Sahanın tam ortasında. Hemen ona bir bakalım. 4 çift pehlivan görüyoruz şu an. Yanılmıyorsam. Salih Erinç, o da ekran alacak arkadaşlarımız. Salih Erinç'in şu andaki Ali Gökçen rakibi. Ali Gökçen mücadelesi. Şöyle bir bakalım. Sık numarasına göre bir tam 28 numaralı hakemin önünde. 28, evet, Salih Erinç 28 numaralı hakem yönetiyor. Ali Gökçen mücadelesi de puanlamada arkadaşlar. Ali Yanatma ile Serkan Sertürk arasında geçen müsabakada Ali Yanatma galip. Evet, Ali Yanatma. Serkan Sertürk'ü mağlup ederek o da adını son 32'ye yazdırdı. 3. tur son 32. Çayırda 3 çift kaldı. Şu ana kadar tempo yüksek başladı, yüksek gitti. Puanlamalar dahi öyle. Çok öyle sık bağlanan klasik pehlivan bağlanmalarını görmedik. Bu da çok güzel. Tam bir güreş havası var. Havanın ısısı son derece güreş havası. Yani yaylada böyle bir geçen seneye nazaran hava biraz daha yumuşak. Klima esiyor. Ama tam bir güreş havası. Kesinlikle. Yalnız ben Seçkin Duman'a bir parantez açmak isterim. Orhan Okulu gibi çok güçlü pençeleri sahip bir baş pehlivanı şu ana kadar çok iyi idare etti. Bütün ataklarını savuşturdu. Ben bu özgüveni, cesaretinden dolayı tebrik ediyorum Seçkin Duman'ı. Orhan Okulu'ya çok iyi direnç ortaya koydu. Bu arada çok önemli kulüplerden bir tanesi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor. Başta İbrahim Erçin'i Kağıtspor Belediye çok önemli başkanım ama Tayyip Büyükakın çok önem veriyor. Bu meyvelerin toplu işte Seçkin Duman. Bu arada her an kırılma yaşanan bir sağ alt kadrajda. Yan kazık yan paçada. Orhan Okulu mu? Seçkin Duman mı? Beline girdi. Her an kavrayabilir mi? Kaçırdı. Evet, kaçırdı ama Orhan iyi toparladı değerli güreş severler. Birbirlerine çok yaklaştılar. Belki orada ısrar etse ama Orhan o dengeyi, o bloğu çabuk bozdu. Bakalım tekrar karışacaklar mı? Risk alırlar mı? Tabii canım. Şimdi paça indi, Orhan da indi dikkat edersen ama orada aslında avantaj Seçkin Duman'daydı. İşte burada tecrübe kaç devreye girdi. Orhan Okulu bu. Kolay bir pehlivan değil. 2 altın kemer kazanmış Sivri Enerji'nin bir Elmalı efsanesi. Abi canım aynen. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım sizler adına görüş yapıyor. Sağ alt kadrajda Orhan Okulu yine sol eli kastakta, sağ eliyle. Bakalım herhangi bir paçaya hamlesi söz konusu olacak mı? Salih Erinç ile Ali Gökçen arasında geçen müsabakada Ali Gökçen başpehlivana Kulü Hakem Heyetimiz tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Evet, Ali Gökçen'e ikinci ihtar sağ üst kadrajda. Kocaeli Gölcük Belediyesi Başkanı Yardımcısı Sayın dikkat edersen kasna iyice oturmuş pozisyonda. Salih Erinç Kocaeli Gölcük Belediye Spor Kulübü'nde Tokat Tuna Belediye Başkanı Sayın Erdem Ural adına görüş yapıyor. Takım halinde birlikte Gürel'de burada evet, ilk sahip çıkan Nedim Gürel'e Hüseyin Cibele Samsun Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ydü. Recep Karay'dı. S. Kayaoğlu İnşallah sahibi İş Adamı Sayın Mevlüt Kaya adına görüş yapıyor. Hasan Güzeller Antalya Komuca. Dikkat ettin mi? Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi İlfi Kara adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Kaş'ta faaliyet gösteren Kaşlı İş Adamı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına görüş yapıyor. Başkanımız kaldı onlar da ekranda. Değerli severler. Lütfen başaltı pehlivanlarımızı yağ getirelim. 32'ye Antalya hangi pehlivanlar çıkacak? İlk çık baş pehlivan. Mustafa Gençli adına görüş yapıyor. Hasan Cengiz Ünal Karaman iptal geliyor. Ne diyorsun? Yani artık biraz bayağı geri adımladı. Her an bir bakın. Çalıyor. Evet. Belki de çaldı ekranlarımızda. İkazda bulundu. Evet, Hasan Cengiz'in ikazda bulundu. Numaralı hakemimiz
bu ihtardan sonra bir daha sürmeyi gerçekleştirirse Hüseyin Bakan Denizli bölgesinden. Hakemlerin listesini aldık geçen kazandan ama ilave o numaralar değiştikçe yani sabit hakemlerin listesinde orada da işte yanılgı olmasın diye fazla zikredemiyoruz çok öne çıkan hakemlerimizin dışında. Zeki Acar adına görüş yapıyor. Okan Yavaş, Bursa Mustafa Kemal Paşa, Çatırıbük. Antalya Büyükşehir Belediye İkinci yılında da tabii bu farklı bir dönemi Tolga Turan, Antalya. değerli Bakanımız Doktor Mehmet İlgüler, Büyükşehir Belediye Başkanı, yine bugün burada Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Kutlu'ya inandı, bu yola çıktı ve Sivri Enerji Yağlı Güreşçiliğinin 4. etabında bambaşka bir Aybastı var. Bu arada düdüğü çaldı. Çayır hakemi sanırım bir çarpışma yaşandı. Bakalım çok ilginç. Nasıl yorulacak? Orada da Kahraman Şişman hemen geldi. Hemen bölgeye geldi evet. Bir ihtar, yanılmıyorsam ihtar mı sarı kart mı? Hayır, sarı da olabilir. Evet sarı. Bravo. Hasan Cengiz'e. İhtar verirse çünkü 3 ihtarla diskalifiye olur. Ben orada Ünal'a mı acaba diye düşündüm. Çünkü pozisyon bir anda kadrajıma benim kendi notlarıma bakıyorum gelince ben orada acaba Ünal'a mı kartı çıkarttı dedim ama hakikaten her iki hakemi de yürekten tuttular. Önce ne diyoruz? Sporcu sağlığı. Tabii ki. Bak hemen çaldı. İkisi de koştu birbirine bir dayanışma var. Evet, oldu. Aybastı Perşembe Yaylası üstüne koydu diyorum. Hem kültür etkinliği noktasında puanını arttırdı hem de Recep Karası'yla bir başka sevda. Ordu Aybastı Perşembe Yaylası. Ordulu Mustafa güreşleri. Bugün tablo tamdı. Yarın muhteşem olacak diye düşünüyorum. Özellikle çeyrek finalde kıran kırana kapışmalar olacak. Bu puan tablosunda değişiklikler söz konusu olabilir mi? Evet, İsmail Balaban bu turda veda ettiği için sanırım Orhan Ukulu, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Serdar Yıldırım, Osman Kan bu isimler yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanışa geçecekler. Ama yine İsmail Balaban üçüncülük ya da ilk dörtte olacak kanaatindeyim. Şimdi burada da nasıl sana savaş nasıl mücadele baş altı burada çok önemli iki tane değer. Baş pehlivan olduğu ve zirvedeki isimlerin baş pehlivan olması Olusu Kemal Şahin gibi, Arkan Taş gibi artık en alt sıralara kadar da neredeyse 40 herkesin işler kabardı. Müthiş hem işler kabardı hem de özellikle şöyle bir bakıyorum onları sunacağım. Okan Güzel 16 puan, Okan Yavaş 16, bunları biraz konuşacağız. Tabii ki. Fırsat bulursak. Tabii ki. Aşağı şöyle bir bakıyorum. Tek daldı Hasan Cengiz boyundurukla karşılık verdi Ünal Karaman. Evet 11. bak 17. sırada 12 puanı var Rıza Durmuş. İlk sıradaki 16 puan yani. Bak, 16 17. sırada 18. sırada Gürkan Balcı'nın İlker Durmuş'un 11'er puanı var. Rıza İlhan Kırmızıkan'ın 12 puanı var. Yani baş altında acayip ne kadar önemli acayip. Şimdi CV Enerji'nin değeri nasıl arttı? Evet. Ve bunun da yansıması Kırpınar'a olacak. Tabii. Yani pek teknik olarak mümkün değil ama beraberliğin bile ne kadar hayati derecede önemli olduğunu görebiliyoruz. Yağlı güreşte beraberlik yok ama o puan skalası o kadar birbirine yakın ki baş altında. Bence önemli tespitti. Çok önemli. Berk Altın. Değerli güreş severler, Perşembe Yaylası Er Meydanı'nda artık son 3 çift Pehlivan'ın puanlamasındayız. Gidişat nasıl Recep? Altın kemerler baş pehlivanlar diyarı Karamüsel. Köprü Kunduz güreşlerimizin altın kemerli güreş ağası. Tempo biraz daha temkinli. Evet, daha temkinli diyoruz. Tempo durdu. Tüm halkımızı Vezir Köprü Hasan Cengiz de Ünal Karaman da güzel ifade etti. Çok gaddar, çok güreşe yatkın. Hasan Cengiz'in suratındaki ifadeyi şuradan bakıyorum da. Ama zorlama anı her tarafta. Bu arada güreşlerimiz gelen bir genel bir mesajı var. Ortam sesinin bizim anlatımları bastırdığı konusunda. Bu noktada değerli öğretmenimiz umarım bir tedbir alır.
Şimdi onlara fazla sıcak asmamak lazım. Niye? Ben bu konuda gelen şeylere bakıyorum. Sağ olsun arkadaşlarımız. Ancak şöyle bir şey var. Bazı yerlerde hem verici hem televizyonun kendi sıkıntısından kaynaklanan genele bir bakıyoruz, araştırıyoruz. Çoğunda yani bir tane var, onunla dokuzunda yok. Ama yine de sağ olsun arkadaşlarımız ne kadar ilgili alakalılar, o da çok önemli. Sağ üst kadrajda Ali Gökçen'in 2 ihtarı var. Sol kadrajda Hasan Cengiz'in de 2 ihtarı var. Orhan Okulu Seçkin Duman 1 ihtarı var Seçkin Duman'ın. Az önce bir puan için 2 güreşçinin de hamlesi vardı. Puan çıkmayınca güreş adeta kilitlendi. Bir kez daha dış kasnağa yöneldi. Sağ alt kadrajda Seçkin Duman. Oralarda çok tehlikeli. Seçkin'in gerçekten hamle yaptığı zaman eğer sonucu, hareketi sonuç getiremezse Orhan'ın kontrasından da son derece temkinli ama tedbirli. Orhan dikkat edersen Paça ve Aslançı Orhan hiçbir teşebbüs şu ana kadar yok. Çünkü ne zaman girse kontrada genç pehlivanların biraz daha farklı değerli güreş severler. Şimdi Ünal Karaman Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün tecrübeli ve saygın ismi Çorum'un yiğidi Ünal Karaman. Hasan Cengiz Trakya Üniversitesi'nin okuyan pehlivanlarından Besyo'da Hasan Cengiz'in üniversite tahsil hayatı da abi geç oldu ama temiz oldu diyor. Yakışır. Niye? Yani okumanın yaşı mı var? Kesinlikle. Helal olsun diyorum Hasan Cengiz'e. Evet. Sağ komiseri Ercüment Açık. Yalnız Orhan Okulu bu turda çok zorlu kura çekmiş. Yani bugünü biraz nasıl atlatır bilmiyorum. Evet. Çok zorlu kura çekmiş Seçkin Duman hakikaten. Bu er meydanlarının genç jenerasyondaki en tehlikeli başpehlivanlardan biri olduğunu artık ispatladı. Evet. Duman ailesinin hakikaten meydanı duman eden isimlerinden bir tanesi oldu Seçkin Duman. Çok özgüvenli güreşiyor. Sanki 40 yıldır başta güreşiyor. Yani Orhan Okulu gibi bir başpehlimana böyle sağlı sollu kasnak vermek, paça vermek, oradan kontra hücum kasnaklara hamle yapmak çok meziyetli. Bir avantajı ele geçirip oradan da kıl payı geri dönmek. Yani bu Seçkin Duman hem ucunda var hem defansta var. Aynen. Orhan biraz daha şu an aramaya başladı kasnağı. Ancak işte Yalçın Üncül Ali Gürbüz mücadelesinde aynı elini çabuk tuttu. Bir iş kazası istemiyorum kardeşim. Bu şekilde değil mi? Aynı Orhan Okulu gibi. Tabii canım. Tabii yani şimdi Orhan'ın Seçkin Duman yani bir kariyer yapmak istiyor. Güreşli'de yapışan bir başpehlivan ama usta Orhan Okulu gerçekten zor bir kura çekti. Genç, dinamik, arzulu ve özel yetenekleri olan bir adam Seçkin. Güreşin içerisinde Orhan Okulu bastırma adına çok hamleler yaptı ama bastıramadı. Evet. Bastırsaydı belki Ali Gürbüz gibi yenişe odaklı hamleler yapabilirdi ama o şansı hiç tanımadı Seçkin Duman. Evet. Hiç vermedi. Şimdi zaten bu bir strateji, bu bir kurgu. Yani futboldan pek örnek vermem çoğu zaman ama bir teknik direktör olmama rağmen ama en çok bilinen spor dalı olduğu için. Tabii yani. Maçı ortak dünyanın üniversite en büyük baş tacı ülkeler ekonomileri ve futbol. Yanlış anlama, ben ona katılmıyorum. Çünkü herkesin bildiği bir spor dalından örnekleme yapmak bence çok daha kısa yoldan bir öngörü bulunmaktır. Yani şimdi ben farklı terimlere girmek istemiyorum. Neden diyeceksin? Bütün bir mücadelemiz var. Bir gün adamın teki dedi ki Mehmet Bey, ben terminolojide dedi havanın sıcak değil, ısısı ifadesini kullanmanız. Bakın şimdi insan orada alanında yakıştırmış. Ben ısısı konusunda biraz daha dikkat etmeye çalıştım. Şimdi burada da somut olmayan kültür mirasımızda oyunu orijinal şeklinde, bak az önce çok güzel bir oyun söyledim. Ben ne dedim sana?
bir egosuz, bir kaprissiz. Ben bilirim siz. Biz biliriz. Bak orada yıllarını vermişsin. Uzun yıllar Aydın Demir'i yad ettik. Güzel bir oyunu söyledin. Yok bu oyunu ben senden duydum dedim değil mi? Ve normalde turalakları anlatıyoruz ve bana nasip oldu. Ya ustamdan gördüğüm oyun bana anlatmak nasip oldu. Şimdi rakibini iyi etüt etmiş diyorum. Yani oyunu okuma gibi. Ya rakibi Orhan Okulu'yu ezberlediler artık biliyorlar. Orhan Okulu'nun biraz daha farklı bir yani oyunlarla rakip Orhan Okulu'nun biraz daha artık genç pehlivanları. B planını artık ortaya koyması lazım, geliştirmesi lazım. Tabii bir Orhan Okulumuz var bizim vitrinde. Yani mücadele ediyor. Bak Recep Kara ne yaptı? Yusuf Feyzullah Aktürk mücadelesinde bir an direnebildiği kadar. İlla açık aradı ama bulamadı. Olmadı. Feyzullah'ı sordum. Evet. Şimdi Orhan Okulu daha yılları var Orhan Okulu'nun. Daha güzel güreşler çıkartacak. En az 5 yıl bu seviyede yapar. Daha bir 5 yılda normal seviyede yapar. 10 yılı var Orhan Okulu'nun. Ustası Kemal'imizi de kutluyorum. Başkan tabii Sayın Ümit Uysal'a saygı ve selamlarımızı yolluyoruz. İşte bu şekilde örtüşen bir şekilde ifadelerimizi başkanlarımıza yollayacağız. Kesinlikle. Bugün aşağı indim işte Reşadiye Belediye Başkanı. Hakikaten Allah razı olsun. Amatörleri öyle o kadar güzel testler yapmış ki. 2 gündür bizim misafir orada ilgileniyorlar, bakıyorlar kardeşim. Bu adamları tabii ki onur edeceğiz. Arkadaşımız yollamış. Hayır kardeşim sen şimdi ona saygı duymasan bunu söyler misin? Bu böyle olursa daha iyi olur falan gibi. Ya bunlar var. Şimdi Ümit Uysal aslanlar gibi sponsorluğuna devam ediyor. Mukabelesi devam Orhan Okulu'yla. Paşa'nın aslanı dedirttiler. Birçok pehlivanlar var. Enes Doğan'ın gibi yani geleceğe yatırım yaptı. En az 20 yıl Enes Doğan bu şeylerde olacak. Ben Ümit Uysal'ın değerli belediye başkanımızın bu öngörüsünde tebrik ediyorum ayrıca. Yalnız Ünal Karaman'ın bir itirazı söz konusu. Hasan Cengiz'in sert güreştiği noktasında Hasan Cengiz'in sert güreştiğini herkes biliyor. Evet Ünal Karaman da çok beyefendi, çok centilmen. Daha sakin güreşelim diyor. Hasan Cengiz elleri açtı. Meydan okuyor. Hodri meydan diyor. Güreşelim bu arada yan kazıkta yan baş aradı. Orhan Okulu. Kasnak ve Paça'dan bir anda hamle yaptı. Evet. Çok da senkronu iyi tutuldu yan başta ama işte sonrası. Hemen yan başı gösterdi Seçkin Duman. Bakın tekrar. Tekrar yan başı gösteriyor. İşte o zaman yaklaşamıyorsun. Evet. Orada bir istinat. Bir hamlem var diyor. Sen gelirsen bir hamlem var sana karşı diyor. Bir planım var diyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 4. etabı Ordu'dayız. Orhan Okulu yine yan kazık yan paçada ama Orhan Okulu'nun temposu artık yavaş yavaş yükselmeye başladı. Yan kazık yan paçada. Her an oradan destek ayağına bir tırpan gelir mi? Hem de ilginç bir tırpan geliyor. İlginç bir tırpan geliyor değerli güreş severler. Harika bir tırpan geliyor. Bilinçli işte tecrübe bu. Adeta uzatarak tırpanı attı. Recep Tosun. Sen gelir mi dedin geldi. Çünkü oraya noktaya getiren kim? Tecrübe Orhan Okulu. Orhan Okulu ile Seçkin Duman arasında güzel bir mücadele oldu. Seçkin'i de tebrik ediyoruz. Kondisyon farkını da ortaya koydu Orhan Okulu. O tempolu güreşini yıldırdı adeta Seçkin Duman'ı. Buraya kadarmış. Seçkin'i de tebrik ediyoruz. Ya keyifli mücadeleler bunlar. Bak yere indirişe bak. Hani ona bir puanlama maçı puanlama süresinde bunu bir oyunla bak yeterliyken bir oyunla süslemesi. Değil mi? Biz ne diyoruz? Puanı aldı, yendi diyoruz. Puanı aldı, galip geldi. Ama oyunla yendi diyoruz. Bu daha büyük zenginlik. Bak sırtması görüyor. Biraz sonra bu daha büyük bir zenginlik kesinlikle. Fatih Bedir ekrana taşıyacak bütün yenişleri. Yusuf Can Zeybi'nin yenişi çok merak ediliyormuş. Gelen mesajlar var. Okuyamıyoruz. Hakkınızı helal edin. Ancak yorumlara böyle katabiliyoruz. İşte Hacı Yaşar Aksu, Çorum, Asarcı'nın çok önemli sevdalısı. Gelemiyor güreşlere ama onların var ya o güreş hiç olmazsa onlara bir nebze katkı sağlayabiliyorsak bu yayınlarla helal olsun. Evet. 2 çift pehlivan kaldı. Gidişat nasıl orada? Salih 3. ihtarı diskalifiyeden bahsediyor herhalde ama istiyor ama hakemler de vermemekte ısrarlı. İsyanı var. Ama devam ediyor mücadele. Evet. Eğer Ali Gökçen biraz daha geri gider ya da pasif kalırsa yüklendi, bastırdı, blok etti. Salih Erinç adını son 32'ye yazdıran
31. isim oldu bakalım. 32. isim ekranlarda görmüş olduğunuz Ünal Karaman mı Hasan Cengiz mi? Salih Erinç ile Ali Gökçen arasındaki müsabakada Salih Erinç galip. Ben sana atıyorum. Bunlar da Evet, bir mücadele kaldı. Hemen mücadele sonrasında da Yayın Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Çelik bir röportajla karşınızda olacak. Bu mücadele sonrasında değerli güreş severler. Bu arada Fethiye Göçek Mithat Dim seçkini tebrik ediyorum demiş. Orhan Okulu'ya çok iyi mücadele ortaya koydu demiş. Hakikaten Seçkin Duman kariyer adına çok güzel bir mücadele ortaya koydu. Hasan Cengiz mi, Ünal Karaman mı? Hocam. Baş pehlivanlık güreşlerinde Hasan Cengiz ile Ünal Karaman arasında geçen müsabakada Hasan Cengiz baş pehlivana kule hakem ekibimiz tarafından ikinci ihtar verilmiştir. Hasan Cengiz'e bir ikaz söz konusu. Baş pehlivanlarımız kura çekmek üzere her meydanında yerleriniz tuttunuz. Baş pehlivanlar. Tamam. Davulcular. Teste orta boy pehlivanları. Şu anda eşleşmeniz yapılıyor. Çok acele boy ayrım yerine gireniz. Teste orta boy pehlivanları. Şu anda eşleşmeniz Ünal Karaman baskı uygularken dalış gösterdi Hasan Cengiz. Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Cengiz Han Şimşek birçok özel isim. Son 32'de değerli güreş severler. Ünal Karaman'ın baskısı sürüyor. Geri geri adımlıyor Hasan Cengiz. Üçüncü ihtar her an bir kez daha ikaz ediyor. Çayır hakemi Denizli bölgesinden Hüseyin Bakan. Bir dönem baş altında da güreşlerimiz olmuştur kendisiyle. Mücadeleler bittikten sonra hemen yenişleri bir kez daha hatırlayacağız, anımsayacağız. Daha sonra bir röportajımız olacak. Baş pehlivanlarımız 3. tur kura çekimleri. Evet, 3. tur kurası için baş pehlivanlar da anons ediliyor. Diğer 31 baş pehlivan birazdan çayıra çıkacaklar. Evet, Mehteran. Evet, baş pehlivanlarımızın 3. tur kura çekimlerinde de etmek üzere. Türkiye geleneksel güreşler Paçaya uzandı Hasan Cengiz, uzak kaldı. Yeni hamle yapıyor. 3. ihtar aradı. Aşikar Ünal Karaman'ın. Baş pehlivanlarımızın kura çekimlerine nezaret etmek üzere. 2003 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı, olimpiyat ikincimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürümüz, kıymetli ustamız Sayın Kenan Şimşek Beyefendi'ye davetimi arz ederim. Hasan Cengiz geri adımlamıyor bu kez. 3. ihtarı o da biliyor yiyeceğini. Dolayısıyla geri adımlamıyor. Çok sert bir direniş ortaya koyuyor Hasan Cengiz.
Ünal Karaman'a karşı. Ünal Karaman kasnaklardan kürmek istiyor ama geri adımlamıyor Hasan Cengiz. Bir taraftan da kura çekimi hazırlığı söz konusu başpehlivanların. Kura topları da geldi. Deste orta boy çok acele ermeydin lan. Deste orta boy. İzledi Hasan Cengiz. Evet, deste orta boy pehlivanları kol bağlayın. Ayağa kalkması konusunda ikaz ediyor çayır hakemi. Evet, Hasan Cengiz'in. deste orta boy pehlivanları selavat olmak üzere çok mutlular bekleniyorsunuz. Beline girdi. Ünal Karaman her an puan alabilir. Hasan Cengiz direniyor. Bakıyoruz. Evet. Ünal Karaman son 32'de. Evet, tekrarları verelim değerli yönetmenim. Çünkü her an şu anda hem kura çekimi başlayacak hem de bir röportajımızı sığdıracağız. Hemen tekrarları veriyoruz. 64'te galip gelen başpehlivanlarımızı biraz acele edelim. Yerde Enes Doğan'ın Ramazan Bircan'ı sarmadan aktardığı ekranlara geliyor. Bu tırpandı. Seçkin Duman'ın Orhan Okulu'ya atmış olduğu tırpan. Burada iniş yok. Orta boy pehlivanları çok acele ev meydanından selavatlanmak üzere bekleniyorsunuz. Ali Gürbüz'ün gerdanlamayla yapmış olduğu yeniş ekranlarda. Ve Hüseyin Gümüşalan'ın er meydanlarında çok az görmüş olduğumuz patlangoç oyununun net bir galibiyetini ekranlara getiriyor. Bize hatıra bırakıyor Hüseyin Gümüşalan. Cengiz Han Şimşek'in galibiyeti. 29 numara Yusufcan Zeybek. Orhan Okulu geliyor. Mehmet Yeşil'in 25 numara Orhan Okulu Hüseyin Gümüşalan. Son anlar ekranlarda. Yusufcan Zeybek'in Yıldıray Pala'yı bastırdığı son anlar ekranlarda. Serhat Gökmen geliyor. Evet, şimdi söz Mehmet Çelik'te. 9 numara Hüseyin Gümüşalan. Değerli güreş severler, kıran kırana geçen puanlamalardan sonra şahin bir güreş ağası var. Olayına şahin, işine şahin. Ordu'da güreşe şahin, Ender Şahin ağamızdan bahsediyorum. Geçen sene ağalık ihalesi muazzam geçti ve artık aradan bir yıl geçti ve 916.
Aybastı Perşembe Yaylası Geleneksel Güreşlerinde şu an Ender Şahin ağamız yanımızda. Müthiş puanlamalar sonrası heyecan devam ediyor. Neler söyleyeceksin sevgili ağam? Öncelikle tüm güreş severleri saygıyla selamlıyorum. Perşembe'de güreşler genelde hep böyleydi kıran kırana. Biliyorsunuz Perşembe tarihin en eski meydanıdır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu bağlamda güreşi seviyoruz. Güreşçiyi seviyoruz. Sporu seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Devletimizi seviyoruz. Bu yüzden bu işlerin içinde bulunmak, bir kenarında köşesinde bulunmak, destek vermek bizim için bir borç olarak görüyoruz. Ve inşallah böyle de devam edecek. 13 numara dediğimiz Ali gibi Serhat biz büyük bir Gökmen milletiz. Güreşler bizim gücümüz, bizi temsil eden bir spor ve sonuna kadar sahip çıkacağız diyoruz güreşlerimize. Evet. Sayın ağam, tabii köylüye, yurttaşa ağalık olmaz felsefesi sizin kuliste de yaptığımız sohbetlerde altını çizdiğimiz bir özellik. Peki Ordu Aybastı'da geldiniz, Ordu Mustafa Lig güreşlerinde, hele CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde bir misyon üstlendiniz. Geçen seneden şu ana kadar Ordu Aybastı'nın güreş ağası olarak neler sosyal hayatınıza kattı ve siz bu yıla ihaleye gelene kadar neler düşündünüz? Şimdi güreşlerle ilgili öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yağlı Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Bey'e, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Katkıları şöyle, önce nefsimize çok faydası oldu. Bu konuda aslında reklamlık bir şey düşünmedik biz. Sadece diyoruz ki bu ortama faydamız, katkımız ne olabilir? Böyle gittik. Çok memnunuz hepsinden. Hepsiyle tanıştık. Yeni arkadaşlar edindik, yeni dostlar edindik. Bunlar bizim için kafi. Kesinlikle kafi. Durum bu. Evet. Peki şimdi paçaları hep pehlivan sıkı bağlar. Evet. Peki Ender Şahin ağam da paçayı sıkı bağladı mı? Süleyman Başar. Paçamız elhamdülillah her zaman. Yani biz şimdi ağırlıkla ilgili de şunu söylemek istiyorum ben kesinlikle. Bence meydandaki ağırlıktan sahadaki ağırlık daha önemli. Yani ağırlığa bence memleketten başlamak lazım, milletten başlamak lazım. Sahalarda da bu işin nefsi kısmını üstlenmek lazım. Yani Allah önce nefsimizden korusun bizi. Nefsimizi böyle körleyebildiğimiz çok güzel bir meydan var. Tamam mı? Yani bunun için paçamız bağlı elhamdülillah. Yarışırız da elhamdülillah. Saygı da duyarız. Hepsi ağamızdır. Benim ağlıma varana kadar milletimiz ağadır. Biliyorsunuz biz bir ağanın torunlarıyız. Bir ağanın torunlarıyız. Yani çiftçisinden iş adamına herkes bu misyonu üstlenmeli. Yani ağa olduğunu, bir ağanın torunu olduğunu bilmeli kesinlikle. Onun için hazırız efendim. Yani yarın müthiş bir ağalık ihalesi var. Onun için dedim paçalar sıkı bağlanmış. Nasiptir. Allah bu konuda niyet eden arkadaşlarımızın hem niyetini kabul etsin hem de hepsini seviyoruz. Hep beraberiz. Evet. Birlikteyiz. Bunun için yani ben hazırım. Bu konuda niyetlenen arkadaşlarımız da umarım hazırdır. Yarın bakacağız artık. Ama yüreğimizde bunun devamı düşünüyoruz. İnşallah yani bu işi ben biraz da yani bu işte yeniyim. Hani güreşi sevsek izlesek de bu konumda biraz yeniyim. Ben diyorum ki bu işin şeyi vardır. Hani çıraklığı vardır. Acemiliği, çıraklığı, ustalığı vardır. Bunun için ben daha yeni başladım. Yani müsaade ederlerse biraz inşallah gitmek, yürümek isterim yani. Bu arada tabii büyük bir ordu var ordunun arkasında. Çünkü hizmet kolay bir hizmet değil. Türkiye'nin CV Enerji Yağlı Güreşi bir marka oldu sevgili ağam. Burada tabii kimler bunlar? Onları bir onur etmek için gönlünüzde, hizmette, mutfakta kimler var? Mutfakta CV Enerji'ye çok teşekkür ediyoruz. Yağlı Güreşler Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz. Türk İş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ordu Büyükşehir'imiz özür dilerim. Aybastı Belediye'miz çevredeki tüm bu konuya katkısı olan
bürokratlarımızdan tut vatandaşlarımıza kadar, kamu görevlisi arkadaşlarımıza, askerimize, polisimize kadar hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi layıkıyla görevini yapıyor. Problemsiz bir güreş izliyoruz. Allah'a şükür iyiyiz yani. Evet. Değerli güreş severler, tabii onu fazla yormak istemiyoruz çünkü yarın Er Meydanı'nda Ağalık ihalesinde Ender Şahin, ben müsaade edilirse, nasipse hizmet vermek istiyorum. Ancak bu bizim sadece kendi şahsi davamız değil, ordumuz, ülkemizin davası, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz diyor. Biz de kendisine hizmetlerinden ötürü teşekkür ederken yapacağı hizmetler için şimdiden Allah derman versin, hayırlı olsun diyoruz. Tabii kıyasıya mücadeleler, ikinci tur tamamlandı. 32 belli oldu. Kurallar çekiliyor. Sözü arkadaşım Recep Tosun'a bırakıyorum. Evet, Cengiz Han Şimşek ediyoruz. Röportajından dolayı baş pehlivanlar şu anda kurallarını çekiyorlar. Son 32'de değerli güreş severler. Eşleşmeler birazdan sizlere anons edilecek. 10 numara Cengiz Han Şimşek. Teste orta boy pehlivanları 4. tur. 32 pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Teste orta boy pehlivanına alkışlama diyelim maşallah. Allah devam etsin. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu anda Gelibolu Bayramiç köyündeyiz. Güzel bir parselin üzerindeyiz. Yine güzel bir kampanyayla baş başayız. Hemen yol kenarında, suyu yakınında, deniz manzaralı ve Evreşe beldesine 10 dakika uzaklıkta, Bayramiç köyüne de sadece 5 dakika uzaklıkta olan arazimizin üstündeyiz. Ben köy havası almak istiyorum. Bolca oksijen almak istiyorum. Ormanla iç içe bir bölgede bungalov koymak, hafta sonları çoluk çocukla gelip kafamı dinlemek istiyorum diyorsanız işte tam size göre bir yer değerli izleyenler. Ve fiyatlar da çok uygun. Gelin, kaçırmayın, değerlendirin. Bayramiç, Gelibolu'ya 30 dakika mesafede, yani bu şu anlamada geliyor. Saros Körfezi'ne 20 dakika mesafede. Evreşe beldesine sadece 10 dakika mesafede. Hemen yol kenarında, güzel konumda, ormanla iç içe olan bir bölge. Evet, burada fiyatlar çok uygun. Bunu özellikle söylüyorum. Bu zamana kadar yatırım yapmayan, ben paramı biriktiremedim, biriktirdim ama nereye gitsem alacak param yok diyenler için 169.000 TL'den başlayan fiyatlarla parsellerimiz burada sizleri bekliyor. Yanlış duymadınız. 169.000 TL'den başlayan fiyatlarla herkesin bütçesine göre 170 metrekare yerimizde var, 200 metrekare yerimizde var, 270 metrekare yerimizde var, 350 de var, 500 metrekare de var. Benim param bu kadar ama ben bir tapu sahibi olmak istiyorum. Bu zamana kadar çalıştım, didindim, paramı biriktirdim ama bir türlü yetiştiremiyorum diyorsanız işte tam size göre. Hangisi uygunsa gelin buyurun, yerimizi görün, tapunuzu alın, sonra ödemenizi yapın. Dikkat edin, 169.000 TL'den başlayan fiyatlarla Ekin Gayrimenkul'den görülmemiş şok kampanya. Herkes toprak sahibi olsun diye bu kampanyayı başlattık. Ekran altında numaramız var. 0212 594 4 594 telefon numaramız. Arayın. Cumartesi pazar servisimiz var. Yerinizi ayırttırın. Servislerimiz ücretsizdir. VIP arabalarla gidiyoruz. Yerimize kadar götürüyoruz sizleri. Beylikdüzü'ndeki ofisimizden kalkışımız cumartesi ve pazar hem sabah 10'da ve 11'de. Sizin için hangisi uygunsa mutlaka telefona cevap veren müşteri temsilcimize bildirin. Notunu ona göre alsın ki servislerimizi kaçırmayın. 0212 594
4594. Kuş sesleri, koyunların buradaki güzel gezintileri, arkamız orman, oksijen bol, astım hastalarına birebir güzel bir mekan, güzel bir yer. Hayalini kurun, geleceksiniz buraya bir bungalov koyacaksınız, ayaklarınızı uzatacaksınız. Şu anda bakın o kadar güzel hava var ki. Buradan denizi göreceksiniz, ormanı göreceksiniz, bu kuş seslerini duyacaksınız ve huzur bulacaksınız değerli izleyenler. Evet, burada 169.000 TL'den başlayan fiyatlarla 169.000 liraya bir cep telefonu alıyorsunuz. Ama siz 169.000 liraya bir gayrimenkul sahibi oluyorsunuz. Aynı zamanda tapu masrafı da Ekin Gayrimenkul'e ait değerli izleyenler. 0212 594 4 594 telefon numaramız. Suyu yanı başında. Evet, sonrasında gölet projesi var. Hemen arazimize 1 kilometre ileride. Buraya o gölet projesi bittikten sonra, gölet oluştuktan sonra buraya güzelce doğa evleri yapılacak. Bu doğa evlerine arazimizin mesafesi sadece 1 kilometre. Evet, Bayram içine 5 kilometre, Evreşe'ye 10 dakika mesafede, Gelibolu'ya yarım saat mesafede, Saros Körfezi'ne ben buradan aracımla Körfez'e gideceğim. Geldim buraya cuma günü, kafamı dinledim, ayaklarımı uzattım. Güzel güzel oksijenimi aldım. Denize gideceğim, Saros'un o güzel suyunda yüzeceğim diyorsanız arazimizden 20 dakikada gerek Bolayır'a, gerek Güneyli'ye, gerek Ocaklı'ya varabiliyorsunuz değerli izleyenler ve suyunda, denizinde, körfezinde tadını çıkarabiliyorsunuz. 169.000 liradan başlayan bizi izlemeye devam edin. Evet, başpehlivanlarımız kura numarasına göre er meydanına. Evet. Başpehlivanlarımız kura numarasına göre er meydanına lütfen. Evet, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş Beyefendi'ye bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Destek küçük boy pehlivanlarımızdan Eyüp Berat Öztaş'mış. Ali Yanatma er meydanına. Yılmaz Kalyoncu çok acele cetvel hakemliğine. Başpehlivanlarımız lütfen er meydanındaki yerlerinizi alınız. Sıraya geçelim. 1 numara Ali Yanatma. Başaltı pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Evet, yine şu anda er meydanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bilal Özbeyefendi teşrif